Spiritüel gücünüzü kullanarak akıl almaz işler başarmanın en kısa yolu. Çok eski zamanlardan beri her öğretmen, aziz ve alim bize gücün sizin dışınızda bir yerden elde edilecek bir şey olmadığını söyledi. Gerçek güç, fiziksel düzlemi aşan ama onu da içeren bir bilinç seviyesi, farkındalıktır. Diğer bir deyişle, karşınıza gelecek olaylar ya da koşullardan bağımsız gerçek güç istifini bozmaz. Dalgaları kontrol edemezsiniz, ancak sörf yapmayı öğrenebilirsiniz. Güç yolu savaşçının yoludur ve kalabalık olması beklenemez. Gücü korumak ve arttırmak dünyadaki her insanın amacı olsa da, kişi bunun bilincinde olsa da olmasa da çok az kişi potansiyelini yakalar. Çoğu insan gücün kişisel bilincinin artması yerine dış olay ya da koşullardan kaynaklandığına inanır. Gerçekten aydınlığa erişmiş alimler kendi gezegenlerinin üstadlarıdır ve onlar bilincin yükseldiği her an yaşamın dış etkilerinin de paralel olarak değiştiğini anlar. Büyük bir çelişki, para, maddesel araçlar ya da herhangi bir dış etken odak noktasından çıktığı anda insanlar onlara daha fazla eğilim göstermelidir. Ancak daha büyük bir çelişki, daha çok güç kullandığımızda ve dolayısıyla sahip olabileceğiniz daha fazla şey olduğunda onları daha az önemsemeye başlarsınız. Yüksek seviyelerdeki güç ve bilinç öncelikleri kaydırmaya başlar. Çocukluğumdan beri gerçeklere karşı önlenemez bir açlığım vardı. Geleneksel yanıtlarla tatmin olamıyordum. 20 yıldan uzun bir süredir kimliğimle iletişim kurabilmek adına pek çok büyük öğretmenle çalıştım, uzun seyahatlere çıktım. Bilinci arttıran süreçler zamanın dışına ve evrenseldir. Güce erişmek basit olsa da kolay değildir. Zaten kolay olmaması gerekir. İsa, Buda ya da Krishna, hangi filozofu incelerseniz inceleyin, yaşamlarının disiplin, geçiş ayinleri ve kutsal ve insani benlikleri arasındaki mücadeleyle geçtiğini göreceksiniz. Romantikler size cennet bahçesine dönmeniz gerektiğini ya da esas ilahi kimliğinize uyanmamızı söyleyeceklerdir. Ben bunu çocukça buluyorum. Her şey bir yana, cennet bahçesi insanlığın cehaletten bağımsızlığa giden yolculuğunun bir benzetmesidir. Harfiyen dikkate alınmamalıdır. Bilinç ve ruh daha net bir ifade ve büyüme içindir. Her zaman ileriye giden, hiç geri adım atmayan. Cennet bahçesine dönüş, yetersizliğe, cehalete dönüş demektir. Doğudan şunu öğrendik. Makrokozmos neyse, mikrokozmos da öyledir. Kozmik akıl neyse, insan aklı da öyledir. Batı'da ise bu düşünce Hermes Trismegistus tarafından şöyle tanımlandı. Aşağıda neyse yukarıda da öyle. Gücün evrimi ve artışı daha yüksek seviyelerde fiziksel düzleme giren her yaşayan canlının sebebidir. Kozasından çıkan bir kelebek, topraktan yükselen bir çiçek, yeni doğan bir bebek ya da ulaşılan yeni bir bilinç seviyesi. Hepsinde aynı mücadeleye tanık olacaksınız. Bir varoluş seviyesinin ölümü, yeni bir seviyenin doğuşudur. Yaşayacak her yeni şey için önce bir başka şey ölmelidir. Doğum ve ölüm sonsuzlukta dans ederler. Evrim hem bir mücadele hem de bir doğum sürecidir. Ölüm ve yeniden doğuş mücadelesi evrimde her zaman var olmuş ve olacaktır. Bu yolculuğun İsa'nın yaşamından geleneksel din ile çıkarılması, onun sıradan ölümlüler için erişilmez görünmesine sebep oldu. Oysa İsa'nın niyeti ya da öğretileri bunu içermiyordu. Sonuç olarak Mesih inancı geliştirmek yerine İsa ile ilgili bir inanç geliştirdik. Aynı şekilde Buda yerine Siddhartha ile ilgili pek çok inanç vardır. Yıllarca Mesih'e ya da Buda'ya sağladıkları bilinç seviyesi yerine gerçekten bir bireyin ismiymiş gibi yaklaştık. Tarih İsa'nın takipçileri ortaya çıkmadan önce pek çok Mesih, bakire doğumları, mucizeler ve diriliş yılları olduğunu kanıtlıyor. Gerçek zaman dışıdır. Gerçek güç, insanı hedefini tam bir Buda ya da Mesih bilincine aktarabilendir. Ve bu her ne kadar gezegendeki her bireyin doğuştan hakkı ve nihai kaderi olsa da bunu anlayan insanların sayısı azdır. Yolda insanları durdurun ve nihai yaşam hedeflerini tanımlamalarını isteyin. Kaç kişi aydınlanma yanıtını verir? Neredeyse 0. Eğitim aldığım öğretmenlerden edindiğim kişisel deneyim, okuduğum kitaplar, keşfettiğim gerçeklikler ve çalıştığım gelenekler hiçbir şeyin tesadüfen olmadığını kanıtlıyor.
Her şey mükemmel bir düzen ve zamanlama ile en iyi şekilde ayarlanmıştır. Ego ya da küçük benliğimiz bu gerçeği kabul etse de etmese de. Sonuç olarak sizin bu kitabı okumanızın bile bir sebebi var. Okuyorsunuz çünkü okumanız gerekiyor. Yaşamınızın şu anında, tarihin bu zamanında sizin bu sayfayı okuyor olmanızın bir sebebi var. Tesadüf yoktur ve siz muhtemelen yola girdiniz. Yol seçmek, eşsiz ve övülmeye değer bir olaydır. Yolda kalmayı başarmak ise nadir rastlanan bir durumdur. Burada anlatılan kavramların pek çoğu size bir seviyede zaten tanıdık gelecek. Bu yüzden okumanızın amacı size hatırlatmak olacak. Diğer bir deyişle tekrar hatırınıza dahil etmek. Bazıları diğerlerinden daha derin, daha mistik ya da daha pratik gelebilir. Ancak her biri gereklidir ve sizin için kendi gücünüzün kişisel yolculuğunda şu anda bulunduğunuz noktaya göre anlam kazanacaktır. Bu kitap sonsuz benliğinizin farkına varmanız için 29 ilke içeriyor. Çoğu anlaşılması gayet kolay, uygulaması ise zordur. Ayrıca ilk kez ya da farklı bir şekilde düşüneceğiniz bazı öngörüler ve bakış açılarına da rastlayacaksınız. Sonuçta bu çalışmayı bilmek sizin kaderiniz. Şimdi savaşçının yolunda, gücün yolunda yürüme sırası sizde. Savaşçı kelimesini okurken aklınıza vahşi, testosteron yüklü bir erkek gelebilir. Burada sözü edilen ya da ihtiyaç duyulan savaşçı bu değildir. Savaşçı ruhu erkek ve kadındır. Benim sözünü ettiğim savaşçı, harici olaylar ve insanlarla bir savaşın içine girmez. Gerçek gücün savaşı, bilincin içsel aleminde, eşsiz olma, toplu kitlelerin programlamasından uzakta, tanrıların yolunda bir mücadeledir. Yaşamınızdaki gerçek savaşın çevrenizle, işinizle, ekonomiyle ya da sizin dışınızda herhangi bir şeyle ilgisi yoktur. En büyük savaş sizin içinde en korkunç rakibi karşı olandır. Bizim dünyamızda oluşmaya başlayan bir güç hareketi vardır. Düşüncenin var olan biçimleri kendi miladını doldurdu ve şimdi ruhani savaşçıların yeni bir türü, zaman dışı gerçekleri modern bir şekilde izliyor ve uyguluyor. Bilinç gelişir ve genişler, ileriye gider, asla daralmaz, küçülmez. Bizim çağrımız geleneksel değerlere ya da eski öğretilere ve uygulamalara dönmek adına değildir. Bizim çağrımız zaman dışı olanı yakalamak ve onu günümüz dünyasına uygulamaktır. Eski güzel zamanlara dönmek yerine sürekli olanı bulmak ve bugün uygulamak için modern sonsuzluğa açılmaktır. Gezegen olarak dengeli ve hazırız. Bu tüm iyi niyetiyle değiştirmeye çalıştığı sistemin yinelemesi haline gelen bir yeni çağ düşüncesi değildir. Pek çok iyi niyetli arayışçı kristallerini ovdu, ışığa adım attı, geçmiş yaşamları keşfetti ve medyumlarına danıştı. Bu uygulamaların bir zamanı ve yeri olsa da genelde gerçek gücün ustaları yerine divan savaşçıları yarattı. Bağlılık ve istek geliştirmediğiniz sürece büyük önem taşıyan hiçbir başarıyı yaşamınızda göremezsiniz. Savaşçının yolu bireysel ve toplu bilincin mistik ve uygulamalı bir yükselişidir. Mistik uygulama, disiplin ve uygulamalı tatbik olmadan boş bir tuvaldir. Güç de somut sonuçlar yaratana dek boş bir tuvale benzer. Gücün yoluna hoş geldiniz. 1. ilke, egoya aşmak. Buradan başlamamızın sebebi egonuzu aşmanın karşılaşacağınız en zorlu mücadele olmasıdır. Ego herkesçe bilinen bir nimet ve lanettir. Ego nimeti, bilincinizin ilerlemesi için geliştirilmesi gereken bir birey kimliği formunda gelir. Bu kimlik sizi kitlelerden ayıran ve eşsiz durmanıza olanak tanıyan bir faktördür. Bu ayrılık ya da eşsiz olma durumu en nihayetinde bir yanılsama olsa da gelişiminizde önemli bir adımdır. Normalde bireysel ego kimliği dünyadan ayrı olarak 3 ila 6 yaşlarında gelişmeye başlar. Psikologlar buna fert olma diyorlar. Bu eşsizliği geliştirmek bilinç evrimindeki gerekli denetim noktasıdır, kamp alanı değil. Ne yazık ki çoğu insan buraya çadır kurup ömürlerini burada geçiriyorlar. En nihayetinde hepimiz bir kaynaktan geliyoruz. Bu kaynağı ister Tanrı deyin, isterseniz enerji, ruh ya da canınız ne isterse, ama bilim adamından alime kadar her önemli öğretmen bu kaynağın varoluştaki her fiziksel varlığın temel tuğlası olduğu konusunda hemfikir. Egonuz hayal gücü ve hafıza yığınından başka bir şey değil. Egonuz siz değil, siz bir enerji alanısınız ve bir güç adayı olarak kendinizi bu şekilde görmelisiniz.
Tropik yağmur ormanlarında en son yapılan araştırmalara göre tüm farklı ağaçlar aslında aynı evrensel kök sistemine sahiptir. Tek bir nihai kaynağın ortaya konuluşu, daha büyük kitlesel bir alanda işlev gören pek çok bireysel enerji alanı. Aynı şekilde siz de tek bir nihai ve sonsuz benliğin eşsiz bir yansımasısınız. Ancak ego kendini ayrı ve bağımsız olarak görür ve bu sizin yolculuğunuzun ilk dönemleri için gerekli olsa da evrim açığa çıktıkça bu düşünce tarzı çocukça ve sınırlayıcıdır. Ego, doyumsuz, kendine güveni olmayan ve kurnaz bir karakterdir. Öncelikli motivasyonu kibirdir. Daha çok, daha iyi, daha büyük, en iyi. Egonuz genelde sahip olduğunuz enerji ve gücü tüketir. Şunu düşünün. Bir günde kendinizi savunarak ne kadar enerji yakıyorsunuz? Doğru imajı koruyarak ve yansıtmaya çalışarak mı? İnsanları kazanmaya çalışarak mı? Sizi sevmeleri ve onaylamaları için didinerek mi? Sizin en iyi ya da en kötü olduğunuza ikna ederek mi? Değerli ya da değersiz olduğunuza mı? En çok sevilen, hor görülen, yanlış anlaşılan, talihsiz, şanslı. Liste uzayıp gider. Egonun bir numaralı korkusu soyunun tükenmesi ya da ölümdür. Bu yüzden enerjinizi bir vampir gibi emer, kendini gerçek kılmak için her yola başvurur. Tüm büyük gelenekler ego ölümünün gücün izinde gerçekleşmesi gerektiğini söyler. Dahası bilincin en önemli gelişimi neredeyse her zaman bir düşüş ya da yaşanan zorlu bir olay ile gerçekleşir. Yalnızca gerçek gücün idaresine eğitebildiğiniz zaman potansiyelinizi yakalamanız mümkündür. Steroidlerdeki bir yaban domuzu gibi egoda hiçbir zaman tatmin olmaz. Çünkü odak noktası dışarısıdır. Tatmin, neşe, huzur ve gerçek güç tamamen içseldir. Siz zihnen bu konuda hemfikir olabilirsiniz ama bu kavramı içselleştirmek başka bir şeydir. Ego değişimden ve tahmin edilemeyen koşullardan nefret eder. Hep rahat olmak, bir rutini izlemek ister. Kontrol yanılsamasını da bu şekilde korur. Gerçek gücünüzü geri almak için sürekli uyanık ve tetikte olmanız gerekir. Egoyu ehlileştirmenin bir yolu kontrolü elinden almaktır. Rahatsızlıkla rahat olmalısınız. Rutinleri bırakın, sizi zorlayacak şeyler yapın. Şu anki imajınızın yapmayı hayal bile edemeyeceği şeyler yapın. Benim güç yolculuğu programımda katılımcılara kendi imajlarını yıkma ve farklı dünyalara adım atma fırsatı sunuyorum. İlerlemek için siz de aynısını yapmalısınız. Yapabileceğinizi asla tahmin etmediğiniz bir şeyi yapmak için kendinize meydan okuduğunuz anda sınırları zorlamak gibi fiziksel, zihinsel ya da ruhsal olasılıklarınızı ve gücünüzü arttırmışsınızdır. 3 yıl boyunca kendimi her gün saat kaçta yatmışsam yatayım ya da kendimi nasıl hissediyorsam hissedeyim, egzersiz ve meditasyon yapmak için sabah 4'te uyanmaya alıştırdım. Yalnızca 3 saat uyku uyuyabilirken bu sızlanan egomun yapmak istediği son şeydi. Sizin bir savaşçı olduğunuzu ve sorumluluğun sizde olduğunu kanıtlamak için en uygun zaman egonuzun size rahatsızlık veren bir şeyi yapmamanızı söylediği zamandır. Yapın. 3 yıl sonra bu iş benim için rahat bir hal aldı ve rutine dönüştü. Yani değiştirmenin zamanı gelmişti. Bu kez saat kaç olursa olsun kendi kendime uyanmayı seçtim. Öğlen uyandıysam öğlen uyanmış oldum. Buna göre programımı değiştirdim. Bu egomu çılgına çevirdi. İçimdeki ses bana sürekli ne kadar tembel ve verimsiz olduğunu söyleyip durdu. Sabah 4'te uyanmamak için kendimle savaştım. Tahmin edilebilirlik yaratmıştım ve zamanında rahatsız eden şey rahata dönüşmüştü. Savaşçının en büyük dayanaklarından biri tahmin edilemez ve erişilmez olmasıdır. Yani egonun isteklerini geri çevirerek kendini davranış kalıplarının içine sokmayı reddetmesidir. Bu ilkenin her zaman bilincinizin ve gücünüzün artmasında kilit bir faktör olduğunu ve olacağını unutmayın. Alışkanlık kalıplarınızı kırmak için çılgınca şeyler yapın. Buz gibi suda duş alın, bu egonuzu delirtir. Başkaları uyurken siz yemek yiyin, onlar uyanıkken siz uyuyun. Çevrenizi ve koşullarınızı sık sık değiştirin. En sevdiğiniz kıyafetinizden ya da mobilyanızdan vazgeçin. Kendinize zaaf değil, güç yaşamına adandığınızı hatırlatın. Yıllarca Peru'da bir öğretmenle çalıştım. Onunla çalışmak için 2 hafta boyunca Ant Dağları'nda 16.400 fit yüksekliğe tırmanmak ve kamp yapmak zorundaydım. Ne kadar formda olursanız olun, o seviyede nefes almak zor,
Özellikle de deniz seviyesinde yaşamaya alışmışsanız. Ancak gücün yolu savaşçının yoludur ve kalabalık olması beklenemez. Pek çok kez kendime sorumlunun sızlanan enerji vampiri egom ya da ilk günden pes etmek isteyen bedenim değil, ben olduğumu hatırlatmam gerekiyor. 1. Belirli bir yaşam tarzına, rahatlığa, belirginliği ya da mutluluğunuzun kontrolüne ihtiyaç duyuyor musunuz? 2. Arzu ettiğiniz imajı yansıtmak ve korumak için günde ne kadar enerji harcıyorsunuz? 3. Yaşamınızın ne kadarı belirli bir rutine oturmuş durumda? Spiritüel bir enerji alanı olarak tüm bu fiziksel olağanlıklar zayıf ve güvensiz egonun kontrolü elinde tutmasının bir ürünüdür. Güvensiz ve muhtaç egonuza hayır diyerek gücünüzü arttırın, daha üst bir bilinç düzeyinde yaşayın ve sizin gerçek kimliğiniz olan tek kaynakla iletişim kurun. 2. ilke, kişisel geçmişinizi silin. İsimler, Keltler, Brahminler, Gnostikler, yerel şamanlar, Hristiyan mistikler ve daha pek çoğu da dahil tüm eski gelenekler yükselmenin bir mihenk taşı olarak ölüm ritüellerine sahiptir. İsa'nın deyimiyle, bir insan arınmadan Tanrı'nın krallığından adım atamaz. Popüler dogmanın aksine bu günah çıkartma ve kurtarıcınız olarak sizin dışınızda bir başkasını kabul etme ritüeli değildir. Siz kendi kurtarıcınız olmalısınız. Unutmayın, Tanrı bir enerji alanıdır. Siz de öyle. Cennetin krallığı içinizdedir. Öyleyse bir insan kendi varoluşu içinde spiritüel güce nasıl gerçekten adım atar? Tıpkı egoyu ehlileştirmek gibi geçmişinizi saf dışı bırakmak da güçlü bir adımdır. Sizin bir geçmişiniz yok, egonuzun var. Bu geçmiş ego zihninizin hafızasından başka bir şey değildir. Size olayların geçmiş dönemlerde yaşanmadığını söylemiyorum. Elbette yaşandılar. Ancak hadiseler sadece hadisedir. Sizin onlara yüklediğiniz anlamlar kadar anlamlıdırlar. Siz hafızanızda onlara yer verdiğiniz sürece var olurlar. Onlara farklı bir şekilde bakın ya da hepsini bırakın. Yaşamınız inanılmaz bir biçimde değişecek. Dünya kendi yaşantısı için geçmişteki olayları, deneyimlerini, yetiştiriliş biçimlerini, ailelerini ve toplumu suçlayan insanlarla dolu. Bu son derece yanlış ve hayalidir. Varoluşta gücün en büyük hırsızıdır. Bu olayların bir etkisi olsa da siz istediğiniz sürece sizi asla kontrol edemezler. Unutmayın, yaşamınızda her şeyin sahip olduğu tek anlam sizin kendi yargılarınızla ona yüklediğiniz anlamdır. Yargı ve gözlem birbirinden ayrı şeylerdir. Yargı, doğal bir olay üzerinde olayların nasıl gelişmesi gerektiğine dair kendi düşüncelerinizi dayatmaktır. Gözlem, doğal bir olay üzerindeki nesnel farkındalıktır. Geçmişinizde yaşanan pek çok sözde kötü olay size inanılmaz bir kuvvet ve tecrübe kazandırmış olabilir. Hatta bunu garanti ederim ve bir noktaya kadar siz zaten bunun doğru olduğunu biliyorsunuz. Bir savaşçı ile pısırık arasındaki fark, savaşçının her şeyi bir fırsat olarak gözlemlemesi, pısırığın ise her şeyi bir nimet ya da lanet olarak yargılamasıdır. Yargı, egonun harekete geçmiş halidir. Kendinizi hızlı bir spor arabayla otoyolda giderken hayal edin. Saatte 140 kilometre hıza erişiyorsunuz. Şimdi önünüze bakarak değil, dikiz aynasına bakarak gidin. Kesin bir felaket yoldadır, değil mi? Peki geçmişe odaklanırken geleceğe doğru süren kaç kişi tanıyorsunuz? 20'li yaşlarımın başlarında hız teknesi olan bir arkadaşım vardı. Hani şu testosteron yüklü, uzun, düşük ve aşırı hızlı teknelerden. Gölde gezintiye çıkar, mümkün olduğunca havalı görünmeye çalışır, bayanların dikkatini çekmek için her şeyi yapardık. Havada teknenin gürültüsüyle suyun üzerinde hız yaparken hep arkadaki güçlü motorlara ve suda bıraktıkları büyük ize bakardım. Düşünmenizi istediğim ilk soru şu: o iz ne? Yanıt: sadece arkamızda bıraktığımız bir yol. İkinci soru: o iz tekneyi ileri götürebilir mi? Elbette hayır. Son soru: tekneyi kim kullanır? En önemli yanıt: şimdiki zamandaki enerji. Burada bir metafor var mı? Evet, bence var. Sizin kişisel geçmişiniz arkanızda bıraktığınız bir yoldan başka bir şey değildir. Teknenin arkasında bıraktığı iz nasıl onu ileri götüremiyorsa, sizin geçmişiniz de yaşamınızı sürdürmenizi sağlayacak beceriye sahip değildir. Sağlayamaz demiyorum. Sadece
kişisel geçmişiniz kaderinizi belirleyecek beceriye sahip değildir diyorum. Eğer is ve şimdiki zaman enerjisi gerçeğe net bir şekilde anlaşılsaydı, saatlerce süren terapilere ve harcanan dolarlara gerek kalmazdı. Elini sabana koyup geriye bakan hiç kimse Tanrı'nın krallığına ulaşamaz. Luke 9.62. Kim olduğunuzu biliyorsanız, gerçekten biliyorsanız, geçmişinizi bir anda silebilirsiniz. Değişim, insanların sandığının aksine bir saniyede olur. Hep uzun bir süreç gibi görünür ama değişime götüren her şey aslında değişim anına götüren bir yoldur. Şimdi, geçmişinizde ilerlemekten vazgeçmek için uygun bir zaman değil mi? Geçmişiniz sadece bir yanılsamadan ibarettir ve zihninizde yaşar. Ancak çoğu insan bu bilinçte olmadığı için seminerlerimde büyük bir zamanımı katılımcılarımın enerjiyi sömüren geçmişten kurtulmalarına ayırıyorum. Geriye bakarak harcadığınız her an, şimdiki zamandan değerli enerjinizi ve canlılığınızı çalmaktır. Güç yolculuğunuzda dahil olabileceğiniz en önemli aktivitelerden biri geçmişinizi silmektir. En büyük gücü elinde bulunduran savaşçı, kişisel geçmişi olmayandır. Aslında bu göründüğü kadar tuhaf bir durum değil. Bilim adamları bize tüm bedenlerimizin aşağı yukarı her 70 yılda yerini bir başkasına bıraktığını söylüyor. Her hücre, kemik ve organ gerçek anlamda ölüyor ve yeniden doğuyor. Bu bilinçle 70 yıl önce olduğunuz insanın artık zihninizin dışında var olmadığını fark edersiniz. Bu yüzden geçmişinizde yaptığınız tüm hatalar ve yaşadığınız tecrübeler gerçek anlamda siz değilsiniz. Tabii aklınızın dramlarına bağlanmaktan vazgeçtiğinizde. Çoğu insan geçmişinde yaşadığı acılara odaklanarak, bir diğer çoğunluğu da eski güzel günleri anarak enerjisini tüketir. Her iki bakış açısı da eşit derecede sınırlayıcıdır. Orada oturmuş eski güzel görkemli günlerden konuşup hayaller kuruyorlar. Bruce Springsteen. Tıpkı acının izini bırakmak gibi bir savaşçının vereceği en önemli kararlardan biri artık sınırlarını aştıkları çevre ve ilişkilerden uzaklaşmaktır. İlerlemek için cesaretiniz olmalı. Bunu eskimiş ve artık size olmayan bir kıyafeti vermek gibi düşünün. Gitmesine izin verin. Yetişkin yaşamımın büyük bir çoğunluğunda avare bir insan oldum. Bir noktada 3 yıl içerisinde 5 kat ileri gittim. İlk başta bu size yapay bir değişim gibi gelse de bilinçli bir ilke olarak uygulandığı takdirde çok güçlü olduğunu kanıtlar. Size yeni bir şehre taşınmanın yaşamınızı değiştireceğine ya da ilişkinizi kurtaracağına inanmadığımı söylememe izin verin. Bir keresinde perişan bir çift bana yeni bir şehirde yeni bir başlangıç yapacaklarını söylemişti. Onlara hatırlattım. Yeni bir şehre taşınsalar da ikisi yine orada olacaklardı. Bu insanın yanıt bulmak için kendini incelemektense dış etkenleri değiştirmeye çalışmasına klasik bir örnektir. Unutmayın, bu mücadele sizin içinizde. Diğer bir deyişle, yer değiştirmek gelişim sağlamaz. Sorunlarından kaçmak için sürekli yer değiştiren biri için bir yerde uzun süre kalmak, egoyu kendine getirmek için iyi bir yoldur. Bir savaşçı olarak biraz çabayla kendinizi ve hareket halindeki kimliğinizi yeniden şekillendirebilirsiniz. Aynı zamanda kendinizi stratejik ve bilinçli bir şekilde bazı kısır döngülerden ve kalıplaşmış çevrelerden uzaklaştırabilirsiniz. Önemli olan sizin radikal bir biçimde farklı bir insana dönüşmeniz gerektiğidir. Benim için taşınmak, alışılandan vazgeçme, ilerlemek için nasıl görüneceğime karar verme, kimi ve neyi geride bıraktığımı anlama ve rahat arayışındaki egomu ters düz etme ritüeline dönüştü. Geçmişinizi silmek, şimdi, şu anda enerjinize yoğunlaşmak için kendinizi adamaktır. Güç şimdi şu anda vardır. Diğer her şey sadece zihninizde yaşar ve enerjiyi tüketir. Ailenizin, eğitiminizin, doğum sıranızın ya da herhangi bir tecrübenizin sizi siz yaptığı ya da tanımladığı inancından vazgeçin. Yaşamınızdaki enerji vampirlerinden, artık aştığınız alışkanlıklardan, çevreden ve ilişkilerden vazgeçin ve yolunuza bakın. Bu sınırlı yaşantıdan uzaklaşmaya istekli olun. Geçmişinizi silmek için pek çok süreç, yöntem ve ritüel olsa da hem modern hem geleneksel, sonuçta geçmişiniz niyet, inanç ve artan güç ile silinir. Kabala'ya göre tüm Batı ezoterik düşünce okullarının temeli, sizin ve benim burada olmamızın tek sebebi bireysel bilincimizi arttırmaktır.
Bu gerçek tüm spiritüel, bilimsel ve evrimsel anlayışlarla uyumludur. Yaşamınızda sizin için bir diğer önemli adım, sizin bir ruhtan geldiğiniz ve kusursuz bir başyapıt olarak kutsal akılda tutulduğunuzdur. Siz kendinizi yaratmadınız, kusursuz bir biçimde yaratıldınız ve kusursuz yaratıcı kaynağın aklında kusursuz bir varlık olarak yer alıyorsunuz. Bu yaşam yolculuğunda sizin için ve sizin tarafınızdan seçilen her şey tek bir amaca hizmet eder. Gelişmenize ve yücelmenize. Genelde en zorlu yaşam şartları en büyük armağanları getirir. Bu uyanışı tecrübe ettiğinizde yaşamınızın bu yüce dramında her şeyin kusursuzluğunu hatırlayacak, bir kez daha ve ona şükredecek, hakkını verecek, gitmesine izin verecek ve yolunuza devam edeceksiniz. Uyanın. Metafiziksel ve fiziksel bir seviyede inanılmaz bir güç ve rahatlama hissedeceksiniz. Bu arınmış olma halinin gerçek anlamıdır. 3. ilke. Az çoktur. Bu egonuzun karşı çıkacağı bir kavramdır. Ancak savaşçı, gücün oyuncaklardan, incik boncuktan, püsküllerden ve süslerden gelmediğini anlar. Aslında ne kadar çok şeyiniz varsa gücünüz o kadar tükenir. Paradoks, daha az daha çoktur, daha çok ise daha az. Bu bir şekil ya da formda daha önce duyduğunuzdan eminim ama bu paradoksu gerçekten anlıyor ve yaşıyor musunuz? Gerçek şu ki, Batı toplumundaki pek çok insan yaşamını maddi araçların ötesinde yaşar. Gelir, masrafa bir boy kısa gelir. Her şey korunmak için enerji gerektirir. Bir şey ne kadar iyiyse tipik olarak daha çok ilgili ve enerji gerektirir. Lisedeyken aldığım ilk külüstür arabamı hatırlıyorum. Benzin ve yağ dışında çok az enerji harcamıştım. Bir noktada bir duvara çarptım. Bu uzun bir hikaye, burada anlatmayacağım ve çamurluğu çatlattım. Yaptırmak ya da aileme söylemek yerine çöküntünün üzerine çamur sürdüm ve öylece bıraktım. Arabamı hiç yıkamadığım için planım gayet güzel işledi. Ta ki tamamı harap olana dek. O noktadan sonra bir arazi dolusu çamur bile hasarı kapatamazdı. İlk arabamda enerji harcaması olsa da minimum seviyelerdeydi ama yine de vardı. Artık arkadaşlarımın arabasında gezmediğim için durup benzin almam, benzin ve yağ karşılayacak parayı kazanmam, bir yere park etmem, anahtarlık almam, anahtarlarımı nereye koyduğumu hatırlamam vesaire gerekiyordu. Anlatabildim mi? Ve bu harcama sadece araba güzelleştikçe artar. Bir Porsche almak bir servet. Arabaya ödeyeceğiniz para sadece bir başlangıç. Bir de üzerine harcadığınız zihinsel enerji var. Çizilmeyeceği bir yerde park yeri bulmak gibi. Güzel bir eve ya da arabaya sahip olmanın hoş bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Belki. Ödemeler sonsuz harcamaların ve bakım masraflarının sadece ilk aşamasıdır. En nihayetinde size ne kazandırır? Neşe, mutluluk ve güç kazandırır mı? Yoksa sonunda eşyalarınızın aslında size sahip olduğu enerji harcamalarını mı dönüşür? Toplum ne düşünürse düşünsün, aslında hiçbir şeye sahip değilsiniz. Şu anda sahip olduğunuz her bir parça bir gün bir başkasının olacak. Siz burada, bu formda olduğunuz sürece yalnızca geçici muhafızsınız. Arabanız, giysileriniz, mücevherleriniz, her şey. Sadece sonsuz olan şey gerçek değere sahiptir. Potansiyel enerjiye doğru ilerlemeye başladığınızda yeni bir süsü karşılayabilirsiniz. Savaşçı enerjinin gücün ise enerji olduğunu anlar. Eğer sürekli para harcıyor ve rezervlerinizi genişletiyorsanız asla tam olarak güce sahip olamazsınız. Bu fiziksel olduğu kadar zihinseldir de. Neye sahip olursanız olun, ego hiçbir zaman tatmin olmayacaktır. Hayallerinizdeki arabayı, evi, oyuncağı, geliri alın ve hiçbir zaman yeterli olmayacağından emin olun. Sizin küçük ego benliğiniz hep daha fazlasını isteyecektir. Ne kadar çok şeye sahip olursanız o kadar çok enerji harcamanız olacak. Sonuçta koruyacak ne kadar çok şeyiniz olursa o kadar enerji harcayacak ve rezervlerinizi o kadar kısıtlayacaksınız. Dahası tonlarca şeyi bir veya iki şey kadar çok takdir edemezsiniz. Güzel bir tablonuz varsa onu bir ev dolusu güzel tablonuz olduğunda hissedeceğinizden daha çok takdir edersiniz. Sınırsız incik boncuktansa bir veya iki şeye daha çok değer verirsiniz veya daha az enerji harcarsınız. Bolluk en büyük hakkınız ama savurgan olmak gibi bir hakkınız yok. Arada önemli bir fark vardır. Anlayın ve kontrol edin.
Siz mi ihtiyaçlarınızı kontrol ediyorsunuz, yoksa onlar mı sizi? Eşyalarınızı siz mi kullanıyorsunuz, yoksa onlar mı sizi kullanıyor? Kendinizi son derece basitleştirilmiş bir yaşam tarzına adayın. Daha önce belirttiğim gibi sürekli taşınırım ve son birkaç yıldır her yıl düzenli olarak taşındım. Her ne kadar taşınma süreci benim ego benliğim için en rahat aktivite olmasa da maddesel şeylerden vazgeçebilme ve yeni yerler ve çevreler keşfetme esnekliğini ve özgürlüğünü seviyorum. Ego rahatlığı, kontrolü ve tahmin edilebilirliğe değer verdiği için bu egoyu çılgına çeviriyor. Bu da zaten gücü harekete geçiren şeyin ta kendisi. Taşınarak teşvik edilen bir diğer güçlü uygulama, dolabımdaki ve evimdeki değersiz çerçöpten arınmaktır. Bir şeyi bir yıldır hiç giymemiş ya da kullanmamışsanız ondan kurtulun. Yepyeni ya da pahalı bile olsa. Siz bereketlisiniz, bu yüzden tutmaya ya da biriktirmeye gerek yok. Belli ki enerji o nesneyi terk etmiş, yoksa düzenli olarak kullanıyor olurdunuz. Yer kaplamak ve enerji çalmaktan başka bir fonksiyonu yok. Bu tip eşyaları onları takdir edecek ve kullanacak birine verin. Bu sırada önemsiz ikinci el satış falan yapmayın. Bir koltuk ya da bir yemek odası takımı ya da size kaça mal olduğunun hiçbir önemi yok. Eski eşyalarınızı satmak, eksik ve sınırlı bakış açısı olan bir beynin aktivitesidir. Verin gitsin. Küçük ego benliğinize sınırsız ve bereketli olduğunuzu kanıtlayın. Küçük ego benliğinize sınırsız ve bereketli olduğunuzu kanıtlayın. Güzel şeylere sahip olmamanız ya da onları takdir etmemeniz gerektiğini söylemiyorum. Aslına bakarsanız tam aksi. Kıymetini bilmediğim bir ev dolusu eşyaya sahip olmaktansa gerçekten takdir ettiğim birkaç şeye sahip olmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha az, daha çoktur. Keyif ve bağlılık arasındaki fark hayati bir anlayıştır. Şu anda yaşamınızda gerçekten ihtiyaç duyduğunuza inandığınız bir şey var mı? Bırakmak ya da vazgeçmek istemediğiniz bir şey? Yanıtınız evetse bağlanmışsınız demektir. Bağlılık herhangi bir seviyede sizi zayıflatır. Savaşçı her şeyden keyif alma özgürlüğüne sahiptir. Ama giderse gider, o istifini bozmaz. Öncelikle endişenizden enerji tasarrufu yapın. Savaşçı zayıflar ve kabalaşır. Janis Joplin'in söylediği şarkıdaki gibi, kaybedecek bir şey kalmayan için özgürlük sıradan bir kelimedir. 4. ilke, kendiniz için yaşayın. Biz dış etkenlere bağlı bir dünyada yaşadığımız için esnek kimlikli bireylere dönüştük. Kendimizi, eşyalarımızı, işlerimizi, ünvanlarımızı, komşularımız, maaşımız, ilişkilerimiz, itibarımız olarak düşünmeye koşullandırıldık. Kimsin sorusunu sorun ve 100 yanıttan 99'unda o kişinin ne yaptığını ya da neye sahip olduğunu duyacaksınız. Eğer siz sahip olduğunuz şeyseniz, o zaman ona sahip olmadığınızda hiç kimse olacaksınız. Yaptığınız işseniz, onu yapmadığınızda hiç kimse olarak kalacaksınız. Siz yaptığınız ya da sahip olduğunuz şey değil, bundan çok daha fazlasınız. Anne ya da baba değilsiniz, çocuklarınız var. Mühendis, satış temsilcisi, muhasebeci, avukat ya da doktor değilsiniz. Siz bu işi yapıyorsunuz. Herkes ve her şeye aksi fikirdeyken siz inandığınız şeyi savunabilir misiniz? Ne kadar sıklıkla başkalarını mutlu etmek ya da kabul görmek için bir şeyler yapıyorsunuz? İnsanları kazanmak için çaba gösteriyor musunuz? İnsanlar sizin hakkınızda kötü düşündüğü zaman üzülüyor musunuz? Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar kendiniz için mi yoksa başkaları için mi yaşadığınızı, onların fikirlerinin sizinkilerden daha önemli olup olmadığını belirler. Güç yolu, kutsallığınızı ve sonsuzluğunuzu anlamanın bir yoludur. Ben, yaratıcı kaynağın güç yolculuğundaki çocuğuyum diyebilirsiniz. Bu kusurlarınız için bahaneler bulduğunuz anlamına gelmez. Sadece elinizden gelenin en iyisini yaptığınızda, herhangi birinin ya da bir şeyin size onaylamasına ihtiyaç duymadığınızı gösterir. Siz kendinizi onaylarsınız. İlk kez konuşma yapmaya başladığımda sunumlar yapıyor, bazen alkış ve tezahüratlar alıyordum. Bu arada şimdi anlıyorum ki eğer yaşamınızda tezahüratlarla karşılaşıyorsanız insanları düşünmeye ve büyümeye zorlamıyorsunuz demektir. İnsanlar genelde hemfikir oldukları ve rahat hissettikleri zaman alkışlarlar. Sonuçta tüm izleyiciler beni sevmiş olabilirdi ama bir insan yanıma yaklaşıp olumsuz bir yorumda bulunduysa tüm günüm mahvolurdu. Aynı şekilde
Kaç kere bir arkadaşa ya da akrabaya pek enerji ve çaba gösterip üzerinde düşünüp bir hediye aldınız ve onlar onu beğenmedi. Nasıl hissettiniz? Eğer duygularınız incindiyse bu sizin nesnel merkezli olduğunuz anlamına gelir. Siz aldığınız, sahip olduğunuz ya da yaptığınız yılbaşı hediyesi ya da herhangi bir şey değilsiniz. Bundan çok daha fazlası var. Abraham Maslow, öz farkındalığın en yüksek seviyesinin başkalarının olumlu fikirlerinin de ötesinde olduğunu söylemişti. Sürekli dışarıdan kabul görme ve desteklenme ihtiyacından kurtulun. Onay istemekten ve oyuncak ve incik boncukla önemli hissetmekten vazgeçin. Ayağa kalkın, uyanın, gücü elinize alın, harekete geçin ve kutsallığınızı ve sonsuz kimliğinizi hatırlayın. 5. ilke. Kendinize güvenin. Başkalarının desteği ya da yardım olmadan ayakta durabilir misiniz? Kimsenin yanınızda olmadığı, size yardım etmediği bir çevrede güçlü olabilir misiniz? Savaşçı güç yolunda yürür. Sonuçta kimsenin zorunlu olmadığı bir hayat yaşar. Eğer bunun küstah veya mesafeli olduğunu düşünüyorsanız, gerçeklerden çok uzaksınız demektir. Birini ya da bir şeyi seçmek ile ona ihtiyaç duymak arasında büyük bir fark vardır. Size hemen bir örnek vereyim. Diyelim bir kızınız var ve ona nasıl lastik değiştireceğini hiç öğretmediniz. Bir gece ana yolda tek başına ilerlerken lastiği patlar. Şimdi ne olacak? Kim gelirse ona muhtaç. İyi bir noktada değil. Seçeneği ve tercihi yok. Diğer bir deyişle bağımlı. Tam tersi diyelim. Ona nasıl lastik değiştireceğini öğrettiniz ve aynı olay başına geldi. Şimdi bir seçeneği var. Giysilerini kirletmemek için lastiği değiştirmemeyi seçebilir ama etrafta bu işi yapacak kimse yoksa o zaman kesinlikle değiştirecektir. Şimdi kendine bağlıdır. Bağımlılıktan bağımsızlığa doğru bir süreç vardır. Bunu birbirine bağlı olma izler. Her biri bir sonraki için gereklidir. Diğer bir deyişle önce bağımsız olmamışsanız birbirine bağlı olamazsınız. Bağımlılık bir insanın kendini hapsettiği tuzak, ihtiyaç ve zaaf alemidir. Bağımsızlık kendi otobüsünüzün şoförü olabileceğiniz, kendi kaderinizin kontrolünde olduğunuz ve hayatta kalmak ve yaşamınızı sürdürmek için hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacınızın olmadığı bir kendine bağlılık seviyesidir. Bu sürekliliğin en yüksek seviyesi birbirine bağlılıktır. Yani bu seviyede her ne kadar yalnız olabilseniz de başkalarıyla iletişim kurmayı ve yaşamayı seçersiniz. Kendinizi yaşamanıza deneyim, yetenek ve yeni fikirler kazandıracak insanlarla çevrelersiniz. Çünkü bunun sonucunda yaşamınız gelişir. İlk izleminiz en yüksek seviyede yaşadığınız olabilir ama lütfen kendinizi kandırmayın. Dürüst olun. Ne kadar bir yalnızlık çekebilirsiniz? Kişisel ilişkilerinizi ihtiyaçlardan uzak yaşayabilir misiniz? Gerekliliklerden uzaklaşabilir misiniz? Savaşçı her gün, her zaman, her yerden uzaklaşabilir. Savaşçı hiçbir şekilde bağımlı ya da muhtaç değildir. Bu tutumun katı ve sevgisiz olduğunu sanmayın. Aslında gezegendeki en sevgi dolu ve başarılı ilişkiler, ister kişisel olsun ister iş, iki veya daha çok kendine dayanan bağımsız insanın durdurulamayacak bir karşılıklı bağlılık oluşturmak için bir araya gelmesiyle oluşur. Tamamen kendinize dayanan bir insan olmak tecrübe gerektirir. Bu genelde egoya sıkıntı ve acı verir. Gerçek anlamda hayat, egonuz planlar yaparken size neler olduğudur. Kişisel ve iş yaşamımda çok zorlu ya da büyük acı veren bir olayın beni yepyeni bir aleme taşıdığı sayısız zaman oldu. Kuantum sıçrayışlarının genelde bir ölüm ya da düşüşten sonra geldiğini unutmayın. Eminim geçmişe baktığınızda sizde en zor zamanlarınızın en harika öğrenme ve büyüme tecrübelerine dönüştüğünü fark edeceksiniz. Güç ve kendine dayanma bu gerçeği geçmişe bakarak değil, ateş altındayken anlayarak oluşur. Önemli bir çelişki, siz kendi öykünüzü yaşarken bir yandan daha büyük bir oluşumun içinde olmanız, belki de yaşamın kutsal oyununda rol alıyor olmanızdır. Kendinden emin olmayan ego, bilinene bağlanma ihtiyacı duyar, kendini muhtaç olduğuna ve tahmin ve kontrol etmesi gerektiğine inandırır. Bu zaaf noktası gerçek savaşçı ruhu karşısındaki sahte savaşçının karakteristik özelliğidir. Siz sonsuzsunuz. Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bir şeyler gelir ve gider, siz hep sonsuz kalırsınız. Gerçek güç, ne olursa olsun ben galip geleceğim diyen bir kendine dayanma seviyesidir.
Bu kendine bağlılık ukala olmakla ya da kendinizi övmekle ilgili değildir. Eğer övecekseniz o zaman zaten kendinize bağlı değilsiniz. Kendileri hakkında çok konuşanlara bir bakın. İstisnasız her biri sizi ve kendilerine aslında var olmayan bir şeye inandırmaya çalışıyordur. Güçlü savaşçılar başkalarını sevip sayan, sessiz bir kendine bağlılık içerirler. Onlar yaşam yolculuklarına çeşitlilik ve bolluk kazandıracak başka güçlü varlıklarla iletişim kurmayı tercih ederler. İçten içe neye ihtiyaç duymadıklarını bilerek. Uyan savaşçı, gücünü eline al. 6. ilke. Spiritüel kimliğinizin farkına varın. Bu güçlü ilkeye girmeden önce lütfen spiritüelliği din ile karıştırmayın. Spiritüellik yani ruhanilik sizin yaratıcı kaynağınızla olan teke tek içsel ilişkinizdir. Doğuda ormana bakarlar, batıda ağaçları sayarlar. Ağaçlar için ormanı gözden kaçırmayın sevgili savaşçı dostlarım. Geleneksel din genelde birkaç istisna olsa da inanılmaz derecede zaman aşımına uğramış ve kontrol merkezlidir. Din tüzel bir varlık haline geldiğinden dogma ve itaat bireysel keşifler üzerinde öncelik kazandı. Topluluklar hepsi Tanrı adına olmak üzere korkuyu öncelikle teşvik olarak kullananlar tarafından anlamsız ritüellere koşullandırıldılar. Şunu düşünün, hem İsa hem de Buda'nın temel hedefi dogma ve kurallar aşılamak değil, insanın kutsallığını hatırlamanıza yardımcı olmaktı. Kesinlikle kilise ya da dinleri kökünden kurutalım gibi bir şey söylemiyorum ama modern dünyaya değer katmak için gerçekten güncellenmeli ve değişmeliler. Geleceğin kilisesi kendine güç kazanmaya adamış bireylerden oluşan bir bilinç laboratuvarı olacak. Bu bireyler geçmiş günlerin alimlerini çalışmak yerine öncelikli olarak alim olma hedefine sahip olacaklar. Sıkça duymuşsunuzdur. Siz ruhsal deneyim yaşayan bir insan değil, insani deneyim yaşayan bir ruhsunuz. Siz spiritüel bir varlık, yaratıcı kaynağın ve gücün bireysel varoluşusunuz. Sizin kimliğiniz budur. İsim şöyle der, yani İsa'nın minimum seviyede tanık olduğu bir mezhep. En büyük günah kutsallığınızı sorgulamaktır. Ruh her zaman daha büyük bir ifade ve varlıktır ve sizin burada bulunma amacınız ruhsal bir varlık olarak genişlemek ve büyümektir. Ortalama bireylerin sıkça karşılaştığı durumlardan biri kim oldukları ve dünyanın ne olduğu ile ilgili yanlış bir tanım ve odak noktasıyla yaşıyor olduklarının farkına varmamalarıdır. Yaşamınızı sürdürebileceğiniz 3 odak noktası vardır. Benim akıl hocam pek çok eski gelenekte olduğu gibi buna gücün halkaları diyor. Gücün ilk halkası gayri ihtiyari bir dünya ve içinde bulundurduğu tüm somut varlıklardır. Bu dünyada yaşamak doğal ve normal görünse de ayakta kalmak inanılmaz bir güç, enerji gerektirir. Bu kadar kolay görünmesinin sebebi doğduğunuz andan itibaren dünyayı gözlemlemeye koşullandırılmış olmanızdır. Bu yüzden doğal görünür. Dünyayı ilginizle ayakta tutarsınız. İlginiz kayarsa sizin bildiğiniz dünyada sarsılır. Gücün ikinci halkası ruha soyut dünyasıdır. Savaşçı bu alışılmadık bilinç dünyasına enerji çoğaltımıyla girmeye öğrenir. İkinci halkanın diyarını keşfetmeniz için size yardımcı olacak pek çok uygulama vardır ama bunu başarmak inanılmaz bir odak ve disiplin gerektirir. Gücün üçüncü ve son halkası iki dünyayı kaynaştırabilme becerisidir. Bu üçüncü safhaya eriştiğinizde iradeniz ve isteğinizle ikisinde ya da herhangi birinde yaşayabilme becerisine sahipsiniz demektir. Modern bilim şimdi mistiklerin yüzyıllardır bildikleri şeyi onaylıyor. En büyük hata sizin somut fiziksel bir varlık olduğunuz inancıdır. Fizikçiler somut olarak görünen şeyin tam olarak 99.999 boşluk ya da ruh olduğunu onaylıyor. Örneğin bir zamanlar atomun katı olduğunu düşünmüştük. Şimdi bir atomun bir futbol sahası genişliğinde büyütüldüğü takdirde elektronların stadyumun etrafında uçuşan pirinç taneleri ile atomun çekirdeğinin bir pirinç tanesi olacağını biliyoruz. Anlaşılan o ki geriye pek çok boş alan kalıyor. Ustalar kendilerini daha büyük bir enerji alanında işlev yapan enerji alanları olarak görürler. Güç toplayabildiğiniz, yoğunlaştırabildiğiniz ve artırabildiğiniz, kısaca TYA enerji miktarıyla ölçülür. TYA yapabildiğiniz seviye ve derece sizin kişisel gücünüzü belirler. Enerjinizi daha yüksek bir frekansa ve sürate ulaştırmak için çok daha yüksek bilinç seviyelerine erişmeniz gerekir.
Bu oturup dinleyip öğrenebileceğiniz bir durum değildir. Kalkıp bana ben sonsuzum diyebilir ve buna gerçekten inanabilirsiniz. Ben size sonsuzluğunuzun son güne kadar süreceğini söyleyebilirdim ve siz bana inanabilirdiniz. Ama yüksek sonsuz benliğinizde direkt bir kişisel deneyim yaşamadan sonsuz olduğunuzu bilemezsiniz. Spiritüel gelişime en büyük katkı, bilincin alışılmadık hallerinin içinden geçmektir. Sadece bu şekilde sınırlı fiziksel benliğinizle ayrışmaya başlarsınız. Kendinizi gücün ikinci halkasına dahil etmeniz gerekir. Toplu bilinç ilerlemesi olarak gelişme umudu taşıyan her spiritüel yasa önce ikinci halkayı benimsemelidir. Spiritüel yasalar kendi kimliklerini her şeyin başı ve sonu yerine araştırma merkezleri, daha yüksek bir bilinç seviyesinin kişisel keşif ve tecrübesine odaklı bir laboratuvar olarak görmelidir. Tüm önemli öğrenme yasaları gibi spiritüel araştırma merkezleri kendilerini gereksiz kılmaya çalışmalı. Özgürlüğü ve kendine dayanmaya öğretmeyen her yasa hatalıdır. İncil'in John bölümünde İsa'nın şöyle dediği belirtilir. Tanrı ruhtur, Tanrı'ya ibadet edenler ruha da ibadet etmelidir. Dikkat ederseniz Tanrı'nın gökyüzündeki tahtında oturan, iyi çocuk olursanız dileklerinizi yerine getirecek mükemmel bir beyaz adam olduğu söylenmiyor. Ayrıca yaşamınızı mükemmel yaşar, tüm kurallara uyarsanız size bulutların üzerinde bir mesken vereceğini de söylemiyor. Tüm bu çocuksu düşünceler insanın sonsuz spiritüel kavramları açıklamaya ve dolayısıyla insanileştirmeye çalışan sınırlı aklından geliyor. Gücün ikinci halkası ruh dünyasına bir adımdır. Bu adım tüm gelenek ve alimlerin söylediği daha üstün bir seviyedir. Cennet kelimesi anlamı genişleme ya da genişlemek olan Yunanca ouranos kelimesinden gelir. Bu yüzden insan aklının bulutların üzerinde yani altın sokakları ve herkesin beyaz bornoz ve kanatla dolaştığı bir yere dönüştürdüğü cennet aslında genişleme krallığıdır. Diğer bir deyişle kendi kişisel bilinç ve gücünüzün evrimi ve genişlemesidir. İsa'nın söylediği şudur: cennetin krallığı içimizdedir ve cennetin krallığı elimizdedir. Her iki ifadede de açıkça içsel gücünüze ulaşmanız gerektiğini ifade eder. Şimdi unutmayın, Tanrı ruhtur ve bu ruh içimizdedir. Sizin temel kimliğiniz ruhtur. Geldiğiniz yerden dolayı bu formdan başka bir şey olamazsınız. Tüm bunların başlangıcı ruhtur ve sonuç olarak siz tüm kişi ve şeylerle birsiniz. Yaşamınızda daha fazlasına mı sahip olmayı seçiyorsunuz? Daha güçlü olmak mı istiyorsunuz? Öyleyse kaynak içinizde ve ona erişmek için önce kendi kimliğinizin farkına varmalısınız. Siz genişleme görevinde spiritüel bir enerji alanısınız. Spiritüel kimliğinizin farkına varın ve gücün ikinci halkasına adım atın. Önce genişleme krallığına erişin, sonrası size verilecektir. 7. ilke: ciddi bir öğrenci olun. Siz çok erken yaşlarda size uzatılan inançları barındırıyorsunuz. Yaratıcı kaynak, dünya, doğru ve yanlış, iyi ve kötü, kendiniz hakkındaki inançlar. İnançlar her gün, her an davranışlarınızı yönlendiriyor. Ancak inançlarınızın çoğu tecrübe veya kişisel kararlarla desteklenmiş değil. Diğer bir deyişle, onlar genelde yaşamınızdaki ve çevrenizdeki insanların size sunduğu talep edilmemiş armağanlardır. Hepimiz arayış içinde doğarız. Ancak çok az kişi öğrenciye dönüşür. Bir güç insanı olarak siz en büyük kadrin öğrencisisiniz. Hiçbir şeyi göründüğü gibi almadan siz kendi gerçeğinizin ve kişisel tecrübenizin peşinden gidersiniz. Savaşçı her şeyi sorgular. Yıllardır bana sürekli bu pratiği hatırlatması açısından masamın üzerinde taşa kazınmış kristal bir soru işareti durur. Geleneksel din, eğitim sistemleri ve devlet sizi tam tersine koşullandırmıştır. Okulunuzda en yüksek şekilde ödüllendirilen kişiyi düşünün. Öğretmenin kuklası, yaratıcı düşünen değil, tüm kurallara sonuna kadar uyandır. Güç teşkil eden mevkilerdeki genelde bir belge, derece ya da komite ile ünvan kazanan, yaratıcı kaynak ile çok az kişisel tecrübesi olan ancak yine de onun otoritesini sorgulayan insanlar bize inançlı olmamızı ve inanmamızı öğrettiler. Şaman geleneklerinde deneyimlediğim en çekici yanlardan biri şamanın güç izcisi yani ciddi bir öğrenci olmasıdır. Onun anlayışı üstün kaynaklı olan direkt ilhamından, kişisel deneyiminden doğar.
Şaman terimi tıpkı Mesih ve Buda gibi bilincin aydınlanmış bir halini temsil eder. Herhangi bir geleneğin şamanı değişen gerçeklik ve yüksek bilinçle keşfeder ve yaşar ve hiçbir zaman terfi etmez, ödüllendirilmez ya da seçilmez. İnançlar zihin ürünüdür ve her ne zaman evrimsel merdivende yerleri olsa da kişisel olarak yüksek voltaja maruz kalmaya kıyasla çocuklar için parlak çubuklardan ibarettir. Tüm büyük ustalar yolculuklarının bir noktasında ciddi öğrenci olmuşlardır ve temel bir kere oluşturulduktan sonra insanın kendini açığa vurması ile ulaşılan bir değişim ve aydınlanma söz konusudur. Nihai öğretmen yüksek bilincin kendisidir. Yolculuğumuzun bir noktasında kendi öğretmeniniz olmalısınız. Bunu yapmak için önce ciddi bir öğrenci olmalı ve yaşamınızı güç yoluna adamalısınız. Bu yolda ilerlemek için her şeyi yapmaya istekli çok az insan vardır ve ilgili olmakla adanmış olmak arasındaki fark çok büyüktür. Çoğu insan keşfetmek ve uğraşmakla ilgilidir ama çok azı bunu yerine getirmek için kendini adar. Önceden söylediğimiz gibi, yola girmek övülmeye değer, yolda kalmak ise eşsizdir. Hiçbir üniversite derecesi ya da zeka seviyesi, kişisel olarak gücün ikinci halkasına adım atmanın yerini tutamaz. Bu da yeni öğrencilerine bir oğlu olan dul babayı anlatırdı. Adam bir iş seyahatindeyken hırsızlar evine girmiş, evi yakmış ve oğlunu kaçırmış. Baba eve döndüğünde evinin kül olduğunu ve oğlunun da yanıp ondan geriye yalnızca küllerinin kaldığını düşünmüş. Kalbi kırılan baba külleri toplamış ve yanından hiç ayırmadığı çok güzel bir kavanoza koymuş. Biraz zaman geçmiş, oğlu hırsızların elinden kaçmış ve eve, babasına koşmuş. Gece geç saatte eve gelen çocuk kapıyı çalmış. Baba derin uykusundan uyanmış ve seslenmiş. "Kim o?" Oğlu yanıtlamış. "Benim baba, oğlun." Acıyla öfkelenen baba kötü kalpli bir çocuğun ona numara yaptığını düşünerek oğlunu kapıdan kovmuş. Oğlu kendini anlatmaya çalışmış ama baba dinlememiş. Sonunda çocuk bir daha dönmemek üzere oradan ayrılmış. Bu öyküden sonra bu da yeni öğrencilerine şöyle derdi. Bazen gerçek olduğunu düşündüğünüz bir şeye öyle sıkı tutunursunuz ki gerçek kapınıza geldiğinde onu içeri almazsınız. İnançlarınızın kaçı gerçekten size ait? Kaç tanesine kişisel deneyimleriniz sonucunda ulaştınız? Doğru olduğuna inandığınız şeyleri sorgulamak konusunda ne kadar açıksınız? Ciddi öğrenci, katılığın gerçek doğruya izin verebileceğini anlayacak kadar açık ve esnektir. Güç izcisi her şeyi sorgulamayı ve çocuksu düşüncelerinden kurtulmayı öğrenmelidir. Bu fikir, alışkanlık, inanç nereden geldi? Bununla direkt kişisel tecrübe yaşadım mı yoksa bana annemden ya da babamdan mı geçti? Dinlediğim insan gerçek gücü yansıtıyor mu? Bu kişinin yaşamında güçlü sonuçlar görebilir miyim? Ben de aynı sonuçları yaratmaya hevesli miyim? Bu inanç bana hizmet mi ediyor, engel mi oluyor? Yargılama, sen de yargılanacaksın. Muhtemelen bunun dünyanın sonunda bir kıyamet günündeki konuşma olduğuna inanmaya koşullandırılmışsınızdır. Ancak yargının kendi fikirlerinizi birine ya da bir şeye yerleştirmek olduğunu unutmayın. Siz sadece içinizdekini dışa yansıtabilirsiniz. Sahip olmadığınız bir şey veremezsiniz. Hepimiz bir bütün olduğumuz için olaylara veya insanlara yüklediğiniz herhangi bir yargı sizin içinizde yatandır ve siz aynı hediyeyi kendinize de verirsiniz. Ciddi öğrencinin pratiklerinden biri benim film kafa yapısı dediğim şeydir. Çoğu insan 2 saatlik sürede bir filmi inançlarını göz ardı ederek izler. Örneğin eğer sürekli bunun olmasına imkan yok diyorsanız bir James Bond filminden keyif almanız mümkün değildir. Eğer verdiğiniz paranın ya da harcadığınız zamanın keyfini çıkarmak istiyorsanız film boyunca bildiklerinizi bir kenara bırakır, filmi izler, deneyimler ve keyif alırsınız. Bittikten sonra filmi analiz etmek isterseniz size kalmış ama sonuçta o deneyimden keyif almışsınızdır. Bu film kafa yapısı ve yaşamı sürdürüp deneyimlemenin mükemmel bir yoludur. Ciddi öğrenci bir çocuk gibi açık ve öğrenmeye heveslidir. Meraklı bir film kafa yapısı tamamen keyfe odaklıdır. Dünyanın her şeyi bilenleri, çok katı ve sorgulamaya isteksiz olan insanlar, güvensiz ve korkak egonun tuzaklarına düşmüştür ve hiçbir zaman gerçek güçlerine erişemezler.
Einstein, kendinizi yargının sözcüsü, gerçeğin ya da adaletin jürisi olarak adadığınızda tanrıların kahkahalarıyla karşılaşırsınız demiştir. Kendi yaşam tecrübemdeki en güçlü araçlardan biri öğrenme isteğimdir. Ben açık olup kendimi bir öğretmene ya da akıl hocasına emanet edebilme özgürlüğüne sahibim. Ama bir ibadet olarak değil, o öğretmenin temsil ettiği ilkeyi ve gücü takdir ederek. Düşündüğünüz şeyin doğru olup olmadığını sorgulamaya hazır mısınız? İnançlarınıza şüpheyle yaklaşmaya veya kapınızı çalan doğruyu içeri almaya istekli misiniz? Yoksa onu kovup haklı olduğunuzu ispatlayıp yaşamınızın geri kalanında şu anda bulunduğunuz noktada kalmak mı istiyorsunuz? Ciddi bir öğrenci olun ve gücün yaşamını sürdürün. Pişman olmayacaksınız. 8. ilke. Metafizikçi olun. Bu ilke biraz açıklama istiyor. Eğer metafiziksel kelimesi sizi endişelendiriyor ya da gözünüzü korkutuyorsa muhtemelen yanlış tanımlandığı içindir. Öndeki meta eki yükselmek ya da ötesine geçmek demektir. Bu yüzden metafiziksel olan şey varoluşun fiziksel düzleminin üzerinde ya da ötesindedir. Metafizikçi olmak etki ve tepki öğrencisi olmaktır. Her fiziksel sonucun bir metafiziksel sebebi vardır. Spiritüel kimliğinize adım atıp gücün ikinci halkasının öğrencisi olduğunuzda bu kozmik ilkenin aksiyomu kendini kanıtlar. Bu aksiyomu anlamak ve yaşamak iki farklı olaydır. Fiziksel olmayan ilkelerle yaşamak adanma, disiplin ve kişisel güç gerektirir. Metafizikteki ilk adım algısal verilerle sağlanmış görünümlerden uzaklaşmaktır. Bu zor olsa da siz bunu zaten yaşıyorsunuz. Eğer tamamen algısal verilere dayalı yaşasaydınız, dünyanın düz olduğuna ve sabit durduğuna inanıyor olursunuz. Ancak şu anda dünyanın yuvarlak olduğunu ve evrende hareket ettiğini bilecek kadar bilgilisiniz. Çölde ilerlerken duyularınız size ileride göl olduğunu söyler ama siz buna kanmazsınız. Duyularınız size güneşin geceleri okyanusa daldığını ve ertesi sabah dünyanın ortasından çıktığını söyler. Duyularınız ise tren raylarının ufukta birleştiğini, köpek ıslığının ses çıkarmadığını, radyoda duyduğunuz müziğin aslında kutudan çıktığını vesaire söyler. Bunların yanında duyularınız size bir de günlük yaşamınızda yaptıklarınızın ya da yapmadıklarınızın, ürettikleriniz ya da üretmediklerinizin bir sebebi olduğunu söyler. Fiziksel sonuçlar için fiziksel sebepler. Size şu kadarını söyleyeyim. Konu sebebi ve sonuçların nasıl oluştuğunu gözlemlemeye geldiğinde duyularınız gerçekleri değerlendirmede başarısız olur. Bu görsel ve sesli illüzyon örneklerinin bazılarını anlayacak beceriye sahip olsanız da yaşamınızda ortaya çıkan her şeyin yaratıcısı olduğunu kabullenmek biraz daha fazlasını gerektirir. Evet, her şeyin. Ve bu yaratıcı güç her türlü fiziksel aktivitenin çok ötesindedir. Sokrates'in bir sözü vardır. Üzerinde düşünülmemiş yaşam, yaşanmaya değer değildir. Ciddi bir öğrenci olarak sizin öncelikli çalışmalarınız içsel dünyanıza odaklanmalıdır. Bir metafizikçi olarak içsel dünyanızın kâşifi olmalısınız. Yalnızca şampiyonların keşfettiği aleme ne kadar derinden dalarsanız, onun yüceliğinin gerçek sebebini o kadar iyi anlarsınız. Dış dünyanız ve onun tüm oluşumları, içsel dünyanızın yansımasından başka bir şey değildir. İçeride nasılsa dışarıda da öyledir. İncil'de metafizikle ilgili en anlamlı pasajlardan biri sözler bölümünde bulunuyor. Nasıl düşünüyorsan öyle ol. Dikkat ederseniz nasılsan öyle düşün demiyor. Oysa pek çok insan yaşamını ol sonra düşün mantığıyla yaşar ve düşüncelerinin tamamen dış algısal verilerle şekillenmesine izin verir. Bunu bir hayvan da yapar. Hayvanlar yaşamlarını tamamen algısal verilere göre yaşarlar. Ancak siz şu anda yaşamınızda hayatını bir hayvandan daha fazla güce sahip olmadan yaşayan birini tanıyorsunuz. Tuzağa düştüğünüzü fark ettiniz mi? Bu hayvansı kafa yapısıyla yaşayan insanlar galip olarak yaşamak yerine yaşamlarının kurbanı olarak yaşarlar. Dış etkenlerin hayat öykünüzü yazmasına izin vermeyin. Oynadığınız her türlü oyunda iki seviye vardır. Harici ve içsel. Teniste, örneğin forehand, backhand ve serviste oluşan harici oyun vardır. Aynı zamanda görüş, inanç, kimlik, kararlılık, adanma ve takip içeren içsel oyundur. Şimdi hangi oyunun sizi istediğiniz sonuçlara götürdüğünü düşünün. İçsel oyun mu, harici oyun mu? Yanıt, tüm harici eylem ve sonuçların belirleyicisi olan içsel oyundur.
Bir metafizikçi olarak ilk seferinizi düşünce alanınıza yapmalısınız. Sonuçta düşünce seviyesinin de ötesine geçeceksiniz ama adım adım ilerleyelim. Herhangi bir alandaki performansı değiştirmek için önce kendi düşünce yapınızı değiştirmeniz gerekiyor. Güç yolculuğunuzun başlangıç aşamalarında bu sizin için son derece önemli olacak. Doymak bilmeyen bir okur olun. Bir akıl hocası, koç ya da öğretmen bulun. People, US Magazine, Reader's Digest ve kurgusal romanlar açgözlü okuma sınıfına girmiyor. Tüm liderler iyi okuyuculardır. Konu okumaya geldiğinde sizi doğru yöne sevk edebilecek bir güç insanı bulun. Ayda minimum bir tane iyi kitap okumaya kararlı olun. Sadece bu egzersiz bile düşünce yapınızı ve dolayısıyla dünyanızı değiştirecek, zihninizin yenilenmesiyle gelişin. Şahsen ben en bilgili hocalarımdan önce pek çok alanda tüm büyük dinler, felsefe, psikoloji, kişisel gelişim ve kuantum fiziği yüzlerce kitap okudum. Öğrencinin hazır olduğu yerde öğretmen ortaya çıkar sözü benim için doğruluğunu kanıtladı. Yakın zamanda kuantum sıçrayışı seminerimi veriyordum ve hocalarımdan birinden bahsettim. Genç bir delikanlı mola sırasında yanıma koştu ve "Öğretmeninizi nasıl buldunuz? Benim de böyle birini bulmam gerek," dedi. Hemen yanıtladım. Onu yaşamıma çektim. Sonra devam etti. "Kaç tane kitap okudunuz? Ne kadar uzun süre çalıştınız? Kaç yılınızı geçirdiniz? Kaç seminere katıldınız? En önemlisi, öğrendiğiniz neyi yaşamınıza geçirebildiniz?" Bu sorulara güçlü bir şekilde yanıt verebildiğinizde, ihtiyacınız olan doğru öğretmenin yaşamınıza sihirli bir şekilde girdiğini fark edeceksiniz. Mütevazi ve açık olun. Öğretmeninizi bulduğunuzda ondan bir şeyler öğrenmek için elinizden geleni yapın. Ben öğretmenlerimden biriyle sadece birkaç saat geçirebilmek için pek çok defa Kuzey Amerika kıtasına uçtum. Daha önce söylediğim gibi çok büyük maddi harcamalara ve gerektiğinde fiziksel zorluklara katlanıp pek çok kez ülke dışına seyahate gittim. İstekli olun. İkincisi, asla bildiklerinizle öğretmeninizi etkilemeye çalışmayın. Bu beğenilmek, takdir edilmek ya da kabul görmek isteyen ego davranıştır. Ben kendilerini öğrenmeye açacak kadar egolarını bir kenara koymayı başaramamış pek çok öğrenci tanıdım. Size tavsiyem yılda en az bir kez spiritüel, metafiziksel bir yolculuğa çıkmanızdır. İster aynı düşüncede bir grup öğrenciyle yalnız gidin, isterseniz her şeyin bilincinde olan bir öğretmenle. Kolektif titreşim batağından kurtulmak için hepimizin desteğe ve yardıma ihtiyacı var. Güç insanı olmak için dünyeviden uzaklaşmanız, daha yüce bir enerji hali deneyimlemeniz ve bunun için zaman harcamanız gerekiyor. Kitaplar ve öğrenim teknikleri süper olsa da bunların hiçbiri yüz yüze öğrenimin yerini tutamaz. Bu deneyimi gücün kutsal bir alanını ziyaret ederek ya da yüksek bilince sahip bir öğretmenle çalışarak yaşayın. Kutsal güç alanları ve gerçek öğretmenler inanılmaz enerji girdaplarıdır ve sadece bu yüksek frekanslara maruz kalmak bile sizi derinden etkileyip değiştirebilir. Kutsal güç alanları ve gerçek öğretmenler inanılmaz enerji girdaplarıdır ve sadece bu yüksek frekanslara maruz kalmak bile sizi derinden etkileyip değiştirebilir. Yılda en az bir kez öğrenme deneyimi yaşamalısınız. Ortalama 20 yıllık okuma, seyahat ve destek sonrasında ben en önemli kazanımlarımın hepimizin içinde olan yaratıcı kaynağa adım atarak elde edildiğini gördüm. Hayalperesti başarılı olandan ayıran şey günlük koşullanmalardır. Ben hala okumaya, çalışmaya ve öğrenmek için tasarlanmış aktivitelere katılmaya hevesli olsam da ve katılsam da en derinlere sessiz ve yalnız kaldığım zamanlarda erişiyorum. Metafizikçi olmak için fizikten başka bir şey deneyimlemeniz gerekiyor ve bunun bir sebebi var. Öğretmenlerimin çoğu bana bu alemde yardımcı oldu. Ama ben biliyorum ki ben kendime günlük egzersizlere vermeseydim onların yardımı bu kadar etkili olamazdı. Fiziksel bedeninizin 2 katı kadar metafiziksel enerjiniz ya da astral bedeniniz var. Sahip olduğunuz ya da olmadığınız gücün derecesine bağlı olarak ikisinin arasında gidip gelebilirsiniz. Dahası yüksek bilinç alemlerine ne kadar çok zaman ayırırsanız astral bedeniniz o kadar güçlenir. Pek çok mucize, büyük bilginlerin fiziksel boyutun da ötesinde, astral boyutta yaşamasının bir sonucudur.
Yaratıcı enerji maddesi her formun oluştuğu temel kaynak fiziksel değildir. Tüm büyük gelenekler ritüellere, ibadet şekillerine ve değişik bilinç hallerine sahiptir. Bunu yazmamın amacı sizi bu daha yüce alemlere ulaştırmak değildir. Benim düzenlediğim pek çok aktivite ve öğrenme sistemi bu güç krallıklarını deneyimlemeye yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Ancak eğer olağanın dışına çıkmak istiyorsanız içsel benliğinizde de bunu yaşamanız gerekiyor. Diğer bir deyişle, içsel alanınıza girip kapıyı kapatmalısınız. Ben ve diğerleri sizin oraya ulaşmanıza yardımcı olsak da siz yalnız gitmelisiniz. Yol boyunca egonuz sizinle mücadele edecek, hazırlıklı olun. Yeni bir bilinç seviyesinin doğuşu bir ego üstünlüğünü zorunlu kılar ve biz bunun ortaya çıkaracağı sorunları paylaştık. Bilincinizin derinliklerinde en tehlikeli düşmanınızla karşılaşacak ve orada onu bastırmayı öğreneceksiniz. Unutmayın, eğer kendi şeytanınızla dans edemiyorsanız ışıkta yürüyemezsiniz. Dans sona erdiğinde gerçek ruhsal benliğinizi, en bilgili öğretmeninizi ve akıl hocanızı bulacaksınız. Sessizliğin gücünde, varlığınızın en derin yerinde Tanrı ruhunu bulacaksınız. Ancak o zaman Tanrı ruhunun ve insanın bütünlüğünü göreceksiniz. Sonuçta hangi imajda yaratıldığınızı anlayacak ve bileceksiniz. Bir belgede okuduğunuz için değil, deneyimlediğiniz için. Ancak o zaman bilincin olmadığı yerde yaratıcı ve yaratılış arasında bir boşluk olduğunu fark edeceksiniz. Yalnızca görüntülerde ikilik vardır. Tıpkı ruhumuzun, aklımızın ve fiziksel bedenlerimizin aslında ayrı olduğu gibi. Ancak o zaman görünüme göre yargılamayacaksınız. Gerçekte sizin ve yaratıcı gücün bir bütün olduğunuzu anlayacak ve yaşayacaksınız. Cennetin kapısına kendi bilinciniz aracılığıyla erişeceğinizi göreceksiniz. Bu Tevrat'ta Hazreti Yakub'a görünen merdiven. Ustanın gücün sessizliğine girmeden önce tırmanması gereken merdivendir. Kapılar açık ve sizi bekliyor. Ama önce ilk adımı atmalısınız. 9. ilke. Bağlı ve istekli olun. Şampiyonu kitlelerden ayıran budur. Daha önce söylediğimiz gibi hepimiz arayış içinde doğarız ama çok azımız öğrenci olur. Siddhartha Gautama sarayın duvarlarından çıkmış, karısını ve çocuklarını terk etmiş ve kendine tüm acılara son verecek çözümü bulmaya adamış. Yaşamının sonraki 21 yılını uzaklara seyahat ederek, pek çok üstad ve hoca ile çalışıp pek çok zorlu süreç ve yolları tecrübe ederek geçirmiş. Vücudunun ön kısmından omurgasındaki kemikleri sayabilene dek devam etmiş. Sonunda bir Bodhi ağacının eteklerine ulaşmış ve yanıtı bulana kadar oradan ayrılmamaya yemin etmiş. İşte orada bilinci üst düzeylere ulaşmış ve Siddhartha Buda olmuş. İncil'de İsa'nın yaşamındaki 30 yılın yer almadığını fark etmiş olabilirsiniz. Sizce o bu süreçte ne yapıyordu? Balık tutmuyordu herhalde. O Mesih oluyordu. Ölü Deniz yazmalarının keşfiyle İsa'nın katı fiziksel, zihinsel ve spiritüel ayinleriyle meşhur gizli bir kardeşlik olan isimlerle çalıştığı zannedildi. İsa bilincine odaklanıyor ve dünyayı sonsuza kadar etkileyecek olan 3 yıllık görevinden önce 30 yıl boyunca hazırlanıyordu. Modern guru Baba Free John hocasına gittiğinde aşırı kilolu ve işsizdi. "Bana aydınlanmanın sırlarıyla yardımcı olabilir misin?" dedi. "Git 10 kilo ver ve bir iş bul," dedi hoca. Baba Free John söyleneni yaptı. İstekliydi. Zaferle döndü ve aynı soruyu tekrar sordu. "Şu süpürgeyi al ve yerleri süpür," yanıtını aldı. Teoloji uzmanı Alan Watts'ın bir dönüşüm, gerçek bir şey olarak tanımladığı günümüzün en saygıdeğer hocalarından biri böyle var oldu. Benim öğretmenlerimden biri Cuero yerlisidir. Cuero, Ant Dağları'nın büyük bir bölümünü oluşturur ve İnka'nın kalan son direkt torunlarıdır. Bugün Cuero'lardan yalnızca 400 adet yaşamaktadır. Onun çırakları 18 yıl boyunca onunla çalışmıştır ancak hala tam anlamıyla aralarına katılamadılar. İlk olarak Carlos Castaneda ve öğretmeni Don Juan'ın çalışmalarını okuduktan sonra eski gelenekler üzerinde çalışmaya başladım. Castaneda yıllarca Don Juan ile çalıştıktan sonra hocasının onun gerçek bağlılığını nasıl test ettiğini anlatır. Don Juan Carlos'a sahip olduğu her şeyden vazgeçmesi, tüm arkadaşlarından ayrılması ve kötü bir otele yerleşmesi gerektiğini söylemiş.
Artık kimsenin gelip gitmediğine ya da kimsenin yaşayıp yaşamadığını umursamayana kadar orada kalmalıymış. Tek zorunluluk orada mümkün olduğunca kalmakmış, ancak en az 3 ay kalacakmış. Egosunu dönüştürebildiğini ve bir sonraki güç seviyesine geçtiğini ispatlamanın tek yolu buymuş. Castena da hocasına bunu yapamayacağını söylemiş. Don Juan, "Peki, seni tanımak güzeldi, bol şans dilerim," diye yanıtlamış ve ayrılmış. Castena da ilgiliymiş ama kendini adamamış. Öğretmeni olmadan geçen birkaç ay sonrasında ne kaybettiğinin farkına varmış. Tekrar düşünmüş ve söylediklerini yapmış. Birkaç yıl önce San Francisco'ya doğudan hafta sonu için bir bilge gelecekti. Bilge, spiritüel olanı kucaklayan bireydir. Bazıları bilgelerin doğuştan aydınlanmış olduğunu söyler. Şimdi böyle bir şey olmadığını anlıyorum. Herkesin çalışması gerekiyormuş. Bu kişinin söyledikleri kadar olduğunu tahmin etmiyordum ama yine açık bir zihinle ciddi bir öğrenci olarak gittim. Oraya vardığımda diğer pek çok insanla beraber baraka tipi bir yere yönlendirildik ve tüm hafta sonu bulaşıkları yıkamak için mutfakta görevlendirildik. Doğu geleneklerine göre bu benim hocama armağanım olacaktı. O sırada Kaliforniya, La Jolla'da lüks içinde yaşıyor ve kendimi başarılı ve yüksek bilinçli görüyordum. Bu tuhaf karşılama sonrasında egomla yaşadığım içsel diyaloğu tahmin edebilirsiniz. Küçük benliğim bir yatakhanede uyuyup bulaşık yıkamak istemiyordu. Ben risk altında kalmak istiyorum ama egomu yenmeyi başardım. Toplantı başladığında bizi sandalye olmayan büyük bir odada topladılar ve yüce öğretmeni bekleyen diğer yüzlerce insanla birlikte yere oturduk. Alıştırmayı bilmediğim için hazırlıksızdım. Altıma koyacağım minderim ve bazılarının aksine teçhizatım yoktu. 3 saat geçti ve gelen giden olmadı. Bacaklarım ve sırtım ağrıyla kıvranıyordu. Bense kendi akıl sağlığımı sorguluyordum. Ayrıca diğer katılımcılarla ilgili de sorularım vardı. Madem bu kadar spiritüeller, neden yastık ve minderlerini benimle paylaşmıyorlar? Dehşetim feci boyutlardaydı ve giderek hız kazanıyordu. Sonunda hoca geldiğinde herkes dizlerinin üzerine çöktü ve başlarını öne eğdi. Bu berbattı ve bu benim şikayetçi ego benliğimin sabrının sonuydu. Orayı terk etmek üzereydim ki yüce doğamın sesini duydum. Ya bu insan gerçekten söyledikleri kişi ise, bu fiziksel acıya ve rahatsızlığa değer mi? Gururumu yutmaya değer olabilir mi? Sonraki 2 saatimi tek sıra halinde dizlerimin üstünde sürünerek hocanın ayaklarına ulaşmak için her seferde 1 santim ilerleyerek geçirdim. Bilge veya değil, bu o kişiden gelen, hala bugün bile net bir şekilde hatırladığım, inanılmaz güçlü, sevgi dolu bir enerjiydi. Beni çok etkiledi. Ama bir o kadar önemli olan şey, egom çığlıklar atarken bile mütevazi benliğimin etkisi ve bedel ödemeye istekli oluşumdu. İyi ki kalmışım. Her ödülün bir bedeli vardır ve bu bedeli ödemeye ya heveslisinizdir ya değil. Çoğu insan hevesli değildir. Bir kez daha gücün yolu savaşçının yoludur ve asla kalabalık olamaz. Hayal edilemeyen bir dönüş için neden fedakarlık etmeye hazırsınız? Ne gerekirse yapmaya hazır mısınız? Bir ömürlük bir şans için her şeyden vazgeçer misiniz? Lütfen savaşçının yolunun kolay olduğunu düşünerek kendinizi kandırmayın. Kolay değil, kolay olmamalı. Kolay olsaydı o zaman herkes en yüksek düzenin bir parçası olurdu. Herkes çağrılır, ancak çok az kişi çağrıyı duyar. Daha azı yolculuğu tamamlar. İlgili misiniz, kendinizi adıyor musunuz? İyi düşünün, çünkü sizi temin ederim bağlılığınız test edilecektir. En eski zamanlardan beri her alim, bilge, öğretmen ve azizin en inanılmaz yükselişi, bilincin en yüksek düzeyine ulaşmak için her ne gerekiyorsa yapmaya istekli olmalarının ve kendini adamalarının bir sonucudur. Aynı şekilde her biri bize yalnız değil, kusursuzlaştırılmış olduklarını söyler. İsa, aranızdaki en eksik insan bile benim yaptıklarımı çok daha yücelerini yapabilir demiştir. Arkadaşlarım genelde Ant Dağları'nın tepesinde ne yapıyorsun? Niye bu kadar uzaklara gidip bu kadar zaman ve para harcıyorsun? Yapman gereken bir işin yok mu? Diye sorarlar. Anlamadıkları kesin. Ama ben anlıyorum. Yorgunluğun ve öfkenin doruklarında pek çok kez kendime aynı soruyu sordum.
Bu genelde şikayetçi egomun hoşlanmadığı bir şey yapmam istendiğinde başıma geliyor. Ama yine de devam ediyorum. Siz de devam etmelisiniz. Yolculuğa başlamadan önce bedelini hesaplayın. Test edileceksiniz. Kendinizi gerçekten adıyor musunuz? Bu paha biçilemez ödülün bedelini ödemeye hazır mısınız? Gerçekten kendinize adıyorsanız, ufukların, tecrübelerin ve gücün tarifsiz olduğunu anlayacaksınız. Sıkı tutun ve emniyet kemerlerinizi takın. İnanılmaz bir seyahate çıkıyorsunuz. 10. ilke. Rahatsızlıkta rahat edin. Bitkilerden insanlara dünyamızdaki her şey değişim sürecindedir. Hareketsiz duran hiçbir şey yoktur. Ya büyürsünüz ya ölürsünüz. Bir bitki ya açar, yeşerir, çiçek verir ya da kurur, solar ve ölür. Hiçbir şey aynı kalmaz ve doğa için geçerli olan sizin için de geçerlidir. İnsanlar bana keşke her şey eskisi gibi olsa ya da keşke her şey çok çabuk olup bitse ve her şey normale dönse dediklerinde temel gerçeği bilmediklerini anlıyorum. Siz spiritüel bir varlıksınız ve ruhun tek bir amacı vardır. Daha derin bir ifade ve büyüme. Ruh hiçbir zaman küçülme ya da durgunluk için var olmaz. Sonuç olarak rahat olduğunuz tek zamanın zaten daha önceden yapmış olduğunuz bir şeyi tekrar yaparken olduğunu anlamalısınız. Sadece tekrarlar sizi rahat ettirir, yenilikler değil. Tekrarlar ölümü simgeler, sizin yüce benliğiniz ise büyümenizi ister. Üstün bilince sahip büyük geleneklerinin farkındalığının her zaman bir düşüş ya da ego ölümü ya da dönüşümü ile yaşandığını söylemiştik. Düşüşlerinize oranla kişisel büyüme dökümünüzü alabilirsiniz. Ego düşüşleri ve dönüşüm olanakları her şekil ve boyutta gelir. Neredeyse istisnasız boşanma, sevdiğiniz birinin ölümü, hastalık, bir işi kaybetme, iflas ya da iş krizleri gibi durumlar sizi daha iyi, daha mütevazi ve daha sevgi dolu bir insan yapar. Eminim en güzel yaşam armağan ve öğretilerinizin felaket görüntüsü altında geldiği konusunda hemfikir olacaksınız. Bir süre önce İlişkiler Batı Dünyasının Zenidir isimli bir makale yazdım. İlişkilerin size kendinizi göstermek adına esrarengiz bir becerisi vardır. Oturma odanızda otururken bu da olmak çok kolaydır. Ama kendinizi başka bir araştırma deneyiyle, yani eşiniz mutfağı ve yatak odası olan bir laboratuvara evde denebilir ve olmaya başlayan olaylar sizin ne kadar aydınlanmış olduğunuzu gösterecektir. Spiritüel danışman Ramdes aynen şöyle demişti: gerçekten aydınlandığınızı düşünüyorsanız gidip ailenizle bir hafta sonu geçirin. Her ne kadar ilişkiler rahatsızlığın tek sebebi değilse de sizin adım atmanız için inanılmaz bir fırsat oluştururlar. Her şekil ve boyuttaki ilişki, bir tür sürtünme etkisi, tüm görkeminiz içerisinde kendinizi gerçekten açık ve istekli olup olmadığınızı görmeniz için bir fırsat yaratırlar. Sağlam ve geleneksel bir Hristiyan kültüründen gelen ben, Budizmi ve meditasyonu 20'li yaşlarımın başında hayallerimin kadını beni taş gibi fırlattıktan sonra tanıdım. Hayatım sona ermişti ve teselli bulmak zorundaydım. Bulduğum için o sözde düşüşümden beri her gün bana hizmet eden bir çalışma ve pratik oldu. Spiritüel öğrenci yaşamı daha yüce bir perspektiften ele alır. Böylece her olayı ve koşulu bir nimet olarak görme becerisini geliştirir. Her zorluk, büyümek ve genişlemek için bir fırsat yaratır. Hem de bunu çığlıklar atan egonuzla birlikte yapmak zorunda olsanız bile. Tamamen bilindik, kontrollü ve rahat bir yaşam, aklınızı kaybedecek kadar sıkılmanıza yol açar. Heyecanın ve maceranın değerini bilin. Tahmin edilebilirlik, pısırıkların besinidir, savaşçıların değil. Tahmin edilebilirlik, ölümdür ve güç yaşamı bunu reddeder. Size tavsiyem, rahatsız olmak için elinizden geleni yapmanızdır. Yaşamanın tek yolu büyümektir. Değişimle savaşamazsınız. Bu yüzden onu kucaklamanız ve ileriye götürmeniz gerekir. 11. ilke, eşsiz olun. Eşsiz olmak için vereceğiniz savaş, karşılaşacağınız en zorlu mücadeledir. Etrafınızdaki dünya size aynı tutmak için attığınız her adımda karşı hamle yapacaktır. Bu hiç bitmeyen bir savaştır. Richard Gere ve Winona Ryder'ın başrollerini paylaştığı New York'ta Bir Sonbahar isimli filmde Ryder kendinden yaşça büyük bir adama, yani Gere'e aşık olan sıra dışı bir kadını canlandırmaktadır.
Bir sahnede Ryder karakteri, GR, annem her zaman eşsiz olduğumu söylerdi, diğer yandan sen normal olurdun der ve bunun bir iltifat olmadığı gayet açıktır. Çok az birey dünyada gerçek anlamda eşsiz olarak kabul edilebilir. Ancak öyle olmaya cesaretlendirilmezler. Küçüklüğünüzden beri size yaratıcı olmanız değil, itaat etmeniz öğretilir. Yüksek ihtimalle siz uyum sağlamaya, normal olmaya koşullandırıldınız. Bir etki yaşamı sürmek için toplu bilince kıyasla eşsiz olmayı istemelisiniz. Ben sürekli dünyadaki uyumsuz, sıra dışı, dışlanan insanları izlerim. Ben onlara kısaca USD'ler diyorum. Bu insanlar anarşist radikaller değil, daha yüksek bir bilinçte yaşayan ve düşünen bireylerdir. USD'ler vergilerini öder, düzgün işlerde çalışır, her gün işe giderler. Dış görünüme gelince tıpkı toplumun geri kalanı gibi görünürler. Ancak hepsinin altında temel bir içsel fark vardır. Bu cesur savaşçılar her şeyin bilincinde ama bağımsızdırlar. Bir keresinde öğretmenim bana, "James, oyunu oynayabilirsin ama sakın ortak olma," demişti. Dünyanın USD'leri her şeye dahildir ama ortak değildir. Peki ya siz? Geleneksel kurumlara, hedeflere ve değerlere inanıyor musunuz? Yoksa onları gerçekten oldukları gibi mi görüyorsunuz? Yaşam felsefeniz size mi ait yoksa toplumun alt seviyelerindeki insanlardan koşullandırıldınız mı? Azar azar, gün be gün, kişi kişi bu eşsiz USD'ler devinim ve sayıca artmaktadır. Bu da şöyle demiştir: aydınlanma ilerici bir uyanıştan başka bir şey değildir. Savaşçı USD'ler şu anki sisteme karşı uyanmıştır ve ortak olmayı reddederler. Genelde USD'lerin dereceleri sistemden bıkan ve sistemin öne sürdüğü değerlerle uyum sağlayamayan insanlar varlığıyla büyür. Size hiçbir şekilde reddetmenizi ya da dünya işlerinden elinizi eteğinizi çekmenizi söylemiyorum. Aslında tam tersi. Her zaman kimliğiniz spiritüel olsa da şu anki varlığınızın fiziksel olduğunu hatırlayın. Yani hangi mesleği ya da uğraşı seçerseniz seçin, kendinize ona adayın. Kimse yarım yamalak yaşayarak bir güç yaşamını sürdüremez. Bir keresinde bir konferans görüşmesinde biri bana şöyle bir soru sordu. James, eğer Dalai Lama bir yarışa katılsaydı sence kazanmak için koşar mıydı? Dalai Lama ne yapardı? Hiçbir fikrim yok ama bir savaşçının bakış açısından yapmaya değer her şeyin %100 yapmaya değer olduğunu biliyorum. Evet, kazanmak için koşun ama kimliğinizi ya da mutluluğunuzu sonuca bağlamayın. Gücün sırrı yarışta koşmaktır. Çünkü siz koşmayı seçersiniz. Herkes koştuğu için koşmak ya da biri koşmanızı istediği için, koşmanız gerektiği için koşmak, güce bağlı değil, zaafa bağlı sebeplerdir. Tanınmak ya da ödül için koşmak topluluğun ego alanıdır. Koşmanın keyfini yaşamak için koşun. İpi ilk siz göğüslerseniz ne güzel. Yapamazsanız yine de siz kazanmışsınızdır. Eşsiz olma cesaretini gösterin. Eğer dünya sizin uyumsuz, sıra dışı, dışlanmış olduğunu düşünüyorsa öyle olsun. Güç yolu hiçbir zaman kalabalık olmayacak. Eşsiz yolunuzu seçin ve yola koyulun. Yapılması gerekenler insanların sizden yapmanızı istedikleri şeylerdir. Onlara boyun eğmek sizin kendinize endeksli yaşamadığınızı gösterir. Sürekli bunu yapmalıyım, şunu yapmalıyım diyen kaç kişi tanıyorsunuz? Bir gereklilik cümlesi sarf ettiğinizde gerçekten heyecan duyduğunuz bir şeyden bahsetmiyorsunuz demektir. Pek çok yetişkin hala anne babasını mutlu etmeye çalışıyor, hayatta olmasalar bile. Aileniz ellerindeki imkanlarla sizin için yapabildiklerinin en iyisini yaptılar. Ama onlar yaşamlarını sürdürdüler. Bu sizin hayatınız. Ayrıca komşularınızın ne düşündüğüyle de ilgilenmeyin. Çoğu zaman hiçbir şey düşünmüyorlardır. Nesilden nesle aktarılan kitlesel koşullandırmalarla yaşıyorlar. Unutmayın, bir başkasının tutkusunun peşinden kusursuz bir şekilde gitmektense kendi tutkunuzun peşinden kusurlu gitmek daha asildir. Kendi hayatınızı yaşayın ve kendi bildiğiniz gibi yaşayın. Eşsiz olun. 12. ilke, çıtanızı yüksek tutun. Gerçek etki bırakan insanlar her zaman beklenenden daha fazla verir ve yaparlar. Diğerleri ise hep köşeleri kırpar ya da en iyi ihtimalle idare edecek kadar yaparlar. Köşeleri kırpıp yeterince yaparak bir güç yaşamı sürdüremez, yaşamda ilerleyemezsiniz. Bir şey yapmaya değerse tüm zihninizi,
bedeninizi ve ruhunuzu katarak %100 yapılmayı hak eder. Yapılmaya değer her şey büyük yapılmaya değerdir. Ne kadar çok verirseniz o kadar çok alırsınız. Kaç defa bireylerin çok az katkıda bulunup karşılığında büyük beklentiler içine girdiklerine tanık oldunuz? İşlerin bu şekilde yürümediğini biliyorsunuz. Bu tembel ve zayıf ego tuzağına düşmeyin. Tüm büyük üstatlar size kendinizi bir şekilde daha yüksek standartlarda tutmanızı söyler. Bir öğretmen şöyle demişti: biri senden gömleğini istediğinde paltonu da ver. 1 kilometre boyunca bir şey taşımanı istediğinde sen 2 kilometre taşı. Gerçekten anlatılmak istenen nedir? Sadece söylediği şeyi mi anlamalıyız? Sanmıyorum. Bu güç yaşamı için büyüklüğün karakteristiği için bir benzetmedir. Beklenenden daha fazla vermeniz için bir mesajdır. Büyüklük erken gelir ve geçe kalır. Diğerleri yeterince yapıldığına karar verdiğinde savaşçı ruh daha yeni başlıyordur. Bu işte olduğu kadar güç yaşamının diğer tüm alanları için de geçerlidir. Güç yaşamı sürdürmek için kendiniz standardınızı beklenenden daha yüksekte tutmalısınız. Başka insanların standartları size başka insanların sonuçlarını verir. Oysa sizin standartlarınız sizin kaderinizi belirler. Her türlü ödül için ödenmesi gereken bedelden söz ettik. İddia ediyorum, büyük fedakarlıklarda bulunmamış ve kendini inanılmaz bir disipline adamamış bir insanın herhangi bir alanda güç insanı olması imkansızdır. Eğer büyüklüğünüze ulaşmayı umuyorsanız kendinize adamalısınız. Yolculuğa başlamadan önce ödeyeceğiniz bedelleri hesaplayın. Çıtanızı yüksek tutmak, yaşamınızdaki her şey için sorumluluğu üzerinize almaktır. Evet, her şey için. Yaratma gücü denklemin etki kısmında yer alır, tepki değil. Yaşamınızdaki her şey için tüm sorumluluğu alıyor musunuz? İyi olanlar kadar kötü olanlar için de mi? Yaşamda bir yolcu musunuz? Yoksa yolcu koltuğuna mı oturtuldunuz? Ayağa kalkıp kendi sonuçlarınızı talep ediyor musunuz? Yoksa sürekli bahane ve hikayeler mi uyduruyorsunuz? Savaşçılar hiçbir zaman açıklama yapmaz ve şikayet etmez. Onlar bunlar için fazla yukarıdadır. Bir şeyler ters gittiğinde savaşçı, evet bunu ben yarattım der, öğrenir ve yoluna devam eder. Savaşçılar eleştirildiklerinde sessiz kalırlar. Eleanor Roosevelt'in sözünü hatırlayın. Sizin rızanız olmadan kimse kendinize aşağılık hissettiremez. Eğer yarattığınız sonuçlar güçlüyse kendilerini belli ederler. Eğer savaşçı alkış alırsa bunu anlar ve alkışın da sona ereceğini bilir. Oyunu oynayıp ortak olmayarak asla taraf olmazlar. Eğer sonuçlar beklenenden daha kötüyse onu sahiplenmeli, ders almalı ve yolunuza devam etmelisiniz. Nokta. Kendinizi parçalamak, suçlu hissetmek ya da pişman olmak enerjinizi boşa harcamaktır. Geçmiş geçmiştir. Zamanınızı onu kurcalayarak geçirmeyin. Bırakın geçmişte kalsın. Pısırıklar zehirli şikayetçilerdir. Onlardan uzak durun. Enerji vampirleridir ve sizden yaşamı emerler. Kimse onlarla olmak istemez. Radikal bir değişim yaşanana kadar onlar gerçek bir güç barındıramazlar. Hiçbir şey doğru değildir. Hiçbir şey yeterince iyi değildir. Hiçbir şey asla tam değildir. Hiçbir şey kesinlikle mükemmel değildir. Yolda insan her şeyi mükemmel görür. Her şey olasılık ve üstesinden gelinecek bir zorluk, öğrenmek, büyümek ve yücelmek için bir fırsattır. Mükemmelliyet bir düşünce halidir. Çıtanızı yüksek tutun. Eğer sizin için mükemmelliyeti sizin dışınızdaki kurallar dizisi, düzenlemeler, olaylar ve sonuçlarsa, sabah aynaya bakacaksınız ve karşıda size bakan yaşamınızdaki enerji vampiri olacak. Haydi, o uzun sivri dişleri fırçalayın. Eğer gerçekten vampir gibi yaşıyorsanız, başkaları bunu fark edecek ama siz fark edemeyeceksiniz. Vampirlerin aynada yansımaları yoktur, unutmayın. Eğer yaşamınızdaki insanlar size sarımsakla yaklaşmaya başlarsa, kendinize çekidüzen vermenin zamanı gelmiş demektir. Tamam, öyleyse tüm sonuçlar üzerinde sorumluluk almaya başlayabilirsiniz. Şimdi sıra çıtayı bir sonraki seviyeye taşımakta. Yıllar önce ben Huna geleneğini öğrenmeye başlarken eski bir Hawaii spiritüel öğretisi, öğretmenim beni denklemin etki yanına bakmaya teşvik etmişti. Tüm neticelerimde etki tarafında olmak beni bir şekilde rahat ettirdi. Bu eski gelenekler dünyanızda olan her şeyi sizin yarattığınızı öğretir.
Yani eğer dünyanızda felaket bir şey yaşanırsa durup kendinize sormalısınız. Ben bunu yaratmak için ne yaptım? Ya da ben dünya modelime bunu nasıl çektim? Bana neyi öğretmek ya da göstermek için yaşandı? Şimdi bu kavramı entelektüel bir biçimde ele alıp almamamız önemli değil. Ama öyle yapmış gibi davranabilirseniz inanılmaz bir anlayışla ve güce erişeceksiniz. Her ne kadar bu mızmız ego için hoş bir durum olmasa da gücü ispatlanmıştır. Ben hala öğretmenimin bana öğrettiği soruları sorarım. Bu olayın yaşamıma kattığı faydalar neler? Yaşadığınız şehirde bir deprem olduğunda kendinize sormalısınız. Ben bunu nasıl yarattım? Yaşamımda nelerin değişmesi lazım? Bana ne söylemeye çalışıyor? Buradaki işaret ne? Örneğin yaşamımın bir yılında aile ve arkadaş çevremden 3 kişiye ya ciddi bir hastalık teşhisi kondu ya da bu hastalık öldü. Eğitimim sayesinde kendime sormam gerekti. İçimde neyin ölmesi gerek? İçimdeki hangi yön sağlıklı değil? Etrafınızda olan biten her şeyin sebebinin siz olduğuna inanın veya inanmayın, önemli değil. Asıl güç her olaydan ders almaktır. Yaşanan her şeyde anlam ve mesajlara dikkat edin. Yaşamınızdaki herhangi bir sorunun dışarıdan kaynaklandığını düşündüğünüz her an asıl sorun o düşüncedir. Gücünüzü kaybediyorsunuzdur. Eğer sizin sorununuz başka insanlarla, ekonomiyle, koşullarla, iş yükünüzle ya da sizin dışınızda herhangi bir şeyle ilgiliyse güçsüzsünüz demektir. O yüzden eğer yaşamınızda bir başkasının sorun olduğunu düşünüyorsanız onları benim güç yolculuğuma mı göndermelisiniz? Onlar değişmek için bir şey yaptıklarında siz daha mı iyi olacaksınız? Okumaları için bu kitabı mı vermelisiniz? Sonuçta sizin yaşamınız değişir mi? Elbette bu düşünce yapısının gülünç olduğunu ve yaşamınızı tam bir kurban gibi sürdürmenizi sağlayacağını anlamışsınızdır. Net düşünün. Çıtanızı yüksek tutun. Her seviyede etkiye bakın. Yani sizin dünyanızda bir deprem olduğunda ya da cinayet işlendiğinde kendinize sorun. Ben bunu niye ve nasıl yarattım? Neyin silkinip kendine gelmesi gerek? Ya da benimle ilgili ne ölmeli? Öyleyse gerçekten güç yolunu yürümeye hazır mısınız? Kendinize hayal edebileceğiniz en yüksek standartta tutacağınıza söz verin. Sıradan kalabalıklarla çamurda yuvarlanmayı reddedin. Her zaman beklenenden fazlasını yapın. Böylece tahmin ettiğinizden daha fazlasını başaracak ve yarattığınız şeye tamamen sahip olacaksınız. 13. ilke. Bir enerji alanı olduğunuzu görün. Temelinde tüm büyük alim, bilge, üstad ve azizlerin öğretileri aşağıdaki fikri paylaşır. Yaşamda kazanma gücü 2 şeyden gelir. Size güç getiren şeyi sürekli çalışmalı, anlamalı ve kendinize ona vermelisiniz. Sizi zayıflatan her şeyi, her ne pahasına olursa olsun gözden çıkarmalısınız. Gerçek ve sonsuz bir güç için her şeyin değerli olduğunu anlamalısınız. Yaptığınız hareketin etkilemeyecek kadar önemsiz olduğunu bile düşünseniz önemlidir. Her şey önemlidir. Savaşçı her alanda tüm zaaflarını eksiksiz saptama becerisine sahiptir. Bu noktaya kadar sürekli çalışmanız, kendinize adamanız ve anlamanız gereken tüm ilkeleri tartışmış olmamız bile bir göstergedir. Bu ilkeler ve geri kalanlar siz onları entelektüel anlayıştan fiziksel, spiritüel uygulamalara aktardığınız zaman inanılmaz bir güç getirecektir. Aynı şekilde sizi fiziksel, duygusal, zihinsel ve spiritüel olanla zayıflatan enerjilerden kaçınmalısınız. Kusursuz savaşçı her şeyin önemli olduğunu bilir ve tüm düşük seviyedeki enerjiler yok olana kadar tatmin olmaz. Size canlılığını kaybettiren tüm düşük enerjili besin ve içecekler gitmeli. Enerji vampirleri, negatif ilişkiler ve yıkıcı çevreler değişmeli. Sınırlama, kendini küçük görme ve eksiklik düşünceleri yok edilmelidir. Şimdi anladığınız gibi güç yolu savaşçının yoludur ve asla kalabalık olmaz. Çoğu zaman zor bile olacaktır. Gerçekte yaşamınızdaki her şey ya enerji gideridir ya da enerji geliri. Bu yüzden sürekli düşünce, alışkanlık ve eylemlerinizin rezervlerinizden enerji çekmesine izin verirseniz asla gücünüzü arttırma fırsatı bulamazsınız. Eski Kahuna enerjilerindeki en ufak bir değişime bile uyum sağlamıştı. Eğer bir şey yiyip ya da içip ertesi sabah kendilerini devre dışı hissediyorlarsa suçluyu anında yaşamlarından çıkarıyorlardır.
Hoomana yani yaşam enerjisi ya da gücü yaratma katı bir şekilde uygulanırdı. Devamlı gücün yolculuğu aktivitesine katılan savaşçı adayları ile karşılaşıyorum. Çoğu önce kendilerini yüksek bilinç ve enerji seviyesine adıyor, sonra da zehirli atık kalıbındaki çevre, diyet, ilişki ya da düşüncelerine geri dönüyorlar. Bu yüzden pek çok insan yaşamını bir güç salıncağında geçiriyor. Yukarı, aşağı, güçlü, zayıf, mutlu, üzgün, sevgi dolu, nefret dolu. Bilge her şeyin önemli olduğunu fark ederek yaşamının her alanında kusursuzluğu arar. İçinde olduğunuz fiziksel araç enerji alanıdır. Bu yüzden bedeninizi temizleyin. 1 milyon dolarlık bir yarış atına bir gün aç bıraktığınızı, ertesi gün çikolata ve cips gibi abur cubur besinlerle beslediğinizi, canınız istediğinde koşturduğunuzu, sonra da ondan büyük yarışı kazanmasını beklediğinizi hayal edin. Böyle bir şey yapmazsınız. Peki, fiziksel bedeniniz en az bir yarış atı kadar değerli değil mi? Ya da güzel bir araba, şık bir ev kadar. Bu kitap beslenme üzerine değil, bu konuyla ilgili pek çok kitap var. Ama size garanti ederim, zayıf bir bedenle ya da fazladan pek çok yük taşıyarak güç dağlarını tartamazsınız. Zihninizi arındırın. Düşünceleriniz enerji ve bilginin yaratıcı dürtüsüdür. Bu günümüz bilimiyle kolaylıkla ölçülebilir. Bu yüzden bu çok güçlü enerjiyi yakından koruyun. Eğer arkadaşlarınız size, sizin kendinize konuştuğunuz gibi konuşsaydı, sizin arkadaşlarınız olabilirler miydi? Ne yazık ki yanıt genelde empati dolu bir hayırdır. Bir günde 4 saatlik periyotlarda sahip oldukları her bir düşünceyi not eden öğrencilerim var. Genelde şok olup hayrete düşüyorlar. Yazılı gerçeklerle tartışmak genelde zordur. Zehirli korku, öfke, pişmanlık, şüphe, nefret, kıskançlık ve kendini küçümseme düşünceleri sisteminize zararlıdır. Bunun doğru olduğunu ve bir savaşçı olmak için zihninizi zayıflatan her şeyden kaçınmanız gerektiğini biliyorsunuz. Öyleyse temizleyin. Çevrenizin enerji alanını temizleyin. Karmaşık ve düzensiz çevreler her şeye annesinin toplamasını bekleyen tembel egonun ürünleridir. Evinizden, iş yerinizden ve çevrenizden görsel kalabalığı ve zehirli atıkları temizleyin. Bir daha asla giymeyeceğiniz eski kıyafetleri temizleyin. Neye bağlısınız? Bırakın gitsin. Onlar sizin alanınızı kalabalıklaştırıyor. Unutmayın, siz sizin eşyalarınız değilsiniz. Kendi evinizde 1 saat boyunca sessiz bir şekilde oturabilir misiniz? Bütün bir gün? Çoğu çevreler gürültü ve karmaşa doludur. Çoğu pısırık, hemen müziği, haberleri ya da televizyonu açma ihtiyacı duyar. Bunlar gerçek benliğinizi bulmanızı istemeyen egonuzun bağımlılıklarıdır. Güç, enerjinin sessiz ve yalnız alanında ortaya çıkar. Kendinizi tamamen yalnız ve sessiz kalacak kadar seviyor musunuz? Zaaflardan kurtulun, çevrenizi temizleyin. İlişkilerinizin enerji alanını temizleyin. Enerji vampirlerinden söz ederken en sık aldığım sorulardan biri şudur. James, bize vampirlerden kaçınmamız gerektiğini söylüyorsun. Ya bir vampirle uyuyorsam? Birlikte büyümeyen çiftler birlikte kalamazlar. Herkes terk edip yolculuğunu sürdürme ya da yolculuktan vazgeçip olduğu yere tıkılma seçeneğine sahiptir. Bu zor bir karar ve bunu verecek olan ben değilim. Eğer eşinizi değiştirebileceğinizi düşünüyorsanız sizin için tek bir lafım var. Unutun. Bir insanı etkileyebilirsiniz ama onları değiştiremezsiniz. Yalnızca kendinizi değiştirebilirsiniz. Bu yüzden eğer vampirle uyuyorsanız önce bunun sizin bakış açınız olduğunu, tek olası gerçek olmadığını anlayın. Eşinize sizinle büyümeye, ikinizin de daha fazlası olmanız için sizi desteklemeyen ilişki kalıplarını değiştirmeye hevesli olup olmadığını sormayı deneyin. Eğer eşiniz hayır derse kendi gelişimiyle ilgilenmiyor demektir. Sizinki ya da bir başkasınınkiyle değil. O zaman bu insanın spiritüel yörüngede nerede durduğunu anlarsınız. İşte şimdi tercih hakkınız olacak. Romantik ilişkilerin ötesine de geçsek aynı ilke geçerlidir. Hayatımda yaptığım en zor ve en güçlü tercihlerden biri benimle aynı yönde gitmeyen bir grup arkadaşımla ilişkimi koparmak oldu. Onların çok iyi insanlar olduğunu biliyordum ama benim için onlarla uzun saatler geçirmek sakıncalıydı ve beni geride tutuyordu. Sürekli kendinizi zayıflatıp kaynaklarınızı tüketerek enerji ve gücünüzü arttıramazsınız. Hangi ilişkileriniz gözden geçirilmeli ya da vazgeçilmeli? Büyüyüp genişledikçe içsel arkadaş ve sırdaşlarınızı değiştirmelisiniz.
İnsanların fikirleri sizin eskiden kim olduğunuza endeksli olursa o insanlar sizin ilerlemenize engel olabilir. Vampirlerden uzak durun. Başkaları hakkındaki söylenti, dedikodu ve negatif yorumları dinliyor musunuz? Genelde bu tip konuşmaları kışkırtır mısınız? Bildiğiniz gibi bu tip konuşmalar iyiliği ve gücü göstermez, yardımcı olmaz. Amaçları kırmak ve üzmektir ve en büyük acı ve üzüntü size geri döner. Ortaya koyduğunuz şey alacağınız şeydir. Bu tip negatif enerji üreticileri kendilerine güvenmez, kendilerine ve başkalarına hissettiklerinden daha iyi olduklarını ispatlamaya çalışırlar. Onları sevin, anlayın ama uzak durun ve her ne olursa olsun onlardan biri olmayın. Eğer kendinizi sürekli zayıflatan enerjiler içinde buluyorsanız, zayıf, basit ve sıradan kalacaksınız. Yolculuğunuzun bu noktasında kendinizi güçlü enerji alanlarını benimsemeye adamış olabilirsiniz. Ancak bir yandan alanınıza eşit derecede negatif enerji alıyorsanız bu gücü etkisiz hale getirir, en iyi ihtimalle nötr olur, en kötü ihtimalle gerilersiniz. Benim güç yolculuğu egzersizlerimde savaşçılara neyin güçlendirme ve neyin zayıflatma becerisi olduğunu anlamalarını sağlayacak bir metodoloji sunarım. Ancak biz sizinle yüz yüze tanışana dek siz içgüdüsel olarak sizi zayıflattığını düşündüğünüz şeylerden uzak durun. Unutmayın, burada olmanızın tek sebebi bilincinizi genişletmektir. Yaşamın tüm eylemlerini enerji alışverişi olarak görmeye başlayın. Her şeyin sizin canlılığınızı ve gücünüzü nasıl arttırıp azalttığına bakın. Sizin diğer enerji alanlarıyla etkileşim halinde olan bir enerji alanı olduğunuzun farkına varın. Yaşam sınavlar sunar ve siz onları geçene kadar tekrar tekrar alırsınız. Kendinizi sürekli güce verip tüm zaaflardan uzak durarak bu süreci hızlandırın. Unutmayın, güç yolu savaşçının yoludur. Hiçbir zaman kalabalık olmaz. Bu yol kitlelerin yolu olmayacak ama birlikte getirdiği armağanlar, mucizeler ve keyif paha biçilemez. 14. ilke. Bedeninizi güç aracı olarak kullanın. Bu ilkeyle ilgili pek çok konuyu ele aldık. Fiziksel bir varlıktan çok daha fazlasısınız. Spiritüel bir varlık olsanız da burada fizikseli deneyimlemek için bulunuyorsunuz. Fizikselden vazgeçmek için değil. Her alanda sizi zayıflatan etkenlerden kaçınmalısınız. Aşırı yükle ya da fazladan kiloyla güç dağlarını tartamazsınız. Güç yaşamı sürdürmek, enerji toplama, yoğunlaştırma ve arttırma TYA becerisidir. Tüm varlığımız tüm silindirlere ateş açtığında TYA becerisini deneyimleyeceksiniz. Beden esnek ve güçlü, zihin pozitife odaklı, ruh ilahi güçle etkileşimde. Savaşçı gerçek gücü barındıran insandır. Daha önce söylediğimiz gibi bu ışığa adım at ve kristalime dokun tipi bir yaklaşım değil, daha çok ölümlülerin mucize diye adlandırdığı şeyleri yapma becerisidir. Tüm büyük bilgeler, üstadlar ve öğretmenler bize yaptıkları her şeyi yapabileceğimizi anlatırlar. Bunu düşünüp aydınlanmış Mesih aşırı kilolu ya da zayıf olabilir miydi? Söyleyin. Mümkün değil. İsa'nın diğer pek çoğu gibi İsa'yım geleneğinde öğrenci olduğuna inanılır. Bu geleneğinin bir parçası olarak katı fiziksel güç gerektiren bir kardeşliktir. Muhtemelen İsa bir boğa kadar güçlü ve formdaydı. Diğer taraftan bugün herhangi bir dini toplantıya katılın. Boğa gibi güçlü çok insana rastlayacaksınız. Boğa gibi bir kalça belki ama boğa gibi güçlü pek yoktur. Şimdi güç yaşamının spiritüel bir yolculuk olduğunu biliyorsunuz. Soru şöyle olabilir. Benim fiziksel gücümün ve formumun spiritüel gücümle ne ilgisi var? Yanıt, her şey. Zincirdeki en zayıf halka size ya zarar verir ya da hapseder. Enerjiniz devreleriniz aracılığıyla daha üstün seviyelerine ilerlemeye başladıkça hücre seviyesinde dönüştürülüyor olacaksınız. Kulağa mistik mi geliyor? Öyle. Bedeniniz enerjinin aktığı bir kanaldır. Eğer bu kanal güçlü değilse kısa devre yaparsınız. Bugün ilgilenmediğiniz bir nokta yarın karşınızda daha çirkin şekilde çıkacaktır. Dahası fiziksel gerçeklikte içinde bulunduğunuz bedene iyi bakmazsanız uçabilirsiniz. Hiç gayri ihtiyari gerçekliği deneyimleyecek kadar uçmuş birini tanıyor musunuz? Eminim. Eşsiz olmak övülmeye değerdir. Ancak eğer gücünüzü üretken bir şeye akıtamaz ve dünyada belirli sonuçlar elde edemezseniz amacınıza ulaşmıyorsunuz demektir.
Ayaklarımın yere sağlam basması için bir diyet buldum. Enerji üzerine çalışırken vejetaryenliğin bana faydası olmadı. 5 yıl boyunca vejetaryen oldum. Ancak yüksek bilinç alemine erişmeye başladığımda insülin seviyem yukarıları fırladı. Yaşamınızı boşlukta sürdürmek istemiyorsanız, sağlıklı kalmak için iyi katı proteinlere ihtiyacınız var. Kendinizi disipline edin ve yaşamak için yiyin, yemek için yaşamayın. Abur cubur yemek ve aşırı kilo almak, disiplinsiz tembel egonun sonucudur. Sorumluluk alın. Savaşçı, güç için yiyin. Ayrıca sağlıklı olmak ile formda olmanın farkını bilmemiz gerekiyor. Bizler formda kalmayı hedef edinen bir dünyada kozmetik ürünlere bağlı sağlıksız bir yaşam sürüyoruz. İstemediğiniz şeyin sebebini araştırmaktansa, yani bu hastalık, istediğiniz şeyin sebebini araştırmak, yani bu sağlık, daha mantıklı değil mi? Her ne kadar aksi niyetler barındırsa da tıp dünyası hastalığı çalışmanın odak noktası yaparak hastalığı besliyor. Çoğu doktor hastalığı önlemek ya da sağlıklı olmaya odaklanmaktansa hastalık süreci hakkında daha çok şey biliyor. Eminim tıp dünyasındaki ilaç şirketlerinin ve ekonomik baskıların bununla hiçbir ilgisi yoktur. Ya tabii. Eğer dışarıdan iyi görünüyorsanız ama içsel resminiz iç açıcı değilse o zaman güç yolunda yürüyemezsiniz. Sürekli arabasını yıkayan ama yağını hiç değiştirmeyen birini hayal edin. Pek çok güzel beden içsel temizlenme ya da arınma ihtiyacı duyuyor olabilir. Sağlığınıza odaklanın ve bırakın. Formda kalmak ikinci seçenek olsun. Kaslarınızın olmasının bir sebebi var. Onları kullanın. Düzenli olarak egzersiz yapmayan bir kas haftada en az 3 kez zayıflar ve ölür. Hazırlıklı olun. Enerjiniz arttıkça bedeninizi daha yüksek seviyelerde kullanıyor olacaksınız. Kaslarınız 2 şey yapar. Büzülür ve esner. Büzülme ağır, yoğun ve kısa egzersizler sonucunda oluşur. Esneme ise yavaş ve sağlam egzersizlerle, ikisi de eşit değerdedir. Esnek olmayışım uzun yıllar benim sorunumdu. Uzun süre hiç esnemeden ağırlık kaldırınca fiziksel sorunlar yaşamaya başladım. Kaslarımı büzmek ve 10 yıldan uzun bir süre boyunca kendimi zorlamak vücudumun kilitlenmesine neden oldu. Enerji belden aşağıya ve omuzlarıma yüklendi. Çözümü yogada buldum. Omuzlarımdaki sıkı kirişler ve yumrular düzeldi. İnanılmaz faydası oldu. Esneklik ve yumuşaklık yaşamdır. Katılık ölümdür. Esnek olmayan bir beden, esnek olmayan bir zihni temsil eder. İçeride nasılsa dışarıda da öyledir. Katı ve kilitlenmiş kaslar zayıf enerji kanallarıdır. Çok fazla enerji vücudunuzda dolaşabilecekken akamadığı için ilerleyemez. Bedeniniz zeki bir mekanizmadır. Ağrı ise bir şeylerin yolunda olmadığına işarettir. Bizler acının bastırılmaya çalışıldığı, mesajın dinlenmediği bir kültürde yaşıyoruz. Sırtınız ağrıdığında aspirin almak ya da çabucak bir krem sürmek çözüm değildir. Durup sinyali dinlemeniz gerekir. Tepkide kalmayı unutmayın ve etki yerine tepkiye yönelin. Fiziksel ağrı ve acıları onların size bir mesaj vermeye çalıştığını hatırlayarak arkadaş edinin. Eğer savaşçının yolundaysanız ağrı size zayıf bağlarınızı göstermek zorunda kalmadan şimdi güçlü, sağlıklı ve esnek bir kanal yaratın. Pişman olmayacaksınız. Dinlenmek egzersiz kadar önemlidir. Harekete geçmenin ve durmanın ayrı zamanları vardır ve siz hangisini ne zaman yapacağınızı iyi bilmelisiniz. Eğer sürekli hareket halindeyseniz sonunda durmak zorunda kalacaksınız. Yüksek performanslı bir arabayla otoyolda gittiğinizi hayal edin. Saatte 140 kilometre hıza çıkıyorsunuz. Sonunda sağa çekip benzin almanız gerek. Başka bir seçeneğiniz yok. Kendinize arabanızın gidebileceğine inandırsanız bile gidemez. Savaşçı ayık olduğu zaman kadar uyku zamanına da değer verir. Her iki alemde de güçlü işler yapılır. Gücün ikinci halkasına ulaşmanın en güçlü yollarından biri daha önce söz ettiğimiz gibi hayal kurma zamanıdır. Güç yaşamı pek çok dinlenme ve uyku zamanını içerir, aşırıya kaçmadan. Aradaki farkı biliyorsunuz. Uykuyu asla bir kaçış mekanizması olarak kullanmayın. Sinsi ve kurnaz egonuz zorluklarla ve büyüme fırsatlarıyla yüzleşmekten korktuğu zamanlarda bu stratejiyi kullanır. Yüzleşmediğiniz olaylar daha sonraki bir tarihte karşınıza fiziksel veya psikolojik sorunlar olarak genelde en uygunsuz zamanlarda çıkarlar. Unutmayın, hayat sınavlardan geçirir. Onları geçemezsiniz. Tekrar tekrar almanız gerekir. Dinleyin, rahatlayın
ve asla yumuşamayın. Güç yaşamı, sağlıklı bir diyeti, kas gücü için egzersizi, esnekliği, dinlemeyi ve rahatlamayı içinde barındırır. Enerjiyi arttırmak için tam bir fiziksel, zihinsel ve spiritüel hazırlık. Amperleri kaldırmaya hazırlanın. Bedeninizi güç aracı olarak kullanın. 15. ilke. Sadece olun. Ego bir faaliyet oluştur ve bildiğiniz gibi toplumda insanlara kim olduklarında genelde gerçekten kim olduklarını değil, ne iş yaptıklarını söylerler. Herhangi bir geleneği incelediğinizde aydınlanmaya erişmenin istisnasız iki yolu olduğunu göreceksiniz. Seremoniler, bireysel sessizlik. Seremonilerin gerekliliğini bir süre konuşabilir ve belki hiçbir net yanıta ulaşamayabilirdik. Anladım ki size güç getiren ritüeller değil, sizin ritüellere kattığınızdır. Eninde sonunda ritüeller gereksizdir. Çünkü onlar güç yolu değil, güç yolunu gösteren işaretlerdir. Pek çok seremoniye ve ritüele katıldım ve benim için hep derin anlamlar taşıdılar. Ancak bazı durumlarda bazı epifaniler yani Tanrı'nın görünmesini yaşadım. Aynı ritüeli gerçekleştiren başka insanlar da vardı. Onlara olmadı. Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız önemlidir. İsimler, setlikler, Hristiyanlar, Yahudi mistikler ve tüm şamanlar bu seremonileri daha yüce bir boyutta ele alırlar. Benim için ben tecrübe ettiğim seremoni ve törenler benim ilerlememde ve anlayışımda çok anlamlı oldu. Çünkü ben öyle olmalarını istedim. Güç yolculuğu size pek çok seremoni, deneyim ve macera fırsatı sunarken kendilerine hiçbir fayda sağlamazlar. Sonucu sizin niyetiniz belirler. Diğer yandan silence, dünyanın durması ya da pek çok kişinin deyimiyle meditasyon ise bambaşka bir hikayedir. İnsanların meditasyonu denedim, bende işe yaramadı dediklerini duyuyorum. Bu ağırlık kaldırmak benim kaslarımı etkilemiyor demek gibi bir şey. Siz ritüel ve seremoniler olmadan bilincinize erişiyor olabilirsiniz. Ancak garanti ederim, düzenli bir şekilde sessizlik içinde kalmadan başarılı olamayacaksınız. Olmak için zaman ayırın. Doğduğunuz ve gelecekte döneceğiniz bilinç okyanusuyla bağlantı kurmak için zaman ayırın. İlginçtir ki bu size en yabancı gelen ama en tanıdık gelmesi gereken uygulamadır. Güç sessizlikte var olur. Gürültü egonun ilk aşkı ise dağılmış güçtür. Yıllar önce 3 günlük sessizlik seminerine katıldığımı hatırlıyorum. Ben her ne kadar 3 günlük içsel yolculuğuma yönelmiş olsam da diğer pek çok katılımcının isteksiz olduğunu, bazıları için bunun imkansız olduğunu gördüm. Başladıktan 1 saat sonra sessizliği bozan 2 oda arkadaşım vardı. Sessizlik bozuldukça kendimi yemek salonunda o masadan bu masaya taşırken buldum. Yaşam bize her zaman ihtiyaçlarımızı sağladığı için sabır ve bağımsızlık üzerine çalışma fırsatı buldum. Ego, faaliyet, sahiplik, konuşma, aktivite arayışında bir oluştur. Herhangi bir eve girin. Sessizliğe rastlamak zordur. Normal bir birey 1 saatten bile az sadece 10 dakika gözlerini kapatıp sessiz bir şekilde oturmayı zor bulur. Ama üstad başkalarının yapmadığını yapmalıdır. Bizim toplumumuzda geleneksel Batı dini de bir bütün olarak içsel diyaloğun susmasını desteklemiyor. Sessiz geçirdiğimiz zamanın çoğu Tanrı ile konuşarak geçiyor. Laf, laf, laf. Tanrım bana şunu ver, Tanrım bana bunu ver, Tanrım beni yarattığım bu karmaşadan kurtar, yaparsan söz veriyorum daha iyi bir insan olacağım gibi. Bu Tanrı'nın gökyüzünde yaşayan bir babacık olduğuna, yeterince iyi olursak bizi koruyup kollayacağına dair çocuksu görüşün kökleridir. Bu kurallara itaat etme, yalvarma, isteme geleneği, kısıtlı insan aklının anlayamadıklarını tanımlama çabasıyla ortaya çıkmıştır. Konuşmayı bırakıp dinlemeye başladığınızda enerjiniz artmaya başlar. Ruh ve yüksek bilinç dünyasına adım atar. Gerçek gücü ilk kez deneyimlersiniz. Dünyayı durdurma ve gücün ikinci halkasına adım atmaya başladığınızda egonuz her adımda karşınıza çıkacak. Burnunuzu kaşındıracak, fiziksel olarak sizi rahatsız edecek. Vazgeçmenizi söyleyecek. Bugün tamamlamanız gereken tüm işlerinizi birer birer hatırlatacak ve bu kadar çok işiniz varken burada hiçbir şey yapmadan oturduğunuz için aptal olduğunuzu söyleyecek. Bunlara rağmen azimle devam etmek için cesur ve disiplinli olmalısınız. Zihninizi sessizleştirme becerinizi geliştirdikçe aynı zamanda egonuzu da disiplin altına alırsınız.
gücünüzü geri kazanır, yüce benliğinizi şoför koltuğuna oturtur, küçük ego benliğinizi gasp edersiniz. Daha önce söz ettiğimiz gibi bu egonun en çok korktuğu şeydir. Çünkü bu şekilde gücünü size kaptırır. Hiçbir şey yapmama alanında bir varlık olarak hangi noktada olduğunuzu bulmak için bu birbirinden daha güçlü 4 meditasyon düzeyine bakın. 1. Gözünde canlandırma. Bu içeri dönüp harici duyuları kapatmanın giriş seviyesidir. Görmek, fiziksel veriyi gözlerle görmek, fizyolojik bir fenomendir. Görüş ise içsel bir potansiyeli ya da olasılığı görmek spiritüel bir fenomendir. Gözünüzde canlandırdığınızda spiritüel prototipinizi tasarlarsınız. Zihninizin ekranında gördüğünüzde yaşamınızda yaratmak istediğiniz şeyin oluşması için çekici bir gücü harekete geçiren aktif titreşimler yaymaya başlarsınız. Bu kitabın amacı oluşum teknolojilerine değinmek değildir. Bu konuya daha önceki kitaplarda ve öğrenme sistemlerinde değindik. Dua olduğuna inanmak üzere koşullandırıldığımız şeylerin çoğu dizlerinizin üzerinde çıkardığınız gürültüden başka bir şey değildir. Gerçek dua, niyetinizi ve isteğinizi net bir şekilde bilinçaltınıza göndermek ve onu daha yüksek bir bilince yönlendirmektir. Canlandırma, fiziksel düzlemde güçlü bir oluşum olsa da yine de yapmanın bir formudur. Gerçek varlığın daha üstün seviyeleri de var. 2. Dinlemek. Sezgileriniz, daha üstün benliğinizin sizinle konuşmasıdır ve asla yanılmaz. Üstün benliğinizin sesini duymak, pratik ve disiplin gerektirir ama ödülü yaptığınız yatırıma değer. Geveze egonuzu dönüştürdüğünüzde duyguları ve mesajları deneyimlemeye başlayacaksınız. Dinlemek için yeterince uzun süre sessiz kalmazsanız size iletilen mesajları da duyamazsınız. 3. Statik üstünlük. Güç ve bilinci arttıkça anlatılamaz, tanımlanamaz, gerçek farkındalığa ulaşacaksınız. 3. Statik üstünlük. Güç ve bilinç arttıkça anlatılamaz, tanımlanamaz, gerçek farkındalığa ulaşacaksınız. Bu olasılık alanı form ve düşünce öncesidir. Bu aleme yolculuk ettikçe daha yüksek enerji seviyelerine gireceksiniz ve bu noktada daha önce almış olduğunuz mesajlar kesilecek. Burası burada bulunmamış bir insana anlatmanın imkansız olduğu bir dünya. Bu enerji alanı forma dönüşmemiş ama bütün, düşünceye dönüşmemiş ama sınırsızdır. Ancak deneyimlediğinizde net bir şekilde anlayacaksınız. 4. Mobil üstünlük. Bir süre tarif edilemeyen alemleri keşfettikten sonra bir sonraki yolculuğunuz aynı güç halini günlük yaşamınıza aktarmak olacak. Bilinç seviyenizi gözlem ve yargı arasında var olan uçurumla ölçebilirsiniz. Diğer bir deyişle, duyularınız fiziksel bir fenomen yakaladığında bu fenomen hakkında bir yargı, düşünce oluşturmanız ne kadar zaman alıyor? Fikrinizi oluşturmak ne kadar uzun zaman alırsa, üstünlük ve bilinç seviyesi o kadar yüksektir. Bu tahmin edebileceğiniz gibi zordur. Mobil üstünlük, gözleriniz kapalı, statik üstünlük bir şekilde daha yüksek bilinç dünyasına adım atarak ve oraya demir attığınızda gözlerinizi açıp orada ne kadar kalabileceğinizi görerek başlar. Bunu deneyimledikten sonra katmanlar oluşturmaya, hareket eklemeye, yürümeye, konuşmaya, günlük aktivitelerinizi sürdürmeye başlarsınız. Nihai hedef, düşünmek, sahip olmak, yapmak değil, sadece olmak becerisini geliştirmektir. Bu bir bilgenin ulaştığı en yüksek noktadır. Öyleyse nereden başlamalı? Şu anda hangi noktada olursanız olun, günde birkaç dakika ile başlayın. Haftada 3 kez sürdürün ve amacınız her gün en az 15 dakikaya çıkarmak olsun. İlk adım olarak bu kitabı okuduğunuz sırada ayaklarınızın yere bastığının farkında olun. Dikkatinizi bileklerinize, baldırlarınıza ve kalçalarınıza verin. Vücudunuzun her bir bölümüne birkaç dakika ayırın. Son olarak başınızın üzerine ve saçlarınızın ucuna gelin. Meditasyon sadece bağdaş kurup omlamak değildir. Sonra yalnız kalın, dik oturun. İster rahat bir koltuğa oturun, isterseniz bağdaş kurun. Gözlerinizi kapatın ve nefes alıp verişinize odaklanın. Derin ve yavaş nefes alın. Karnınızın şiştiğini ve indiğini fark edin. Aklınıza başka düşünceler gelirse onlar üzerinde düşünmeden geçmelerine izin verin.
Sanırım Marianne Wilson kendinize paylaştığın için teşekkürler demeye önermişti. Bence düşünceyi uzaklaştırmak için oldukça faydalı bir yöntem. Bu bir başlangıç. Dünyayı durdurmanın pek çok yolu var. Sizin için işe yarayanı bulun. Önemli olan, eğer kimliğinizin ve potansiyelinizin bütünlüğüne ulaşmayı umuyorsanız, başlamanız ve daha da önemlisi devam etmenizdir. 16. ilke. Dünyayı durdurun. Yaşayabileceğiniz 3 dünyevi yer vardır. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Hepsi bir illüzyondur. Neredesin ve saat kaç sorularına tek bir doğru yanıt vardır. Buradasınız ve saat şimdi. Diğer tüm yanıtlar zihnin uydurmalarıdır. İlginçtir ki burada ve şimdi egonun en çok direndiği var olma durumlarıdır. Şimdiki zamanda olmak demek, egonun bağımlılıklarından kurtulmak zorunda olduğu ve dolayısıyla ölmesi gerektiğidir. Kişisel geçmişinizi silmenin ne kadar önemli olduğunu okudunuz ama çoğumuz yaşamlarımızın büyük bir bölümünü geçmişte yaşayarak geçiriyoruz. Seçmediğimiz bir yol için pişman olmak, güzel eski günlere tutunmak ya da her şeyin eski haline duygusal bir şekilde bağlanmak, güç hırsızı ve enerji israfıdır. Geçmiş geçmiştir ve sadece zihninizde var olur. Onunla tek yapabileceğiniz, ondan ders almak, dersi uygulamak ve ilerlemektir. Bırakın geçmiş geçmişte kalsın. Aynı şekilde pek çok insan yaşamını gelecekte yaşar. Egonun daha çok şey arzusu geleceği çekici kılar. Bunu aldığımda, bunu başardığımda gibi düşüncelere odaklanan zihin, bireyin o anda yaşamında olup bitenleri takdir etme becerisini engeller. Düşüncelerinizi enerji akımı gibi düşünün. Enerjiyi toplama, yoğunlaştırma ve arttırma beceriniz gücünüzün seviyesini belirler. Eğer anılar, bağlılıklar ve özlemlerle enerji akımınızı geçmişe ya da istekler, hedefler, dilekler ve arzularla geleceğe yönlendiriyorsanız, şimdiki zamanda kullanacağınız enerji miktarı azalır. Bu döngü ne kadar yıkıcı görünürse görünsün, pek çok insan yaşamını bu şekilde sürdürüyor. Geçmişteki olayların geçmişte kaldığını ve onları değiştirmek için ne yaparsanız yapın boşa uğraşacağınızı kabul ediyor musunuz? Bunu aşmalısınız. Anne ve babayı suçlamayı bırakın. Anıları ve özlemleri bir kenara koyun. Gelecek sadece potansiyeldir ve hayal gücünüzde yaşar. Pek çok insan tüm parasını yağmurlu günler ya da emeklilik için toplu parayı almayı bekleyerek biriktirir. Oysa sonunda çok az deneyim ve kaçan çok fazla fırsatla yalnız yaşlanırlar. Bunu unutun. Ummaktan, dilemekten, o veya bu olduğunda bir şeylerin farklı olacağını söz vermekten vazgeçin. Şimdi burada olun. Ne olmalının küçük ego tanımından kurtulun ve elinizde olanı yaşayıp kutlayın. Ego hafızası ve hayal gücü dünyasına son verin. Sadece ve her zaman şimdiki zamanda var olan gücün ikinci halkasına adım atın. Geleceği önceden yaşamalı, geçmişi bugüne taşımamalı, gününüzün tadını çıkarmalısınız. Geleceği önceden yaşamak, enerjiyi sürekli formlaşmamış boşluğa yönlendirmek değildir. Net bir niyet belirleme sürecidir. Tıpkı bir seyahate gider gibi, başlamadan önce nereye gittiğinizi bilmelisiniz. Aynı şekilde net bir şekilde tanımlanmış bir amaç belirlemeli, onu gözünüzde net bir şekilde canlandırmalısınız. Asıl önemli nokta geleceği bırakmak ve şimdiki zamana odaklanmaktır. Şöyle düşünün. San Diego'dan Atlanta'ya gidiyor olsaydınız, önce haritaya bakar, varış noktanızı bulur, sonra da gideceğiniz rotaya karar verirdiniz. Arabaya bindikten sonra sürekli Atlanta'yı aramaz, önünüzdeki yola bakardınız. Eğer haritaya ya da uzaklara bakarsanız, sapakları ve hatta manzarayı kaçırırdınız. Şimdi odaklanmalısınız. Önünüzdeki yola bakın, hayal dünyasını bırakın ve yaşamaya başlayın. Geçmişi tekrar yaşamaktan vazgeçtiğinizde, geçmişte yaşanan olayların somut olduğunu fark edeceksiniz. Onları kırpmaya ya da değiştirmeye çalışmak anlamsızdır. İmkan olsa geçmişinizi bir anda silebilirdiniz. Benim kuantum sıçrayışı aktivitemde çabuk ve temiz bir şekilde sınırlayıcı inanç, karar ve duyguları bilinçaltınızdan kurtaran bir yöntem kullanıyoruz. Bu öyle etkili ve basit ki kendiniz için yapmaya karar verirseniz kesinlikle başarılı olursunuz. Gücünüze ulaşmak sizin kutsallığınızı hatırlama sürecidir. Anılar dünyasından kurtulun. Niyetlenin, karar verin
ve yeni bir geleceğe adım atın. Burada önemli olan yeni bir geleceğe adım atmak için yolunuzun bugünden geçeceğini anlamaktır. Savaşçı şimdiki zamanda yeterli enerji üretene kadar kitlesel bilinçten kaçmak için gereken güç seviyesine ulaşamayacağını bilir. 15. ilkedeki meditasyon teknikleri dünyayı durdurma başarınızın mihenk taşlarıdır. Eğer her düşüncenin bir enerji dürtüsü olduğunu ve enerjilerin bu şekilde birbirlerine çekildiğini hayal edebilirseniz, o zaman sosyal koşullandırılmış bir düşüncenin enerji alanında var olan gücü tahmin edebilirsiniz. Her benzer düşüncenin dünyanın enerji alanında toplandığını düşünün. Bu arazi ne kadar çekici ve güçlü olur ama. Muhtemelen bu Matrix'ten kaçış hızına ulaşmak için inanılmaz boyutlarda enerjiye ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuzdur. Neyse ki bir grup kendini adamış uyumsuz ve başına buyruk insan hızla yerçekimi hızını düşürüyor. Gezegenimizin spiritüel radikalleri yüksek bir düzende titreşimler yayıyor ve önemli bir kitleye ulaştığımızda yeni bir seviyeye yükseleceğiz. Bu ani yükselmeye kuantum fiziği dünyasında intikal devresi deniyor. Bir intikal devresi fenomeni fizikçiler tarafından kuantum partikülleri sıraya dizilirken gözlemlenir. Önemli bir sayıda kuantum partikülü aynı yönde dizildiğinde diğer tüm partiküller aynı hizaya girer. Önemli kitlelerin insanlığın bilincini yönlendirdiği bir çağda yaşıyoruz. Bu kitle artmaya devam ettikçe öyle bir zaman gelecek ki bizler toplu ve hızlı bir şekilde yeni bir varoluş ve farkındalık seviyesine adım atacağız. Dünyayı durdurma egzersizlerini düzenli olarak yapmaya başladığınızda kendinizi şimdi zamanda merkeze koymak için yapabileceğiniz bir sonraki şey vücudunuzdaki duyuları sürekli izlemektir. Örneğin ben bunu yazarken altındaki sandalyeyi sırtı yüksek, hoş, deri bir sandalye, yere basan ayaklarımı hissediyorum ve aynı anda sadece tek bir şeye odaklanıyorum, yazıma. Bundan önce yazdığım ya da bir sonra yazacağım ilkeye ya da yarın ne yapacağımı değil, sadece şu an yazdıklarıma odaklanıyorum. Çünkü bu kitap böyle bir varoluş ve enerjiyle yazıldı. Sadece onu okumak bile bilincinizi artırmanıza yardımcı olabilir. Size bunu tekrar tekrar okumanızı tavsiye ederim. Aslında sadece okumakla kalmayın, çalışın. Güç yolculuğu aktivitelerinde katılımcılara en az bir kez onları şimdiki zamana döndürecek radikal spiritüel deneyimi fırsatı yaratırım. Çünkü tanrısal ruh şimdidir. Bana katılan savaşçılar sizin hayal bile edemeyebileceğiniz şeyler başardı ve yaşadılar. Bu radikal deneyimlerin değeri genelde adrenalin patlaması ya da korku engellerini aşarak değil, şimdi, bu anda tamamen var olarak anlaşılır. Fiziksel, spiritüel ve duygusal olarak rahat bölgenizin dışına çıktığınızda şimdi var olursunuz. Size verebileceğim en iyi örnek zorlayıcı bir konuma düştüğünüz bir olayı hatırlamanızdır. Emin olun, trafikte bir yayaya çarpmak üzereyken ya da o kayanın ucundan aşağı düşmek üzere asılı dururken aklınızda gelecekte ödeyeceğiniz faturalar yoktu. O anda tamamen o ana, o anki olaya odaklanmıştınız. Radikal bir spiritüel deneyim, odak noktanızı şimdiki zamana taşıyacak her şeyi içerir. Yeni bir güç seviyesine nasıl seyahat edeceğinizi öğrendikten sonra o yere geri dönme şansınız büyük ölçüde artar. Bugünden başlayarak asi aklınızı disipline etmeye başlayın. Dünyayı durdurun. Okurken okuyun, yazarken yazın, yerken yiyin, yürürken yürüyün. Yaptığın her şeyde ne kadar var olabileceğinizi görün. Bir kerede 10 farklı iş yapmak yerine bir şeyi tam yapın. Bu yavaşlamanız anlamına gelmiyor. Aksine çok daha fazla işin tamamlandığını göreceksiniz. Daha da önemlisi, yaşamda çok daha fazlasını elde edeceksiniz. Başta bunun zor geleceğini bilin ama ısrarcı olursanız gücünüzün arttığını anlayacaksınız. Ve inanın bana, kaçınamayacağınız bölünmeler olacak, fiziksel ya da psikolojik. Fiziksel meşguliyetleri halledin, sonra odak noktanıza geri dönün. Psikolojik meşguliyetleri anlayın, sonra işinize geri dönün. Geçmiş ve gelecek illüzyonundan uzak durun. Gücünüze adım atın, şimdi burada olun benim radikal savaşçı dostlarım. 17. ilke. Sezgilerinizi izleyin. Sezgileriniz sizinle konuşan yüksek benliğinizdir ve yüksek benliğiniz her şeyi bilir.
Bu sınırsız güce sürekli erişim sağlamak için bilincin nasıl işlediğine dair bir şeyi anlamak önemlidir. Bilincin 5 seviyesi vardır ama biz burada yalnızca 3'ünü ele alacağız. Bilinçaltı, bilinç ve yüksek bilinç. Hepsi eşit derecede önemli ama birbirinden farklıdır. Bilinçaltı, düşünme ya da mantık yürütme becerisi olmadan tüm vücudunuzu çalıştıran duygusal zihindir. Uyarıcı tepki oluşudur. Bilinçaltınız belirli bir zamanda uğraşmak istemediğiniz tüm deneyimlerinizi ve bastırılmış duygularınızı barındırır. Aklınızın bir bölümü ne kadar netse, iletişim akımı o kadar güçlü olacaktır. Diğer bir deyişle, bilinçaltınız için en güçlü pratik, bilincinden sınırlayıcı inanç, karar ve duyguları silip yok etmektir. Bilinçaltınız çok önemlidir. Çünkü yüksek bilinç, sezgiler, rüyalarınızda, metafor ve duygularda size bilinçaltınız aracılığıyla ulaşır. Bilinçaltınızda büyük engeller ve barikatlar olduğunda yüksek bilincin mesajları net bir şekilde ulaşamaz. Bu da geçmişinizi silmenin, savaşçının temel odak noktası olmasının bir başka sebebidir. Düşünen ve mantık yürüten bilincinizdir ve bu hem bir nimet hem de lanettir. Nimettir çünkü size nasıl düşüneceğinizi ve yaşamınızda ne yaratacağınızı seçme şansı verir. Lanet olmasının sebebi bilincinizin egonuzun yaşadığı yer olması ve bu yüzden spiritüel doğanıza erişiminizi engelleme gücüne sahip olmasıdır. Tanrısal benliğe düşünerek değil, deneyimleyerek erişebilirsiniz. Tam üstün güçle kendi benliğinize erişmek için entelektüel egonuzu, tüm önemsiz düşünceleri, arzuları, dilekleri, şikayet ve pişmanlıkları ile birlikte kapatmanız gerekir. Yüksek bilinç sizin yüksek benliğinizdir. Tanrısal ruh sizin içinizde ve sizin aracılığınızla yaşar. Hiçbir zaman kendini kabul ettirmeye çalışmaz, bilinci ve egosunu bastırmaz ama her zaman hazır ve isteklidir. Her durumda her sorunun yanıtı yüksek bilinçte yatar. Gücün bu sınırsız dünyasında adım atmak için önce birkaç şey yapmanız gerekiyor. 1. Egonuzu yoldan çekin. Size en büyük gücü ve en büyük karşılığı verecek şeylerin pek çoğu analitik zihne ve birçok arkadaşınıza çılgınca gelecektir. Bu yüzden kendinizi savaşçının yaşamına adamalısınız. Egonuzu yoldan çekin ve yolunuza devam edin. 2. Bilincinizle bilinçaltınız arasında mükemmel bir ilişki ve iletişim yaratın. Bilinçaltı mesajları yüksek bilinçten alır ve sezgi faktörünüz aracılığıyla bilincinize ulaştırır. Söylenenleri dinlemeye öğrenmelisiniz. 3. Bilgiyi unutun, tecrübeye bakın. Yüksek bilinç seviyesinde direkt kişisel tecrübenin yerini hiçbir şey alamaz. Ruhsal işlev görüyorken ilham alırsınız. Forma sıkışıp kaldığınızda tonlarca bilgi istersiniz. Çalışmak, hız ve güç kazanmak için faydalı ve etkilidir. Ancak en nihayetinde yüksek benliğinizi deneyimlemek için çalışmanın da ötesine geçmelisiniz. Bir kez tanrıların alemine adım attınız mı, hiç kimse ve hiçbir şey size farklısını söyleyemez. Siz bilirsiniz. Duygular ve hisler arasındaki farkı anlamak çok önemlidir. Duygular tepkiseldir ve bir yaban domuzu kadar bilindiktir. Duygularına göre yaşayan insanlar ne üretken ne de eğlenceli olan bir salıncakta sallanıp dururlar. Siz muhtemelen böyle birini tanıyorsunuzdur. Diğer yandan hisler yüksek bilinçten gelen mesajlardır. Bu mesaj taşıyıcısını tanımlamak ve veya açıklamak zordur. Yaşamadan anlayamazsınız. Duygular size bir görüş, içgüdüsel bir titreşim, içsel bir ifade ya da farklı duyuların mesajcısı formunda gelebilir. Bana sıkça sorulan sorulardan biri, farkı nereden biliyorsun? Nasıl ayırt edersin sorusudur. Bu deneyimsel bilgi olduğu için verebileceğim tek yanıt, farkı anlamanın pratik ve niyet gerektirdiğidir. Öğretilemez. Ben duygularla hisleri ayrıştırmaya yıllar önce başladım. Herhangi bir içsel mesaj aldığımda yanıt veriyordum, aptalca görünse bile. İyi sonuçlar aldıysam, bingo, sezgi diye düşündüm. Sonuçlar pek parlak olmadıysa onun duygu olduğunu biliyordum. Yaşadığım her başarılı neticeyle bana içsel ve harici ne olduğunu net bir şekilde anladım. Sonunda farkı ayırt edebildim. Siz de yapacaksınız.
Bilinçaltınızın istenmeyen engellerini temizlediğinizde bilincinizle bilinçaltınız arasında sevgi dolu bir ilişki kurun ve gayretli bir şekilde kişisel deneyimin peşinden gidin. Sonra her şeyi bilen olacaksınız. Size bu dünyaya ait birkaç fikir vereyim. Öncelikle akıntıya direnemezsiniz. Ben bunları yazsam ve öğretsem de bazen ben bile hatırlama ihtiyacı duyuyorum. İkincisi, ne zaman harekete geçeceğinizi bilin. Bir o kadar ne zaman harekete geçmeyeceğinizi bilmek de önemlidir. Yıllarca enerjinin nasıl işlediği ve sonuçların fiziksel forma nasıl getirildiği üzerine çalıştım. Birkaç yıl önce Bolluk Yasaları adlı bir kitap yazdım. Yüksekten uçuyordum. Ortaya koyuş becerilerimi kullanarak birçok şey biriktirdim. Büyük bir ev, pahalı arabalar, hoş kıyafetler. Anladınız herhalde. Neyse, kişisel bir ilişkimin bozulmasıyla kişisel bir döküm çıkardım ve savaşçı yaşamı sürmeye karar verdim. Anladım ki özgürlük ve esneklik ve uyumsuzluk ve azla yetinmek seçilecek yoldu. Kendimi engellerden kurtardım. Daha az, daha çoktu. Bu yaşam tarzı 2 yıldan biraz daha uzun bir süre gayet güzel devam etti. Bekardım, sadece kendi bilincimin büyümesine odaklanmıştım. Öğretmenlerimle çalışmak için sürekli seyahat ediyordum. Artıyor ve güçlü hissediyordum. Tahmin edin ne oldu? Ruh beni teste tutmanın zamanı olduğuna karar verdi. Genç, hoş bir bayanla bir ilişkiye başladım ve olayın romantizmine kapılıp önceki sözümü ve bağlılığımı unuttum. Kalp çarpıntılarımın böyle şeyleri kolaylıkla yapabilmesi enteresan değil mi? Her neyse, tekrar evcimen olmanın zamanı gelmişti. İşim iyiydi ve satın alacak bir ev aramaya başladım. Bir şeylerin yolunda gitmediğine dair işaretler o zaman geldi. Önce çok düşük bir fiyat limiti koydum, böylece kendimi sözümü tuttuğuma inandırıyordum. Ancak her baktığım evle birlikte o bedel giderek artmaya başladı. Eğer daha önce bir ev satın aldıysanız, bir emlakçının ve aç bir egonun finansal sözlerini nasıl kolayca yerle bir ettiğini biliyorsunuzdur. Beğendiğim bir ev buldum, teklif verdim ve pazarlıksız reddedildi. İkinci bir ev buldum, teklifimi sıraya koydum, ev sahibi ilk teklifi kabul etti. Dikkatimi çekti mi? Hayır. Ben zorlamaya devam ettim. Üçüncü bir ev buldum. Bu sefer benim teklifim verilen üçüncü teklifti. Ev sahibi ikinci teklifi kabul etti. O anda durup dinlemem gerekirdi. Öğretmenlerimden biri bana "Akımı zorlayamazsın James, akıntıya direnemezsin, onunla aynı yöne gitmelisin" demişti. Akıntıyla gitmek yerine egom beni bunun benim isteğimi test etmenin bir yolu olduğunu ikna etti. Bizler mantıklı varlıklarız, bu yüzden de çoğu zaman kendimize mantıklı yalanlar söyleriz. Ben de vazgeçmedim ve arayışıma devam ettim. Dördüncü evi buldum, teklif verdim ve kabul edildi. Nihayet. Ancak biçilen değer teklif edilen fiyatın çok altında çıktı. Kötü bir histi ama o zaman çoktan harekete geçmiş ve duygusal olarak bağlanmıştım. Emlakçı da farkı kapatacak farklı hileler sunmakla meşguldü. Bu noktada ruh bana bunun benim yolum olmadığını gösteren 5 net sinyal vermişti. Dinleyeceğimi düşünürdünüz. Ne oldu? Bir sonraki uyan çağrısı 2 kaşımın ortasına inen bir balyoz oldu. Kapanıştan birkaç gün önce şirketimden binlerce doların zimmete geçirildiğini öğrendim ve muhasebede korkunç bir yanlış bilgilendirme yapılmıştı. Sonuç, olduğunu düşündüğüm paralar aslında yoktu. Yüzüme inen son tokatla uyandım ve sözleşmeyi iptal ettim. Tabii bu arada depozito olarak yatırdığım paraları da kaybederek. Yeni bir ders almıştım. Zor yoldan. Akıntıya karşı direnemezsin. Bir kez daha o anda aslında benim yolumun bir parçası olmayan bir ego kazanım moduyla hareket ettiğimi anladım. Benliğimin planları farklıydı. Yüksek benliğinizi dinleyin. Aynı hatayı tekrar tekrar yapmayacaksınız. Bir şey size doğru gibi geliyorsa harekete geçin. Mantık size aksini söylese bile. Ancak bunun bir ego arzusu ya da duygularla harekete geçen bir eylem değil, his olduğundan emin olun. Doğru gelmiyorsa bekleyin. Beklemek genelde eylem kadar güçlüdür. Sadece sizi durduran şeyin korku ya da oyalanma olmadığından emin olun. Sezginizi dinlemeye başladığınızda daha güçlü olacaksınız. Bunun sırrı sürekli dinlemek ve mesajı uygulamaktır. Ego ve sosyal bilinç düşmandır. Bu iki kuvvet sizi geride tutup limandan ayrılmamanız için ellerinden geleni yaparlar.
Gücün yolu savaşçının yoludur ve hiçbir zaman kalabalık olmayacaktır. 18. ilke. Karşısında değil, yanında olun. Vietnam Savaşı sırasında Rahibe Teresa'ya sormuşlar. Bizimle savaşı protesto etmek için yürüyecek misiniz? Sakince yanıtlamış. Hayır, ama barış için yürürseniz orada olurum. Direndiğiniz her şey ısrarcı olur. Savaştığınız şeye hayat verirsiniz. Sevgi ilginin gittiği yere yönelir. Bir şeye karşı sert bir tavır almak, canavarı beslemeye devam eden işlevsiz bir sevgi tipidir. Bir keresinde eski bir çalışanım bana kızmıştı. Bu kişi kendisine yanlış yapıldığını hissetmiş ve olabildiğince çok insana anlatmaya karar vermişti. Müşterilerim, müşteri adaylarım, çalışanlarım, herkes. Ben hiç tepki vermedim. Yakın arkadaşlarımın ve iş arkadaşlarımın çoğu bana geldi. Bir şeyler yapmalısın, onu suçlamaya ne dersin? Hatta bazıları benim adıma öfkelendi. Onların çabalarına rağmen hiçbir şey yapmadım ve sonuçta ben kazandım. Savaşçı ne zaman harekete geçip ne zaman bekleyeceğini bilir. Aklı başında hiç kimsenin bu saçmalıklara inanmayacağını anlamıştım. Beğeni beğeniyi çeker ve onu dinleyecek herhangi bir insan onunla aynı kafa yapısında olurdu. Benim ilgisizliğim konunun kapanıp yok olmasını sağladı. İsa kötülüğe direnme derken ne demek istedi? Kötülük yanılsamadır. Eğer kötülük kelimesinin kökenine bakarsanız Yunanca örtmek ya da saklamak anlamına geldiğini görürsünüz. Kötülük, iyiliklerin gerçeğini saklayan bir örtüden başka bir şey değildir ve sizden enerji almadıkça hiçbir gücü yoktur. Ekorsin Mirakles şöyle der: kendinizi savunursanız saldırıya uğrarsınız. Gerçek olan hiçbir şey tehdit edilemez, yalnızca yanılsama tehdit edilir. Gerçek değişmez ve nihaidir. Diğer her şey gelir ve gider. Bir şeye karşı tavır aldığınızda kumdan bir temeli savunuyor ve kötülüğe enerji kazandırıyor olursunuz. Terörle savaş, sonlandırmayı hedeflediği şeyin kendisine enerji ve hayat verir. Her şeyin bir zamanı ve yeri vardır. Ama siz geliştikçe bu etkileri olan çekiminizin azaldığını fark edeceksiniz. Ekorsin Mirakles bir de şöyle der: her şey Tanrı'nın sesinin ekosudur. Savaşçı, bilinç dağlarını ölçmeye devam ederken düzeltme etkilerini bir kenara bırakır ve her şeyin kusursuz ve kutsal olduğunu anlar. Her şeyin bir sebebi vardır ve her şey tam olarak olması gerektiği gibi olmaktadır. Eğer siyasetçilere ve sosyal sorunlara tepki veriyor, kızıyorsanız olayı anlamıyorsunuzdur. Bu yaklaşım, egonun her şeyin nasıl olması gerektiğini bildiğini ispatlama çabasıdır. Bu aslında sorumlunun siz olduğunu iddia ettiğiniz için küstahlığın en üst boyutudur. Evrim bir süreçtir. İlişkilerin hali, insanlığın bilinç seviyesinin direkt bir yansımasıdır. Bilinci arttırın. Etkilerin tek seçeneği uymak olacaktı. Ayrıca yeni bir şeyin yaşaması için önce bir başkasının ölmesi gerektiğini de unutmayın. Ölüm ise asla kolay değildir. Kaos teorisi bize bariz bir kargaşanın daha yüksek bir bakış açısından son derece organize olduğunu söyler. Genelde biz olaya daha geniş bir perspektiften bakacak kadar dışarıda kalamayız. Güç yaşamı, genel resmi görme, yaşamı olduğu gibi kabullenme, her şey ne kadar karmaşık görünürse görünsün, her şeyin kusursuz bir düzen içerisinde ilerlediğini anlama becerisi verir. Peki, bu bir şeyleri geliştirmeye uğraşmamanız anlamına mı geliyor? Hayır. Ama dünyayı geliştirmenin en etkili yolu kendi gücünüzü arttırmaktır. İsa'nın dediği gibi, eğer ben yükselirsem her insanı yükseltirim. Kendi enerjinizde, bilincinizde ve gücünüzde kat ettiğiniz her yol tüm insanlık için bir ilerlemedir. Yapabileceğiniz en büyük iyilik, verebileceğiniz en büyük hediye kendi gelişiminizdir. Etkisinden bahsedelim. Güç yolunda yürümek insanlığı şimdi ve gelecekte ileriye götürür. Eğer kendinizi bir şey yapmaya zorlanmış hissediyorsanız, bir şey yaratmak için yaptığınızdan emin olun. Yok etmek için değil. Karşısında olmak yerine yanında olun. Bu önemli bir ayrımdır ama akıl negatifi ayıramaz. Diğer bir deyişle, ben size savaşı düşünmeyin dersem, bu dediğimin anlam kazanması için ne düşünmek zorunda kalırsınız? Düşünmemeniz gereken şeyi.
Odaklandığınız şey, yarattığınız ve çektiğinizdir. Odak noktanız, sevgi noktanızdır. Öncelikle odak noktanızın bilincinizin artması olduğuna dikkat edin. Sürekli enerji toplayın, yoğunlaşın ve enerjinizi arttırın. Bunu yapmanın en güzel yolu istemedikleriniz yerine istediklerinize, karşısında olduğunuz yerine yanında olduğunuza odaklanmaktır. Bu şekilde enerjinizi en güçlü şekilde kullanır ve ilerlemenize hayat verirsiniz. 19. ilke. Sadece yapın. Doğuda bir söz vardır. Aydınlanmadan önce su taşıyın ve yerleri süpürün. Aydınlandıktan sonra su taşıyın ve yerleri süpürün. Bunun anlamı bilinciniz genişleyip arttıkça yaptıklarınızın, aktivitelerinizin pek değişmediğidir. Güç yaşamı ilk bakışta diğer yaşamlara benzer. Eğer bir gün için bir spiritüel savaşçıyı izleyecek olsanız, onun da telefon görüşmeleri yaptığını, randevularına gittiğini, plan yaptığını, yemek yiyip uyuduğunu, diğer herkesin yaptığı şeyleri yaptığını görürdünüz. Fark dış aktivitelerde değil, içsel olanlardadır. Gücünüzü belirleyen şey ne yaptığınız değil, onu nasıl yaptığınızdır. Bu nasıl zihninizin iç dünyasında saklıdır. Oyuna tamamen katılabilirsiniz, ortak olmadığınız sürece. Diğer bir deyişle, onu bir oyun olarak görür ve yaptığınız şeye tüm enerjinizi ve dikkatinizi verseniz de kendinizi sonuca bağlamazsınız. Yapmış olmak için yapmak, nihai mutluluk ve güçtür. Çoğu birey yapmanın keyfi için değil, almak için yapar. Benim bu aktiviteye dahil olmamın sebebi karşılığında büyük bir getirisi olmasıdır diyen kafa yapısıdır. Birkaç yıl önce büyük bir konferansta bir numaralı konuşmacıydım. Sağlık endüstrisinde evden çalışan iş sahiplerinin dahil olduğu bir gruptu. Sahne arkasında duran genç bir adam kendini tanıttı ve bana bu işi yeni kurduğunu söyledi. Tebrikler dedim ve sordum. Neden böyle bir iş açmayı düşündünüz? Hiç düşünmeden yanıtladı. Bu işten çok para kazanan insanlar tanıyordum. Gülümsedim ve hiçbir şey söylemedim. Ama aklımdan şu geçti. Sen kazanamayacaksın. Pek çok çalışma potansiyellerinin zirvesine ulaşan insanların bunu para için yapmadığını gösteriyor. Para tutkunuzu mükemmel bir şekilde izlemenin yanında ilaveten geliyor. Güç insanı yapmanın keyfi için yapar. Diğer bir deyişle, bir aktiviteye katılacaksanız bunu keyif aldığınız için yapın. Belirli bir gelir elde ederseniz ne hoş. Edemezseniz en azından eğlenmişsinizdir. Gerçek şu ki, ne zaman belirli bir gelire ya da hedefe ulaşsanız sıra bir sonrakine gelmiştir. Unutmayın, ego asla tatmin olmaz. Bir hedefe ulaştığınızda kutlamak ve anın tadını çıkarmak için durabilirsiniz ama kaçınılmaz bir şekilde bir sonrakine uzanırsınız. Barındırdığınız her geç değer oraya ulaşırken geçen süreçle gelecek. Size garanti ederim, dönüp yaşamınıza şöyle bir baktığınızda size en güzel anıları ve en büyük değerleri veren şeylerin, seçtiğiniz yollar, karşılaştığınız zorluklar ve yaşadığınız tecrübeler olduğunu anlayacaksınız. Gerçek bolluk seyahattedir, varış noktasında değil, yapmakta, almak ya da sahip olmakta değil. Bir güç yaşamı sürdürmek, her günün her anından keyif almaya öğrenmektir. Şimdi burada olmanın bir başka yolu vardır. Bu yüzden gücünüzü toplayın ve ona yoğunlaşın. 20. ilke. Evinize taşının. Ben bunu sahneden ne zaman söylesem seyircilerden birkaçı ne demek istediğimi anlayana kadar üzerlerine alınır. Burada kastettiğim ev benliğinizin evi. Diğer bir deyişle bedeniniz. Büyürken yaşlanmazsınız, büyümeniz durur ve yaşlanırsınız. Yaşarken ölmüş öyle çok insanla tanıştım ki, yıllardır rutin yaşamları dışında yaptıkları hiçbir şey yok, planları da yok. Tek bekledikleri birkaç çivi ve tabut hazır. Ne yazık ki bu tabutu onlar kendileri yapıyor. Eğer bir gün Rock and Roll Hall of Fame'i ziyaret ederseniz, büyük harflerle yazılmış bir levha göreceksiniz. Eğer rock and roll dinlemeyi sevmiyorsan çok yaşlanmışsın demektir. Lütfen anlayın. Zamanlarını geçirmiş insanların genç görünmeye çalışmalarına, gençliğinden kalan kıyafetleri giyip tuhaf görünmelerine, hala barlara takılmalarını söylemiyorum. Spor salonuna tayt giyip bol pantolonlar giyen büyük babalardan bahsetmiyorum. Ben yaşlılığın içinize girmesine izin vermemenizi, tek düzeliğin dışında kalmanızı söylüyorum.
Kendinizi bir tek düzeliğin içinde bulursanız ölüme gidiyorsunuz demektir. Tek düzelik üzerinde bir tabaka toprak bulunmayan bir tabuttur. Güç insanı, macera ve heyecanı listenin en üst sırasında tutar. Ben okyanus kenarında yaşıyorum. Güçlü bir fırtına koptuğu zaman ayakta kalabilen ağaç en çok esneyip yatabilen ağaçtır. Eğer bir ağaç esnek değilse tam toprağın göbeğinden çıkar ve yıkılır. İçinize yaşlı bir insanın girmesine izin verdiğinizde katılaşırsınız, tıpkı öldüğünüzde olduğu gibi. Katılık egonun hastalığıdır. Egonun öncelikli hedefi hayatta kalmaktır. En büyük korkusu ise ölümdür. Sonuç olarak tahmin ve kontrol etmeye kalkar ve bu tahmin edilebilirliğin onun başarmasına ve hayatta kalmasına izin vereceğini sanarak kendini kandırır. Buradaki ironi en çok korktuğu şeyin yarattığı şey olmasıdır. Tahmin edilebilirlik ölümdür, rahatlık ise olduğunuz yerde sayma hali. Egonun düşündüğü şey onu ölümsüzlüğü getirir ve güç ise tabuttaki bir diğer çividir. Bu ilke bitkiler için de insanlar için de geçerlidir. Yaşayan her şey esneklik ve uyumla açar, yeşerir ve çiçek verir. Abraham Maslow şöyle demişti: elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür. Mecazi anlamıyla yaşlı demek çekici iyi kullanmak demektir. Kendinizi yaşamın tüm sorularının yanıtlarını bildiğinizi düşünürken yakalarsanız yaşlanıyorsunuz demektir. Gençlik bir kafa yapısıdır, açık olmaktır. Gençlik bir macera veya öğrenme ve yeni deneyimler kazanma tutkusudur. Gücün en büyük düşmanlarından biri netlik yanılsamasıdır. Yaşamla ilgili tüm soru ve yanıtları elimizde tuttuğunuza inanmaya başladığınızda mezarlıktaki yerinizi ayırtıyorsunuz demektir. Güç yaşamı, merak ve esneklik halinde yaşanır. Açık ve canlı kalın. 21. ilke. Küçük şeyleri sürekli yapın. Küçük şeyler stratejik yerlerde sürekli yapıldığında büyük etkiler yaratır. Bunu yaşamınızın her alanında bulacaksınız. En büyük farkı yaratan hep küçük şeylerdir. İlişkilerinizi düşünün. Genelinde önemli olan büyük hediyeler ya da inanılmaz seyahatler değil, küçük bir seni seviyorum, bana ihtiyacın olduğunda yanındayım, sana inanıyorum sözleridir. Aynı şey yaşamınızın kişisel ve profesyonel alanlarında da geçerlidir. Bu yüzden önemli olanı üstlenmelisiniz. En önemli uzun dönem konularının genelde en büyük ya da en acil olmadığını fark edeceksiniz. Gelin bir savaşçı olarak sizin düzenli olarak yapabileceğiniz bazı küçük şeylere bakalım. Her gün sessiz veya düşünme zamanı belirleyin. Her ne kadar bu zamanı en iyi kullandığınız anlar olsa da nadiren uygulandığını fark edeceksiniz. Toplu kitleler kişisel zamanı yüksek öncelikli bir aktivite olarak görmüyor ve buna teşvik etmiyorlar. Gücünüzü arttırmayı içinizde yeni bir kimlik oluşturmak olarak görün. Tıpkı küçük bir çocuk gibi bu yeni kimliğinde ilgiye ve bakıma ihtiyacı var, yoksa hayatta kalamaz. Daha önce bahsettiğimiz gibi kişisel meditasyon ve düşünme zamanınız gücünüze güç katmak için yapabileceğiniz en önemli yatırımdır. Benim en yaratıcı yaşam ve iş kurma fikirlerim hep bu sessiz zamanlarımda ortaya çıkmıştır. Yüksek benliğime yaptığım en üstün maceralarım da böyle zamanlarda oldu. Şöyle düşünün, bir ilhamın potansiyel karşılığı nedir? Ölçülemez. Öyleyse yapın. El yazısı notları. Bu çok basit bir aktivite olmasına rağmen potansiyel gücünü küçümsemeyin. Bir iyi zamanlanmış el yazısı notu yazmak için enerji harcayarak şirketimde milyonlarca dolar biriktirdim. Stratejik yerlerde yapılan küçük şeyler büyük etkiler yaratır. Siz diğer pek çok modern insan gibi muhtemelen gününüzü e-posta, sesli mesaj, telefon görüşmeleri ve fakslarla geçiriyorsunuz. Günümüz dünyasında çok az insan durup el yazısıyla not yazmak için zaman ayırıyor. Beni yanlış anlamayın. Mekanik kolaylıkların da zamanı ve yeri vardır. Ancak gerçekten hizmet ettiğiniz insanlar üzerinde bir etki bırakmak istiyorsanız kaleminize alın, bir kart seçin, pulu yalayın ve postaya verin. İleri teknoloji toplumunda yüksek dokunuşlar çok değerlidir. Çevrenizi temizleyip düzenleyin. Feng Shui, enerji yönetiminin Çin sanatıdır ve elle tutulamaz enerjinin en uygun akışı için yaşamınızda somut eşyaları nasıl düzenleyeceğiniz konusunda çok yardımcı olabilir. Ancak bu da diğer her şey gibi aşırıya kaçabileceğiniz bir konudur. Bir keresinde evime gelmesi için bir Feng Shui uzmanını aradım.
Adam evimdeki kristaller, kurallar ve düzenlemelerle çılgına döndü. Çevre enerjimi rahatlatmak yerine onu kullanmaya başlamıştı. Pek çok kişisel eşyam uzmanla birlikte dışarıyı boyladı. Bir çevre sizin içinde bulunduğunuz her neyse ona ya güç kazandırır ya da zehir. Eski bir arkadaşımın dağınık bir masa ve ofis kişinin meşgul olduğunu gösterir dediğini hatırlıyorum. Oysa dağınık bir masa ve ofis, dağınık bir masa ve ofisi gösterir. Dahası tembel egonun işaretidir. Dağınık çevreler enerjinizi tüketir. Yine annenin toplamasını bekleyen egodur. Komikliğin anlamı yok. Temiz ve düzenli bir çevrede çok daha üretken ve güçlü olursunuz. Siz temiz ve düzenli olduğunuzda daha üretken ve güçlü olursunuz. Görsel dağınıklıkları ve karalanmış not kağıtlarını yok edin. Gömleğinizi düzeltin, dik oturun, karnınızı içine çekin, tüm alanlara güç kazandırın. Hakkınızı istemektense hakkını verin. Ego, okşanmak, tanınmak ister. Savaşçı okşamak, tanımak ister. Tuhaf ama yaşamdaki gerçek paradoks budur. Ne kadar çok verirseniz o kadar çok şeye sahip olursunuz. Bilge Lao Tzu dünyaya İsa'dan 500 yıl önce gelmiş ve Tao Te Ching'i yazmıştır. Spiritüel ustalığın bu inanılmaz eseri yıllar boyu benim yanımda olmuştur ve güç yaşamına dair inanılmaz fikirler içerir. Liderlik üzerine bir incelemede Lao Tzu'nun dörtlüğü açıklamaya gerek bırakmayacak cinsten. Gerçek liderler peşindekiler tarafından bile zor tanınırlar. İyi liderler insanların sevdikleri ve beğendikleri. Kötü liderler insanların korktukları ve hor gördükleri. Büyük liderler ise insanlara bunu ben yaptım diyenlerdir. Herkese dünyanın en önemli insanıymış gibi davranın. Çoğu eylem alışkanlıktan yapılır. Genelde insanlar o veya bu olduğu zaman boşluğu doldurun yapmaya başlayacağım gibi sözlere inanarak kendilerini kandırırlar. Örneğin daha çok para kazanınca paramı biriktireceğim ya da bağışlayacağım ya da eğer işlerim yolunda giderse ailemle daha çok zaman geçireceğim. Tüm bunlar illüzyondur. Egonun bahanelerinden başka bir şey değildir. Sonuç, eğer çok az paranız varken zekice yatırım yapma alışkanlığını geliştiremezseniz, kamyon dolusu paranız olduğunda hiç yapamazsınız. Bugün davranış alışkanlıkları, yarın alışkanlık davranışları olacak. Alışkanlığınızı değiştirmediğiniz sürece hiçbir durum değişikliği sizi değiştiremez. Bu yüzden tanıştığınız herkese Tanrı benliğiyle tanışıyormuşsunuz gibi davranın. Çünkü öyle. Pısırık bir insan ona karşılığında bir şeyler verecek birine, iyi bir müşteriye, iyi geçindiği birine, onların amacına hizmet edecek birine iyi davranabilir. Ama Mesih'i ve Buda'yı dağınık, pasaklı ve potansiyel sevimsiz olarak görmek yüksek bilinçte ve güçte bir insan gerektirir. Marketteki kasiyere, banka görevlisine, yoldan geçen birine, caddede siz bir şeyler satmak için önünüzü kesen çocuğa, sanki o kişi sizin milyon dolarlar kazanmanızı sağlayacakmış gibi davranın. Bunun gibi güçlü alışkanlıklar size hizmet eder ve bir güç yaşamı sürdürmenizi sağlar. Defter tutun. Bir kez daha bu güçlü bir pratik olan küçük bir aktivitedir. Sıkça aldığım bir başka soru. Her gün yazıyor musunuz? Ve ne yazıyorsunuz? Öncelikle her gün oturup bir şeyler yazmıyorum. Sadece yazmak istediğimde ya da paylaşmak istediğim bir şey yaşadığımda yazıyorum. İkincisi, defter ile günlük arasındaki farkı anlayın. Defterime kişisel doğamla ilgili özel şeyler yazabilirim. Oysa defterin amacı bu değildir. Ama günlüğün amacı budur. Kişisel bir defter, yaşam tecrübelerinizi, fikirlerinizi ve öğrendiklerinizi yazabileceğiniz yerdir. Öğretmenimle Ant Dağları'na ya da kahunamla Hawaii'ye gittiğimde bu deneyimlerimi defterime yazıyorum. Böylece daha sonra tekrar üzerinde çalışabileyim. Bir kişisel gelişim seminerine katıldığımda notlarımı defterime yazıyorum. Aklıma gelen fikirleri ve esinlendiğim şeyleri defterime yazıyorum. Sessizlik zamanlarımda aldığım mesajları defterime yazıyorum. Temel olarak yaşamımda olup biten her önemli şeyi yazıyorum. Bu bilgileri saklamak, gelecekte kullanmak için inanılmaz faydalıdır. Geriye dönüp yaşamınızın ve bilincinizin bir anında hangi noktada olduğunuzu ve ne kadar değiştiğinizi görmek çok güçlü bir deneyimdir. Kişisel geçmişinizin ne kadarı artık yaşamıyor? Yaşamımın bir noktasında benim için son derece önem teşkil eden ve çok endişelendiğim şeylere bakıp güldüğüm çok olmuştur.
Onlara uzaktan bakınca öyle aptal görünüyorlar ki. Bu büyümenin iyi bir onayı ve izlerden kurtulup bilincimin artışını uygulama devam etmem için mükemmel bir hatırlatmadır. Bir okyanus gemisi koordinatlarda küçük değişiklikler yaparak 180 derece dönüş yapar ve kilometrelerce bu koordinatlarla ilerler. Bir hız teknesi sürekli dönebilir. Yaşam bir okyanus gemisidir, hız teknesi değil. Sürekli uygulanan küçük egzersizler zaman içinde önemli sonuçlar kazandırır. Azla yetinmeyi bildiğinizde çok şeyle ödüllendirileceksiniz. 22. ilke: bağışlayın ve özür dileyin. Kimse bir yılan soktu diye ölmez. Yılan sokması yılan sokmasıdır. Yılanın dişleri derinizden ayrıldığı anda ısırma eylemi sona erer. İnsanı öldüren kanına giren zehirdir. Zehri çıkarın, tehlike kalmaz. Bir keresinde bağışlayıcı olmamanın zehir içip karşısındaki insanın ölmesini beklemek gibi olduğunu duymuştum. Bağışlayıcı olmamak damarlarınızda dolaşmaya devam eden zehirdir. Bu yüzden bağışlamak bir insanın kendine verebileceği en büyük armağandır. Kendine olan sevgisini göstermenin en güzel yoludur. Affedici olmamanın en büyük sebebi kendini sevmemektir. Bu size çılgınca gelse ve egonuz size tam aksini de söylese, bu kavram üzerinde düşündükçe bunun akla gelebilecek en mantıklı gerçek olduğunu fark edeceksiniz. Affetmek insanın kendine vereceği en güzel hediyedir ve bunu kendinize vermediğiniz sürece başkalarına da tam anlamıyla veremeyeceksiniz. Cours in Miracles şöyle der: bağışlayıcılık selametin anahtarıdır ve sizin fonksiyonunuzdur. Çoğumuz büyük bir metot, tören ya da güç tarafından affedilmemiz gerektiğine inanmaya koşullandırıldık. Tanrısal benliğe elçilik yapan bir öğretmene ya da sürece yalvarmalıyız. Bu çocuksu bir saçmalıktır. Sizi affetmesi ya da kurtarması için kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Siz kendinizi kurtarın. Siz zaten affedildiniz. Bunu anlamanız lazım. Ama James, bana günahkar olduğum ve günahlarımdan arınmam gerektiği söylenildi diye düşünebilirsiniz. Evet, aslında öylesiniz ve günahlarınızdan arınmanız gerekiyor. Ama önce günahın ne anlama geldiğinden emin olalım. İddiaya girerim, kulağa geldiği kadar çirkin değildir. Öncelikle günah kelimesi Yunanca'da bir okçuluk teriminden gelir ve hedefi şaşırmak demektir. Çok da kötü değil. Sadece hedefi şaşırdığınız için sonsuz bir barbekünün konusu olamazsınız. Hazır cehennem ateşinden bahsetmişken gelin bazı yanlış isimlendirmelere göz gezdirelim. İsa bize şöyle söyledi: cennetin krallığı içinizdedir ve bu bahsettiği bir bulut huzmesi falan değil. Öyleyse cehennemde içsel bir durum olmaz mı? Boynuzlu şeytanın sonsuzluk için bizi pişirip karartması fikri anlamayan ve hala anlamamış insanların çocuksu akıllarından gelmiştir. Ona bakarsanız biz güneşin her gece öldüğüne, her sabah doğudan tekrar doğduğuna, dünyanın düz olduğuna, güneşin dünyanın etrafında daireler çizdiğine, Tanrı'yı mutlu etmek için hayvanları kurban etmemiz gerektiğine, daha pek çok şeye inandık. Bu efsanelerin pek çoğundan kurtulduk. Neden çocuksu bilincin diğer ürünlerinden de kurtulmayalım? Büyüyüp uyanma vakti çoktan geçti. Teknolojide önemli atılımlar yaptık ama geleneksel dini inançlarımız neredeyse taş devrinden beri aynı. Siz sadece hedefi şaşırdınız diye birinin sizin için ölmesi gerektiği inancından kurtulun. Tanrısal benlik kurbanlara ihtiyaç duymaz, hiçbir zamanda duymadı. Kurban etmeniz gereken tek şey yalnızlığın yanlışlarıdır. Hedefi şaşırmak genelde hedefi vurmayı öğrenirken yaptığımız bir şeydir. Aynı şekilde tövbe kelimesi de Yunanca'dan gelir ve kalbin değişimi anlamına gelir. Bu yüzden kurtulmak ve yeniden doğmak için tek yapmanız gereken kalbinizi değiştirmektir. Günahkarlar tövbe edin, Yunanca'da hedefi şaşıranlar kalbinizde değişime gidin demektir. Kendinize bağışlayıcılık armağanını verin, otomatik olarak enerjinizi yükselteceksiniz. Dünyayı durdurun ve şimdi sonsuzlukta var olun. Bağışlayıcılığa ihtiyaç duyan her şey doğası gereği geçmişte yaşanan bir şeydir. Bu yüzden kendinizi ya da başkalarını affetmemek, geçmişe bağımlı olmanıza sebep olur ve şimdi zamanda gücünüzden çalar. Yol boyunca bazı yılan saldırılarıyla karşılaşabilirsiniz ama zehri taşımanıza gerek yok. Bu da bizi özür dileme ya da affedilmeyi isteme fikrine götürüyor. Önceden anlaşalım.
Burada samimiyetsiz bir şekilde üzgünüm dediğiniz kaçış mekanizmasından bahsetmiyoruz. Bu gerçek bir özür dilerim egzersizidir. Gerçek bir özür, bir dahaki sefere farklı davranmak istediğinizi belirten samimi bir ifadedir. Özür dilemekte zorluk çeken pek çok insan tanıyorum. Bağışlayıcı olmamayla yakın akraba olan özür dilememe, enerjinin geçmişte sıkışıp kalmasına neden olur ve ilerlemeyi engeller. Diyelim inanılmaz kirli bir çift çorabı bir dolaba koyacak, dolabı kilitleyecek ve 1 yıl boyunca açmayacaksınız. 1 yıl sonra gelip onların temizlendiğini ummak saçmalık olurdu. Aynı şekilde bağışlayıcı olduğunuzda, özür dilediğinizde bunu başka kimse için değil, kendi enerji ve gücünüzü telafi etmek ve arttırmak için yaparsınız. Karşınızdaki insanın özrünüzü kabul edip etmemesi hiç önemli değildir. Affedildiğinizde kendinizi iyi hissedersiniz ama sonuçta alacağınız tepkiyi kontrol edemezsiniz. Siz kendinize düşeni yaptığınızda enerji toplayıp ona yoğunlaşabilir ve ilerleyebilirsiniz. Öyleyse savaşçı, önce kendinize, sonra da diğerlerine en güzel hediyeyi verin. Kirli çoraplarınızı dolaptan çıkarın. Bu 2 egzersiz gücünüzü ve hızınızı arttıracak. Onlar en büyük uyanışın anahtarı olabilirler. 23. ilke. Dünyayı yıkın. Çalışmalarımın ve ayinlerimin çoğu eski Hawaii'nin şaman geleneklerinde ve Valcambamba, Cusco ve Machu Picchu'dan Peru geleneklerinde oldu. Eski Hawaiililere inanılmaz bir saygı duyuyorum, hatta daha fazlasını İnkalara. İnkalar aşırı derecede spiritüel insanlardı. İnkalar için her şey ruhtu. Başka hiçbir medeniyet, belki eski Mısırlılar dışında bu kadar spiritüel ve fiziksel başarıyı yakalayamadı ve kesinlikle İnkalar dışında hiçbiri bu kadar kısa süre var olup hepsini tamamlamayı başaramadı. Tüm eski gelenekler dünyanın insan aklının kolektif dikkatiyle yaratılan bir dünya olduğunu söyler. Bizler dünyayı kolektif dikkatimizle tutuyoruz. Dikkatimiz kaydığı zaman bizim bildiğimiz dünyayı kalır. Her ne kadar bu konu üzerine entelektüel bir sohbet sürdürebilecek de olsak, muhtemelen çok az ilerleme kaydederiz. Varoluşun fiziksel düzleminde eylemin yerini alabilecek bir şey yok. Bilinçaltı seviyesinde ise odaklanmanın yerini alabilecek bir şey yok. Kozmolojinin bilinç seviyesinde anlayışın yerini bir başka şey alamaz ve yüksek bilinç seviyesinde deneyim tektir. Her seviyede dünyalar arasında bir çatlak vardır ve siz bu dipsiz kuyuya adım atma becerisine ve hakkına sahipsiniz. Pek çok yenilikçi düşünür bize sanrısal araştırmalar aracılığıyla halüsinasyonun, yaşadığımız dünyanın yıkımından başka bir şey olmadığını söyledi. Algılanan dünya bir kez yıkıldı mı, savaşçı gerçekliğin sıra dışı hallerini keşfetmeye başlar. Bilincin sıra dışı halleri en az bizim tipik beta dalga işlem halimiz kadar gerçektir. Varoluşun bu değişen düzlemlerine nasıl gideceğinizi bildikten sonra geri dönüş yolunu bulmanız da muhtemeldir. Şahsen ben şaman yolculuğumda tanrısal ruhu, tüm geleneksel kiliseye gidiş yıllarımda tanrısal ruh hakkında öğrendiklerimden çok daha fazla deneyimledim. Yakın zamanda yapılan bir anket bize ankete katılan insanların %90'ının Tanrı'ya inandığını, %15'i veya daha azının ise bu yaratıcı güçle direkt kişisel bir deneyim yaşadığını gösteriyor. Tanrısal ruhu gerçek anlamda deneyimlemek için izin vermeye istekli olmanız gerek. Dünyayı yıkmaya istekli olmalısınız. Tabii bunu halüsinasyonlar aracılığıyla yapmanız gerek demek değil. Başka yollar da var. Birçoğunu ben güç yolculuğu seminerlerimde öğretiyorum. Şaman gelenekleriyle ilgili en sevdiğim şeylerden biri, şamanın gücünü direkt kişisel ifşa aracılığıyla kazanmasıdır. Spiritüel yeteneğini kazanması için üniversiteye gitmesine, belirli bir diploma almasına gerek yok. Onun spiritüel gücü direkt olarak kaynaktan gelir. Çoğu insan Tanrı hakkında çok şey bilmeyi, kişisel Tanrı deneyimine tercih etti. Daha önce söylediğimiz gibi, daha yüksek bir bilince yapılan yolculuklar öğretilemez, yaşanması gerekir. Tanrısal ruh hakkında öğrenmeye çalışmak bir restorandaki menüyü okumak gibidir. Menü bir tanım olsa da yemeğin kendisi değildir. Yemeğin tadına bakmak için onu gerçekten yemelisiniz. Bu gerçekliklerin deneysel yanlarını bu kitapta keşfedemeyiz. Bu güç yolculuğu seminerlerimin amacıdır. Ama entelektüel bir noktadan farklı bir düşünüş ve varoluş tarzıyla dünyayı yıkmaya başlayabilirsiniz.
Ustanın yaşamı, nesilden nesle aktarılan şeyleri olduğu gibi kabul edebilecek bir yaşam değildir. Sizin gerçekten ne kadar özgür olduğunuzu düşünmenizi istiyorum. Kitabı bu noktaya kadar okuduysanız muhtemelen düşüncenin tarihsel bir biçimde programlanmış haline karşı çıkan bir şey okudunuz. Hala burada olduğunuza göre büyük olasılıkla bu sisteme karşı çıkan bir şeylere açıksınız. Tebrikler. Kitlelerle düşünüp oynayarak bir güç yaşamı yaşayamazsınız. O dünyayı yıkmanız gerekir. Spiritüel savaşçının dünyası sıra dışı gerçekliğin dünyasıdır. Bu dünyayla rahat ettiğinizde gücünüzü statik gibi görünen şekle dönmeye başlayacak. Kitlelerin mucize dediği şeye savaşçı varoluşun normal bir hali olarak görür. Bir kez daha gücün bu seviyesine ulaşmak için, ödülün bedelini ödemek için inanılmaz bir istek ve bağlılık duymalısınız. Şu anda bildiğiniz her şeyi gömmeye hazır mısınız? Tamamen temizlenmeye, kişisel geçmişinizi ve tüm bağlılıklarınızdan kurtulmaya hazır mısınız? Kitlelerin yolundan gitmeyi reddederek başlayın. Kimliğinizin ne yaptığınızın ya da neye sahip olduğunuzda tanımlandığı anlamsız fikirlere kanmayı reddedin. Egonuzun sizi sonsuz tüketime ve aşırı açılmaya ikna etmesine izin vermeyin. Bu dünyayı yıkın. Basit ve uyumsuz bir yaşam sürün. Hiçbir şeyiniz olmasın. En nihayetinde hiçbir şeye zaten sahip olamadığınızı biliyorsunuz. Hiçbir şey toplamayın. Ne de olsa çok toplayanın kaybedecek şeyi çok. Hiçbir şey toplamayanın ise kaybedecek hiçbir şey yoktur. Anında yola çıkmaya ve yön değiştirmeye hazır olun. Bunu taşıyacak bir sürü yükle yapamazsınız. Esnekliği ve özgürlüğü en üst düzeyde yaşayın. Vatanseverlik ve ulusalcılık sürüsünden uzak durun. Her ikisi de diğerlerini daha eksik ya da daha yanlış yaparak tek bir ırk ya da inanç sisteminin doğru olduğunu savunan çocuksu tapınmalardır. Hristiyan, Yahudi, Hindu, Budist, Baptist ya da tanrısal ruha doğru yol olduğunu iddia eden diğer tüm etiketlerden kurtulun. Bu etiketlerin hepsi kendi kişisel tanrılarının onlara daha çok ilgi göstereceğine inanan egonun ürünleridir. Eğer tüm büyük dini inançlar haklı olduğunu ve diğerlerinin haksız olduğunu söylüyorsa kimse haklı değildir. Siz bir yolcu, bir savaşçı, evrenin vatandaşısınız. Biri size Hristiyan mısın diye sorduğunda evet deyin ve Hristiyanlığın gerçek anlamının bir ikona tapmak değil, bir Mesih olmaktan geçtiğini unutmayın. Size Budist misin diye sorduklarında evet deyin. Cisimlenmiş bir tanrıya tapmak yerine Buda olduğunuzu bilerek. Hopi yerlileri şöyle bir tahminde bulundu ve 144 bin ışık savaşçısı, kalkanları hazır, tüm yolların tek bir yola çıktığını bilerek en büyük ihtiyaç anında dünyaya gelecek ve öğretmenlere öğretecektir. Bir savaşçı olarak siz tüm yolların tek bir nihai sonucuna vardığını bilirsiniz. Kitlelerin dünyasını yıkın ve gücün dipsiz kuyusuna adım atın. 24. ilke. Rüya zamanında yolculuk yapın. Yüksek bilinciniz, bilinçaltınız aracılığıyla bilincinizle iletişim kurar. Bu yüzden yüksek bilincinizin bilinçaltınız aracılığıyla rüya zamanında gönderdiği mesajlara özellikle dikkat etmelisiniz. Uyku halindeyken, bilinciniz mola vermişken gerçekten ne olduğuna dair pek çok teori vardır. Bazıları bizim gerçekten farklı bir gerçeklikte ya da bilinç boyutunda yaşadığımıza inanır. Eğer rüya zamanlarının önemli olmadığını düşünüyorsanız şuna bakın. Uyku zamanlarını yaşamınızın ortalama 1/3 dilimini kaplar. Fiziksel yaşamınızın %33'ü boyunca bilinciniz kendini kapatır ama siz hala aktif durumdasınızdır. Bilinçaltınız asla uyumaz. Genelde beden zihin denilen bilinçaltı kalbin atmasını, solunum ve sindirim sisteminin çalışmasını sağlar. Sizi sıra dışı bilinç yolculuklarına götürür ve bilinciniz 6-8 saat mola verirken sıradan bilince uyanmanıza izin verir. Bu mola aynı zamanda yüksek bilincinizden gelen mesajların aktarılmasını da içerir. Bilinçaltınızın ne kadar güçlü olduğunu görüyor musunuz? Rüya zamanını çalışmaya ve keşfetmeye başladığınızda içinde barındırdığı gücü anlayacaksınız. Öncelikle aldığınız mesajlar çoğunlukla yaşamınızda olup bitenleri ve yüksek benliğinizin gitmeniz için sizi teşvik ettiği yönü içerir.
Bilinçaltının düşünce veya mantık yürütme gibi bir becerisi olmadığını anlamak önemlidir. Bu yüzden rüyanızda aldığınız her mesaj harfiyen dikkate alınmamalıdır. Yüksek bilinç, bilinçaltınızdan size talimatları veya fikirleri analoji, görsel ve metafor aracılığıyla gönderir, mantık aracılığıyla değil. Sonuçta grafiksel ya da potansiyel korkutucu rüyalar illa kötü anlamlar içerecek diye bir şey yoktur. Benim bu tip mesajlarla olan deneyimim gösteriyor ki, yüksek bilincimin bana gönderdiği mesajlar hemen hemen aynı içerikte ama daha az duygusal etki içeriyor ve ben de bunlara çok önem vermiyorum. Yüksek bilincin buna bulduğu çözüm bana daha sarsıcı bir mesaj göndermektir ve genelde işe yarar. Kötü rüyalar gördüğünüz zaman bunu anlayabilirsiniz. Ancak bu metaforları gerçek anlamlarıyla kesinlikle almamalısınız. İkincisi, rüya halinizi keşfetmeye başladığınızda rüyalarda hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlayacaksınız. Eğer rüyanızda bir şey istediğinize karar verirseniz, ona ulaşmak için çalışmaz, çabalamaz, yorulmazsınız. Niyetlenirsiniz ve bam, işte oradadır. Sadece bu yeteneği günlük yaşantınıza nasıl dönüştürebileceğinizi öğrenebildiğinizi farz edin. Mükemmel olmaz mıydı? Rüya gerçekliğinizde geldiğiniz rahatlık ya da yeterlilik derecesi, programlanmış dünyanızın yıkılmaya başladığını anladığınız derecedir. Akıl hocalarımdan biri bana şöyle demişti: yaşamdaki her şeye dikkat etmelisin. Dikkat etmediğin noktada acıyla karşılık verirsin. Eğer yaşamınızın %33'ünü bilincin değişmiş bir halinde geçiriyorsanız, bilinç için bunun kestirmekten daha çok anlam ifade ettiği mümkün olamaz mı? Bu, gezegenimizde diğer alanlarda yaşam olduğu fikrine benzerdir. En büyük bilim adamları küçücük keşfimiz sonucunda binlerce evren buldular. Aslında bizim güneşimiz diğer solar sistemlerinde bulunan güneşlere kıyasla orta derecede bir yıldızdır. Başka bir yerde yaşam olabileceğini düşünüyor musunuz? Tüm bu gezegen ne için? Eğer sadece biz varsak boşa giden koca bir alan, öyle değil mi? Konu şu ki, uyku zamanı da dahil her şeyin bir planı ve amacı vardır. Sizdeki ya da evrenizdeki hiçbir şey boşa giden spiritüel enerji ya da sadece tesadüf değildir. Bu yüzden güç insana olasılıklar dünyasını tanır ve keşfetmeyi sürdürür. İşe her gece uykudan önce defterinizi başucunuza koyarak başlayın. Sadece bu bile bilinçaltınıza rüya zamanı gezilerinizi almaya ve hatırlamaya istekli olduğunuz mesajını verir. Uyanır uyanmaz rüyalarınızı not edin. Saat sabahın 2'si bile olsa. Önemli olan rüyanızda gördüğünüz her şeyin bir metafor olduğunu unutmamaktır. Bu yüzden eğer örneğin rüyanızda en yakın arkadaşınızı görürseniz bu illa onunla ilgili değil, daha muhtemelen onun sizin için simgelediği şeyle ilgilidir. Her zaman kendinize bu insan, yer ya da şey benim için neyi simgeliyor diye sorun. Benden genelde rüya tabirleriyle ilgili iyi bir kitap tavsiye etmemi isterler. Yanıtım yok ki olur. Eğer biri size rüyalarınızı yorumlayabileceğini söylerse kaçın. Kitlesel bilinçte ortak modeller ve semboller olsa da unutmayın ki onlar sizin rüyalarınız ve o semboller size sizin bilinçaltınızdan gönderiliyor. Bu yüzden siz rüyalarınızı kendi filtrenizden yorumlamalısınız. Her ne kadar size rüyalar için kullanabileceğiniz bir metodoloji verebilecek de olsam, asla benim yorumlarımı sizin rüyalarınıza empoze etmeyi ya da herhangi bir insanın benim rüyalarımı yorumlamasına izin vermeyi aklımdan bile geçirmem. Rüya görmenizin bir sebebi var. Unutmayın, güç yaşamında her şey önemlidir. 25. ilke: kusursuz olun. Kusursuz olmak pek çok farklı yön içerir. Kusursuzluğun ebedi miti, bireyi insan formunda, adama, odak ve disiplin yoluyla kendini tanrıların seviyesine çıkaran olarak tanımlar. Çağlar boyu pek çok kültürle Dionysus, Osiris, Quetzalcoatl, Virakok, Buda, Mesih ve daha pek çok tanrı adamı öğrendik. Her biri için efsane aynıydı. Doğum, ölüm, dönüşüm, görünüm değişimi ve yeniden doğuş. Ne yazık ki biz bu efsanelerin verdiği mesajları anlamadığımızda onlar hakkındaki çalışmaları dogmaya dönüştürüp bir din yaratıyoruz. Bu olduğunda ise o büyük karakterlerin rolleri liberasyona karşı baskıya dönüşüyor. Bir gün Tanrı ve şeytan birlikte oturmuş kırmızı şarap içiyorlarmış. Tanrı bir zarf yaratmış. İçinde ne var diye sormuş şeytan.
Gerçek diye yanıtlamış Tanrı. Onu bana vermeye ne dersin diye sormuş tekrar şeytan. Ne yapacaksın bununla demiş Tanrı. Şeytan sinsi bir tebessümle yanıtlamış. Onu bir din yapacağım. Önemli alim ve bilgelerin yaşamları ve örnekleri yaşamak içindir. Dogma ise inanmak için. İlki kişisel deneyim, kusursuz ve yürekle ilgilidir. İkincisi ise kafayla. İlki kitlesel ve sürekli bir kusursuzluk eylemine çağırır. İkincisi ise teslimiyete ve itaate. Gücün yolu savaşçının yoludur. Bu yüzden büyük takipçi sürekli kendi şeytanlarıyla içsel mücadelesini sürdürür. Kusursuzluk kişisel enerji toplamak, yoğunlaştırmak ve arttırmak demektir. Yaşamınızda kusursuz olmadığınız nokta, gücünüzün duracağı ya da düşeceği noktadır. Güç yaşamında her şey önemlidir. Kusursuz olmak, her şeyi elinizden gelen en iyi şekilde, en yüksek niyetle yapmak demektir. Yaşamınızın her alanında kendinizi en yüksek standartlarda tutmak ve daha önemlisi, hatalı olduğunuzda kendinizi düzeltmek için istekli olmak demektir. Kusursuz olmak, ilerleme, büyüme ve gelişme için kendinize adamaktır her günün her anında. Yolu bilmek saygıya değerdir. Yolu yürümek ise çok ender. Savaşçı enerjiyi en iyi şekilde kullanır. Asla duygusal patlamaların, geçmişe dair alışkanlıkların ya da harici etkenlerin hevesiyle yaşamayın. Her şeyi kusursuz stratejinizin bir sonucu yapmalısınız. Geçmişin ego kimliğini aşarak savaşçı görsel gerçeklik ihtiyacından kurtulur. Herkes ve her şey feda edilebilir. Seçenek ve ihtiyaç arasındaki farkı anladıktan sonra küçük ve aldatıcı ego benlik için endişelenecek bir şey yoktur. Ruh her zaman daha yüce bir ifade ve genişleme ister ve spiritüel bir varlık olarak genişleme sizin tek hedefinizdir. Bunun kolay olacağını düşünerek kendinizi kandırmayın. Kolay olmayacak, olmamalı da. Bu yüzden buna uyumsuzun başına buyruğun ve dışlanmışın yolu diyoruz ve yine bu yüzden bu yolu izlemek gerçek bir savaşçı ruhu gerektiriyor. Şu an itibariyle savaşçının yolunun sıra dışı olduğunu anlamış olmanız lazım. Ancak isteğe bağlı değil, zorunludur. Ya şimdi seçersiniz ya da bir gün seçeceksiniz. A Course in Miracles her varlığın eninde sonunda aydınlanmaya erişeceğini söyler. Bilincin bu açık haline erişim fiziksel formda oluşunuzun tek sebebi olduğu için yolu şimdi başlamayı düşünebilirsiniz. Yaşam sınavlar sunar. Geçemezseniz geçene kadar aynı sınavları tekrar alırsınız. Yine tercih hakkı yoktur. Yine ya şimdi alırsınız ya da bir gün alacaksınız. Gelin kelimenizin kavramı ile başlayarak kusursuzluğa erişmek için birkaç odak alanını inceleyelim. Güç yaşamında düşünceleriniz gök gürültüsü, sözleriniz ise yasa olmalıdır. Savaşçı sözüyle yaşar. Yani bir şey yapacağınızı söylediğinizde o iş yapılacaktır. Bir yerde olacağınızı söylediğinizde sorgusuz sualsiz orada olacaksınızdır. Bu güç yaşamının pek çok kavramı gibi sıkça uygulanmaz ama yine siz çoğu insanın yaşamda olmaya izin verdiği tipik bir kurşun asker değilsiniz, değil mi? Yaşamınız bilinç ve güç seviyenizin aynadaki imajıdır. Gücünüz arttıkça seçtiğiniz her neyse onu fiziksel forma getirme becerisini geliştirirsiniz. Her büyük gelenek sizin tanrısal ruhun görünümü ve benzerliğinde yaratıldığınızı söyler. Bu yüzden siz yaratıcı bir varlıksınız. Yaratıcı olarak sahip olduğunuz gücün farkına varmalısınız. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Bu tarafsız güç sizi kötü yanlarınız kadar iyi yanlarınızla da temsil eder. Cennetinizi ortaya koyduğunuz hızda cehenneminizi de ortaya koyacaksınız. Taşlar en az pırlantalar kadar çabuk oluşur. Bu yüzden yaşamınızda da daha yüksek seviyelere eriştikçe her düşünce ve sözün daha çok farkında olmalısınız. Kuantum fiziği bize evrendeki her şeyin aynı temel tuğlalardan oluştuğunu söyler. Bilim adamı bu temele enerji, ilahiyatçı tanrı, mistik ise ruh der. En nihayetinde bu terimler sadece terimdir. İsimlendirmeye çalıştıkları şeyi tanımlamazlar. Sizin için en ideal terimi seçin ama içeriğine odaklanın ve onu keşfedin. Daha önemli bir ayrım her şey kelimesinde ortaya çıkar. Bu da Tanrı ruhunun açıkça düşüncelerinizi ve sözlerinizi içeren tüm hareketli ve hareketsiz nesnelerde var olduğunu anlatır. Düşünceler kelimeler gibi enerji ve bilginin etkileridir. İncil'in ilk kitabı Metaforik Genesis'te fiziksel oluşların yaratılışı ve Tanrı ışık olsun dediğiyle başlar. Söylediğiniz sözcük
yaratıcı, varoluşçu bir güçtür. Yaşamınızda neyi anlatıyorsunuz? Düşünce ve sözleriniz kusursuz mu? Her konuştuğunuzda enerjinizi genişletiyorsunuz. Gücün peşinde odak noktanız enerji gelir ve toplamının enerji harcamanızdan fazla olduğundan emin olmaktır. Sürekli harcayarak enerjinizi toplayıp yoğunlaştıramazsınız. Bu sessiz kalmanız gerektiği demek değildir. Sadece konuşma enerjiniz konusunda daha sağduyulu olmalısınız. Kusursuz olun. Üretebileceğinizden emin değilseniz üretime girmeyin. Emin olmadığınız hiçbir şey söylemeyin. Sürekli söz veriyor ve yerine getiremiyorsanız enerjinizi ve gücünüzü kaybedersiniz. İletişiminizi basitleştirin ve sadece emin olduğunuz zaman konuşun. Sözcüklerimizin enerjisini korumamızın ne kadar önemli olduğunu öğreten pek çok öğreti vardır. Bir keresinde öğretmenim bana "Gücün varsa söyleyecek bir şey yoktur" demişti. Bu bana Lao Tzu'yu hatırlatır. Bilenler konuşmaz, konuşanlar bilmez. Matthew fesası şöyle der: sözcükleriniz evet, evet ya da hayır, hayır olsun. Bunlardan daha fazlası kötülüğü getirir, aldanmayı getirir. Paul ise şöyle der: boş tekrarlar yapmayın. Gücünüzü geliştiriyorsanız, çevrenizi ve enerjinizi anlamsız araç gereçlerle dağıtmamalısınız. Gücünüz olduğunda onun hakkında konuşmamalı, sadece o olmalısınız. Kusursuzluğun genelde gözden kaçan bir başka alanı düşünce enerjisidir. Her söz bir düşünceyi takip eder. Çoğu insan düşük doğalarının yüksek doğalarını kontrol etmesine izin verir ve bu yüzden form yaşamına sıkışıp kalırlar. Düşük doğanızdan yükselen düşünceler kim olduğunuzu ya da kime dönüştüğünüzü söylediğinizle uygunsuzdur. Nefret, kıskançlık, gurur, öfke ve korku düşünceleri, enerjinizi tüketen ve gücünüzün azalmasına sebep olan düşüncelerdir. Potansiyel güç kaçaklarının başında cinsel düşünceler gelir. Öncelikle cinsel enerjiler insan deneyiminin birer parçası olan güçlü yaratıcı enerjilerdir. Pek çok durumda geleneksel din bu enerjilerin kötü ve yanlış olduğunu ve bastırılması gerektiğini söyler. Gülünç bir durum. Ne kadar erdemli ve dindar bir insan olursanız olun, bu enerjiler insan deneyiminin birer parçasıdır ve aşırı derecede bastırılmadıkları sürece kaybolmazlar ve kaybolmamalıdırlar. Baskı işlev bozukluğuna yol açar. Bilge o enerjiler tarafından kullanılmak yerine onları nasıl kullanılıp deneyimleyeceğini öğrenir. Bu alan kusursuzluğun karşılaşacağınız en zorlu mücadelesi olabilir. Ben de sizin yaşadığınız zorlukları yaşadım. Bu konuda sizden çok olmasa bile hem de farkına varmadan önce. İlk olarak şunu söyleyeyim. Tarihsel geçmişimizin geleneksel ilişki değerlerine inanmıyorum. Tüm ilişkiler bir ömürlük olacak diye bir şey yok. Aslında bakarsanız birkaçı öyledir. Ortalama insan yaşamı 30 yıl ve biz köyü ya da çiftliği hiç terk etmemişken böyle bir ömürlük eşlik felsefesini yürütmek atalarımız için çok daha kolaydı. Zaman değişti. Biz de bilincimiz geliştikçe ilişkilere olan bakış açımızı değiştirmeliyiz. Her zaman istisnalar vardır. Ancak yaşam gelişim içindir ve gelişim sona erdiğinde ya yolunuza devam etmeli ya da gelişiminize son vermelisiniz. Tercih sizin. Tüm bedeniniz, her hücre ve kemiğiniz başa döner ve her 7 yılda bir kendini yeniler. Fizyolojik boyutta bu eski bedeninizin öldüğü ve yaşam yolculuğunuz boyunca defalarca yenilendiği, yeniden doğduğu anlamına gelir. Paul, egonun spiritüel ölümüne ve çocuksu şeylerden vazgeçmeye göndermeye yaparak "ben her gün ölürüm" der. Eğer bilinçte ilerliyorsanız, yeni bir varlığın doğmasına izin vermek için eski varoluş seviyesinden vazgeçmelisiniz. Her yeni şeyin yaşaması için bir başka şeyin ölmesi gerekir. Sonuç olarak eğer fizyolojik ve spiritüel seviyede her gün ölüyorsanız, bu ölüm bizi ayırana kadar ifadesine yeni bir anlam kazandırır, öyle değil mi? Eğer diğer pek çok insan gibi köşeye sıkışmış, kurşun asker yaşamı sürdürüyorsanız, o zaman siz eşiniz bir süre önce birlikte ölmüşsünüz. Sadece üzerinize toprak atılmasını bekliyorsunuz. Hiçbir şey tesadüf değildir. Her şeyin bir sebebi vardır. En önemli öğretmenlerimden bazıları zamanımı ve yüreğimi paylaştığım sevgi dolu bayanlar oldu. Her çift birbirlerinden öğrenmek ve birbirine öğretmek için beraber katıldı. Bazı dersler bir ömür sürer, bazıları birkaç yıl, bazıları ise birkaç ay ve dersler tamamlandığında ilişki ölür.
Hiç kimse bana tanrısal ruhun sizden hiç gelişmeyen, ölü bir ilişkiyi sürdürmenizi istediğini kanıtlayamaz. Her ne kadar ilişkiler üzerine gelenek dışı görüşlerim olsa da tek eşliliğe inanıyorum. Ama hep böyle değildi. Yaşamımın bir döneminde tek eşliliğin bir ağaç türü olduğunu düşünmüştüm. Ancak şimdi biliyorum ki cinsel etkileşim çok güçlü bir enerji alışveriştir ve eğer siz enerjilerinizi rastgele ve çeşitli olmak kaydıyla karıştırıyorsanız gücünüzü kaybediyorsunuz. Kusursuz olmalısınız. Cinsel alışveriş sırasında eşinizin enerji alanı sizin enerji alanınızla birleşir ve siz bir süre size kalanı taşırsınız. Cinsel birleşme, Yang ve Yin deneyiminin fiziksel formda kaynaşan ve birleşen aktif ve alıcı güçlerin nihai üstün deneyimidir. Enerji alanınızı ve yaratıcı güçlerinizi koruyun. Sadece fiziksel eylem anlamında değil, aynı zamanda cinsel düşünce ve hayal gücünüzde de. Bir keresinde öğretmenlerimden bana çok beğendiğim genç bir hanım yanımdan geçtikten sonra şu andaki düşüncelerin neler diye sormuştu. Onun güzelliğine hayranım dedim. Tabii net düşüncelerimi sordu ve ben de isteksiz bir şekilde hayranlıktan biraz daha öte olduğunu itiraf ettim. O da bana seks sihri yaptığımı ve bunun da güç damarlarımdan enerji sızmasına yol açtığını söylemişti. Bu benim için kurcalaması zor bir konuydu ama kusursuz olmanın önemli bir yanıydı. Bu konudaki düşüncelerimin dökümünü tutmaya başlayınca fark ettim ki çok da dikkate değer değillerdi. Ben bağnaz değilim, öyle olmanız gerektiğini de söylemiyorum. Ben yalnızca güç izcisiyim ve size yemin ederim, içsel dünyanızın, sözcüklerinizin ve eylemlerinizin uyum sağlamadığı noktada yaşamınız kusursuz değildir ve enerji ve güç kaybediyorsunuzdur. Kusursuzluk, güç yaşamının tüm yanlarını kuşatır. Ne dinlemenize izin veriyorsunuz? Ne izlemenize izin veriyorsunuz? Boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Tüm yaşamınız ilerlemeye, öğrenmeye ve keyif almaya mı odaklı, yoksa tembel egonuzun beyninizi televizyon bağımlısına dönüştürmesine izin mi veriyorsunuz? Zamanınızı genelde kimle geçiriyorsunuz? Onlar da kendilerini anlama ve maceraya adamış savaşçılar mı? Yoksa etrafınızda enerji vampirleri mi dolaşıyor? Enerjinizi en iyi şekilde kullanıyor musunuz? Kendinize verdiğiniz öneme takılıyor musunuz? Endişe, şüphe, kıskançlık, nefret ya da bencillik düşüncelerine? Her düşünce, her söz, her eylem, her çevre ve her ilişki ya enerji ve gücünüzü arttırır ya da azaltır. Hiçbir şey tarafsız değildir. Eğer sizi ileriye götürmüyorsa geri götürüyordur. Güç yaşamında her şey önemlidir. Her alanda kusursuz olun. 26. ilke. Kendi tutkunuzun peşinden gidin. Son 20 yılda oldukça geniş bir kütüphane oluşturdum ve yakın zamanda daha önce hiç okumadığım bir kitaba rastladım. İyi bir SEO olmanın niteliklerini anlatıyor. Belli bu son zamanlarda aldığım bir kitap değildi. Tüzel günlerimde bir havaalanından almıştım. Ancak raflarda bir şey beni ona çekti ve ben de sayfalarını karıştırmaya başladım. Yazarın önerisi her zaman parayı takip etmeniz gerektiği yönündeydi. Belki CEO olmak için en iyi yol bu olabilir ama emin olun mutluluğa ya da güce giden yol bu değil. Büyük bir kuruluşta tam 15 yıl geçirdim ve tavsiye edilen bu SEO yolunu izlediğim bir olay hatırlıyorum. Ben büyük bir Baptist dünyasında büyüdüm ve kariyerime satış alanında başladım. Başarmaya kararlı bir şekilde işimin 2. yılında tam da yıl dönümünde ilk zammımı aldım. Her şey yolundaydı. Bunu diğer zamlar izledi. Ben ta ki en yukarıya ulaşana kadar. Bunun yeterli olmayacağına karar vermiştim ya da öyle düşünmüştüm. Bir keresinde eski üvey annemin bana "Oğlum, her zaman parayı izlemelisin" dediğini hatırlıyorum. Ben de öyle yaptım. Başarının basamaklarını tırmanmak bana büyük bir ünvan verdi ve Oklahoma'dan New Jersey'ye taşındım. Şimdi Jersey tüm cazibesiyle Oklahoma'dan gelen bir çocuk için tam bir kültür şokuydu. Dahası eski işimde büyük balıkken boş bir ünvanla küçük bir balık olmuştum ve daha az potansiyel güce sahiptim. Diğer tüm büyük ünvanlı dostlarımla beraber sıraya girmiş, fotokopi makinesinde sıramın gelmesini bekliyordum. Daha da kötüsü, maaşımdaki artış, yaşam masraflarımdaki inanılmaz artış nedeniyle bana daha az para kalmasına sebep oldu. Birden istemeye koşullandırıldığım bir şeye yıllarca enerji yatırdığımı ama aslında bunun istediğim şey olmadığını fark ettim. Ortak olmuş ve tükenmiştim.
Güç yaşamı kendini tanımlayan, kendine bağlı, kendine yeten bir yaşamdır. Savaşçı, kolektif kafa yapısına ve onun tüm kandırmalarına ortak olmayı reddeder. Para günümüz dünyasında yaşamak ve büyümek için gerekli olsa da sizi temin ederim, eğer maaş yerine tutkunuzu izlerseniz çok daha tatmin edici bir yaşam tecrübesine sahip olacaksınız. İronik bir şekilde eğer tutkunuzu mükemmelliyetle yerine getirir ve paranın aldığınız keyif yanında ek bonus olarak gelmesine izin verirseniz, çoğu durumda çok daha fazla para kazanırsınız. Şu anda etrafınızda maddi olarak iyi kazanan bireylere bakın ve istisnalar olsa da çoğu durumda bu ilkenin doğru olduğunu göreceksiniz. Savaşçı bilincin tek hedef olduğunun farkındadır ve eğer bu ona para, oyuncak, süs getirecekse getirsin. Getirmezse dışarıdaki dünya başarıyı böyle tanımlasa da siz bununla tanımlanamazsınız. Siz kendi arabanızın şoförü olun. Gerçek ve sürekli değeri olan tek şey sonsuzluktur. Sonsuz olmayan hiçbir şey gerçekten değerli değildir. Yakın zamanda Peru'daki kutsal Salkantay Dağı'na tırmandım. Bu 16.400 feet'e yapılan kutsal yolculuk, İnka'nın yaratılışı hiç terk etmemiş yanınızla, kozmik çiftinizle tekrar birleşme ritüeliydi. Zirveye ulaşmak gerçekten nefes kesici olsa da asıl değerin yolculuğun kendinde olduğunu hatırladım. Fiziksel yorgunluk, oksijensizlik, buzul zeminde kamp ve sınırlarımı zorladığım onca saat hafızamda çok daha uzun süre kaldı ve herhangi bir hedefe ulaşmaktan daha çok etkili oldu. Bu ilke yaşamın her alanında geçerlidir. Yaşamınızın büyük bir çoğunluğu varış yerine süreçle ya da yolculukla geçer. Yaşam keyfini bilmemek için fazla değerlidir. Tekrar söylüyorum. Eşsiz olduğunuzu ve bir başkasının tutkusunu kusursuzca izlemektense kendi tutkunuzu kusurlu bir şekilde götürmenin çok daha asil olduğunu unutmayın. Sevdiğiniz şeyi yapın ve yaptığınız şeyi sevin. Maaştan önce tutkunuzun peşinden gidin ve eğer olursa güzel sonuçlara kucak açın. Olmazsa da çok da önemli değil zaten. 27. ilke. Toplu düşünün. Güç yolculuğu bireysel olsa da görüş toplumsal olmalıdır. İnka geleneğinin bana öğrettiği en harika şeylerden biri, kolektif ve daha büyük bir iyiliğe hizmet edecek şekilde karar vermektir. Kuzey yarımkürede semadaki deniz feneri gibi bizim kuzey yıldızımız var. Güney yarımkürede ise Güney Haçı. Güney Haçı, yüksek doğadan bir şey yaratmak için bir araya gelmiş bir koleksiyonken Kuzey Yıldızı tektir. Siz Kuzey Yıldızı'nda ya da Güney Haçı'nda deniz fenerinizi bulabiliyor musunuz? Hepimiz aynı kaynaktan geliriz. Spiritüel ve bilimsel liderler kendilerinin tuhaf olmadıklarını gördüklerinde heyecanlanırlar. Aslında kuantum fizikçileri 21. yüzyılın mistikleridir. Şimdi modern bilim bize eski zamanlardan beri mistiklerin söylediklerini onaylayacak keşifler yapıyor. Nihayet bilim adamları gerçek dağını tarttıklarında dağın zirvesinde mistiklerin oturduğunu görecek ve şu soruyu duyacaklar. Niye bu kadar uzun sürdü? Rupert Sheldrake, morfogeniz alanlar keşfiyle ödüllü ve tanınmış bir biyologdur. Sheldrake ve diğerleri bizim enerji ve bilgi alanında yaşadığımızı buldu. Gözün bize söylediği ise boş alanın aslında bir güç ve bilinç alanı olduğudur. Dünyayı Değiştirebilecek 7 Deney adlı kitabında Sheldrake, Kaliforniya'da vücudunuzdan bir hücrenin nasıl alındığını, Petri saklama kabında nasıl korunduğunu ve New York City'ye nasıl getirildiğini anlatıyor. Siz Kaliforniya'da heyecanlandığınızda New York'ta kapta duran hücre titreşiyor. Bu inanılmaz keşif bizim fiziksel form ve yakınlığın ötesinde bağlı olduğumuzu kanıtlıyor. Bu kitapta daha önce değindiğimiz gibi son araştırmalar tropik yağmur ormanlarında bir zamanlar bireysel ağaçlar oldukları sanılan sayısız ağacın aynı merkezi kök sisteminden gelebileceğini gösteriyor. Bu keşifler 6 derecelik uzaklık teorisine de yeni bir anlam kazandırıyor. Bu teoriye göre her birimiz gezegendeki bir diğer insandan sadece 6 kişi uzaklıktayız. Örneğin herhangi bir ünlüyle tanışmak istiyorsanız bu teoriye göre siz birini tanıyan birini tanıyorsunuz ve 6 ya da daha az kişi sonra onunla akrabasınız. Morfogeniz alanlar gibi 6 dereceyi keşfetmenin sebebi hepimizin yakın ve birbirimize bağlı olduğumuzu göstermektir. Başkalarına yaptığınız şeyi kendinize de yaparsınız. Savaşçı yaptığı ya da verdiği her şeyi aynı zamanda kendine de verdiğini bilir. Bu yeni bir fikir değil ama yeni öngörülerin ışığında dünyada ne kadar çok güce ve etkiye sahip olduğunu görmeye başlamalısınız.
Bilincinizde ve gücünüzdeki her artış sadece sizi değil, toplu bilinci de arttırır. Tüm önemli öğretmen ve bilgeler bu kolektif bağlantı ilkesini anlamıştır. İsa, ben yükselirsem her insanı yükseltirim demiştir. Ne yazık ki tarihsel öğretiler bunu yaşamamızı nasıl sürdüreceğimize dair bize öğrettiği bir ilke olarak değil, yalnızca kendisi için söylediği bir fikir olarak anlatmıştır. Kendiniz hakkındaki her güzel düşünce, söz ya da amaç, tüm insanlığa verdiğiniz bir armağandır. Aynı şekilde enerji alanınızda bulunmasına izin verdiğiniz her zayıflatıcı düşünce, söz ya da amaç da bir armağandır. Pek çok insan kendini hayırsever amaçlara adamak ister. Ancak daha büyük bir farkındalıkla kendinizi de dahil edebileceğiniz en büyük hayırseverliğin kendinizin selameti olduğunu anlarsınız. Sizin kurtarılmanız gereken tek şey küçük ego benliğiniz tarafından yaratılan illüzyondur. Dünyanın kurtarıcısı olarak kendinizi ve başkalarını sadece kendi bilincinizi yükselterek ve ayrılık yanılsamasına son vererek kurtarabilirsiniz. Düşünmeniz ve karar vermeniz için pek çok yol var. Kendi için iyi, topluluk için iyi değil, toplu menfaat için en iyisi değil. Bu steroidlerdeki egonun yaklaşımıdır. Sadece kendini düşünmek bir bilgenin yapacağı şey değildir ve sizi hiçbir zaman güç ve bilincin en yüksek seviyelerine taşımaz. Bu yaklaşımla belirli bir miktarda nesnel birikim yapsanız da yeteneğiniz en nihayetinde son bulacak ve keyfiniz azalacaktır. Sizi başkalarından uzak tutan şey kendinizden de uzaklaştırır. Kendi için iyi, topluluk için iyi, toplu menfaat için en iyisi değil. Bu siyasetçilerin rüyası, vatanseverlik ve ulusalcılığın inancıdır. Her yüce imparatorluk toplu menfaate karşı kendilerini düşündükleri için en nihayetinde yıkıldı. Hepimiz tek bir kaynaktan geliyoruz ve bu yuvarlak gezegende yaşıyoruz. Taraf seçme şansımız yok. Tarihte Tanrı ve toprak adına başka herhangi bir sebepten olduğundan çok fazla savaş yaşandı. Savaşın tanrısal ruhla hiçbir alakası yoktur. Savaş ego tanrısının yaratıcıdan çok daha iyi, zeki, büyük, yüce olduğunu ya da daha çok sevildiğini ispatlama çabasının bir ürünüdür. Kim seçtikleri yolun doğru, diğerlerininkinin yanlış olduğunu söyleyebilecek kadar çok şey biliyor? Hepimiz biriz. Bilinçli bir şekilde farkında olsak da olmasak da hepimizin tek bir hedefi var ve tüm yollar sonunda aynı yerde buluşuyor. Hayali bir sınır ya da mülk hattı üzerine savaşmak ne kadar çocukça? Nasıl oldu da daha kum havuzu yıllarımızda bunu aşamadık? Bir peygamberin tek peygamber olduğunu, bir öğretinin tek öğreti olduğunu kanıtlamaya çalışmak ne kadar toy? Ego benlik, haklı veya daha iyi olmak isteyen tek oluştur. Sizin yüce benliğiniz her şeyin tek bir nihai kaynağın yansıması olduğunu biliyor. Gezegeni bölmekten bahsetmişken pek çok insan toprak ana için kaygılanıyor. Örneğin ben kaygılanmıyorum. Toprak ana iyi ve biz onun sırtından indikten sonra daha çok uzun zaman iyi olacak. Eğer biz onu nasıl böleceğimiz, kimin ona daha çok sahip olduğu, kimin daha güçlü ve haklı olduğu üzerinde kavga etmekten vazgeçmezsek, hepimizden bıkıp bizi boşluğa sallayabilir. Kendi için iyi, topluluk için iyi, toplu menfaat için en iyisi. Bu gücün yoludur. Sizin bir savaşçı olarak yürümeniz gereken yol. Karar verirken eğer kendinizi toplu menfaati düşünecek şekilde disipline edebilirseniz, kararlarınızın, eylem ve sonuçlarınızın çok daha tatmin edici olduğunu göreceksiniz. Gücün üstadı olacaksınız. Kendinize ve başkalarına en yükseğini vereceksiniz. Siz kusursuz olacaksınız. 28. ilke. Aydınlanma zamanı şimdidir. Reenkarnasyon teorisi doğru olanı bulana kadar pek çok yaşam sürdüğünüzü, tekrar tekrar döndüğünüzü, ders üzerine ders aldığınızı söyler. Ben bunun kısmen doğru olduğunu düşünüyorum. Yüce benliğiniz sonsuz ve nihai olsa da ego benliğiniz değildir. Tanrısal ruh formun da ötesinde, hatta öncesindedir. Kişilikler ve bireysel hedefler bilincin en yüksek aleminde var olmaz ve bu gücün zirvesine ulaşmış içsel alanda gezinen her yolcu tarafından doğrulanır. Bu yüzden ben reenkarnasyonla ilgili geleneksel fikirleri egonun kendini ölümsüz kılma çabası olarak görüyorum. Siz kendinizi tanımladığınız şekliyle yani ego kimliğinizle sonsuz değilsiniz ama siz, gerçek siz öylesiniz. Bilinç tekrar tekrar reenkarne olur.
Sizin olduğunuzu düşündüğünüz insan, yani egonuz, kimliğiniz olmaz. Geçmiş yaşamlarından bahseden çoğu bireyin özellikle Kleopatra, Musa ya da diğer güçlü bir figür olduğunu söylemesini oldukça komik buluyorum. Neden hiç kimse Kleopatra'nın ahırında gübresini toplamıyor ya da Musa'ya üzüm yedirmiyormuş? Birileri de bu konumlarda bulundu, öyle değil mi? Hadi ama. Bu karma ve kurtuluş konuları üzerine bambaşka bir ışık getirir. Karma birey için var olmaz. Zaten en nihayetinde birey diye bir şey yok. Hepimiz biriz. Kendini tüm başarıları ve karmasıyla tanrısal ruhtan ayrı düşünen ego kimliği kendini kandırır. Karma kolektiftir ve bilincin hedefi sürekli deneyimlemek ve ilerlemektir. Bilincin bir ferdi çok ilerideyken bireysel olarak spiritüel savaşçı, üstad, alim ya da bilge olarak tanınır, toplu bilinç hala gerilerdedir. Dünya ilişkilerinin bugünkü hali toplu olarak kat edilen yolun göstergesidir. Kolektif karma fikrini kafasını bireysel karmaya takmış biriyle tartıştığımı hatırlıyorum. Bireysel olarak günahlarımızın bedelini ödemek zorunda olmadığımız fikrine alışmakta zorluk geçiyordu. Bu herkesi tüm yaşamlardan sorumlu kılar dedi. Aslında olay tam tersi. Bedelini ödemek zorundasınız. Hepimiz ödemek zorundayız. Çünkü hepimiz biriz. Savaşçı, toplu bilincin alanında ilerlemesinin nihai sorumluluğunda olduğunu bilir. Her günah için, hedeften şaşma için tüm insanlık deneyimi engellenir. Her ilerleme için kolektif havuz artar. Durun ve bunu düşünün. Kendi yanılsamasının bedelini ödemek zorunda kalan yalnızca siz değil, tek bir kolektif enerji alanından ortaya çıkan her varlıktır. Şimdi yüce benliğinizin sizin için tek bir hedefi olduğunu ve bu hedefin aydınlanma olduğunu biliyor olmalısınız. Bilincinizi ve gücünüzü arttırmalı, toplu gerçekliğin düşük enerji seviyelerinden kaçmalısınız. Karşılığında toplu gerçeklikte ilerlersiniz ve bu yüksek hedef şimdi olmalı. Yaşam ardına yaşam yaşamanız, en yüksek hıza ulaşana kadar hata ardına hata yapmanız gerektiği teorisi tam bir saçmalıktır. Gezegenin bilinci gün geçtikçe daha hızlı artar. Aydınlanmaya erişmeye dair eski fikirler, ilişkilere dair eski fikirler gibi artık geçerli ya da yetkili değildir. Modern zamansızlığa uzanmalıyız. İnsanların sadece 30 yaşına kadar yaşadıkları dönemde o anki formlarından çıkmadan önce çok çalışmaları ve hızlı hareket etmeleri gerekiyordu. Saat işliyordu çünkü. Ancak daha uzun yaşam beklentisi, teknolojik ilerlemeler, daha üst düzey eğitim ve zeka seviyesi ve yaşam tecrübesi için çok daha büyük fırsatlarla aydınlanma yaşamları alt üst etmek zorunda değil. Ayrıca eğer düşündüğünüz kimlikle reenkarne olmayacaksanız, aydınlanmaya şimdi erişseniz iyi edersiniz. Benim güç yolculuğu için tüm müfredatım, araç ve öğrenme sistemlerim gibi sadece bu süreci harekete geçirmek üzere tasarlandı. Teknoloji ve artan anlayışın bu deneyimi hızlandırmamız için bize sağladığı pek çok araç var. En büyük geleneklerin epifani, yani daha yüksek bir bilinç seviyesi versiyonları vardır. Onların açıklamaları zayıftır. Oysa bu uyanış anlaşılması için kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir şeydir. Tanrısal ruhu bilemezsiniz. Tanrısal ruhu sadece yaşayabilirsiniz. Doğuda kundalini enerjisinin salıverilmesinden bahsediyorlar. Bu eterik bedeninizde en aşağıdan en yüksek çakralara doğru yükselen gücün aniden boşalmasıdır. Satori, bilinçteki bu ani atılım için kullanılan bir başka terimdir. Entelektüel, mantıklı akıl egonun alanıdır ve yeri ve zamanı olsa da bu aşılması gereken yanlış bir kimliktir. Unutmayın, sahip olmadığınız bir şeye aşamazsınız. Ayrıca hepsinde olmasa bile bilinçteki atılımlar bir ego ölümünü takiben başlar. Bence mantıkla bocalarsınız ve en nihayetinde bir çıkmaza veya öfkeye varırsınız. Öyle bir noktadasınızdır ki ya yıkılacak ya da yeni bir bilinç seviyesine adım atacaksınızdır. Bu genelde bir ölüm ya da fiziksel bir acı ya da ego benlik ile harekete geçer. Acı gerçek ise şu anki durumumuzda bıkmak için yeterince acı çekene kadar ilerlemek için hiçbir şey yapmıyor olmamızdır. Bu atılım kundalini deneyimi, Damaskus yolunda Paul'un kör edici ışığıdır. Yeni bir güç, anlayış ve varoluş seviyesine ani bir sıçrayıştır. Tüm dünya modelinizi paramparça eder ve yeniden düzenler. Şimdiye kadar en azından dünyayı durdurmayı düşündünüz. Dünyanızı paramparça etmeye ne dersiniz? Zaman zihinsel bir yapıdır.
Tarihte gerilere gidersiniz, zamanın icat edilmiş olduğunu göreceksiniz. Bir zamanlar sadece benimle büyük ağacın orada buluş der ve biri gelene kadar beklerdik. Hiç saat takan bir aslan görmedim. Şimdi gerçekten var olan tek zamandır, diğer hepsi yanılsama. Geçmiş anı, gelecek hayal ve her ikisi de ego zihninizin illüzyonudur. Bu yüzden aydınlanmak için tek bir zaman var ve o zaman şimdi. Aydınlanmanın size gelecekte ya da başka bir yaşamda ulaşacağı hayalinden kurtulun. Ne gerekirse yapmaya söz verin. Bu sizin atışınızdır savaşçı. Hedefi şaşırmayın. 29. ilke. Akışına bırakın. Güç yaşamı en nihayetinde akıntı ile birlikte ve bilgenin özgürlüğün ve gücün en yüksek seviyelerinde deneyimlediği akıntıda yaşamaktır. Ego akışına bırakılan hayatı küçümser, daha çok tahmin ve kontrol edebileceği bir yaşam ister, boş istekler. Çoğu insan ilk olarak güç yolunda yürümek ister. Çünkü onun onlara koşullar üzerinde kontrol becerisi vereceğini sanır. Yetenekler, yaratmak ve ortaya koymak için geliştirilse de koşullar üzerinde daha çok kontrol, hedef ya da sonuç değildir. Yüzleşin. Geleceği kontrol etmeyi ne kadar çok isterseniz isteyin, yapamazsınız. Bu yüzden yatırılan her enerji ve çaba sadece size öfkeye ve başarısızlığa götüren nafile çırpınıştır. Bilinçteki ilerleme size farklı bir yaşam deneyimi sunar. Eğer buna kontrol diyorsanız öyle olsun. Ama size gerçek gücü getiren kontrol, yaşam tecrübesiyle ilgilidir. Yaşamın koşullarıyla değil. Hiçbir şey istememek, her şeyi istemek, kabullenmek ve almak. Bilge, özgürlük ve macera dolu bir yaşam sürdürür. Ne de olsa kontrol kazanmanın en iyi yolu kontrolü elden bırakmaktır. En büyük özgürlük seviyesi benlik için hiçbir endişe duymamaktır. Önceki cümleyi tekrar okuyun ve anlayın. İnsanın kendisi için kaygı ve endişe duyması formla kimlik edinen sınırlı zihniyetin korkusudur. Gerçek güce erişildiğinde bedenin sınırlı ve yaşam koşullarının zorlayıcı olduğunu bilirsiniz. Ama siz sonsuzsunuz. Fiziksel beden ölecek, siz sonsuza dek yaşayacaksınız. Zen geleneğinde bir söz vardır. Ölmeden önce öl. Böylece öldüğünde hala yaşayabilirsin. Hayatı akışında yaşamak, yaşam koşullarının doğru ya da tatmin edici olması için gereken belirli ihtiyaçlardan, kural ve düzenlemelerden kurtulmak demektir. Şunu düşünün, daha az kural, düzenleme ve ihtiyaç, daha çok seçenek demektir. Daha az, daha çoktur. Yaşamın iniş ve çıkışlarını kontrol etmeye ya da onlardan kaçmaya çalışmak yerine onlara teslim olduğunuzda, bu arada çok güçlü bir egzersizdir, yaşam enerjisinin akıntısıyla birlikte yüzmeye başlarsınız, akıntıya karşı değil. Bu da şöyle der, yaşamın tüm çileleri hoşnutsuz arzunun sonucudur. Bu ilkeler ego için hiçbir anlam ifade etmese de kendine güvensiz ve tehdit altında hisseden sadece egodur. Tüm biriktirmeler, saklamalar, tutunmalar, mücadeleler, dikkatli olmalar, riskten kaçınmalar ve sigortalar, egonun başına geleceklerden emin olmasından kaynaklanır. Çok fazla şeye tutunduğunuzda kaybedecek çok şeyiniz vardır. Hiçbir şeye tutunmazsanız kaybedecek hiçbir şeyiniz olmaz. Yüksek bilince dair pek çok şeyi bebeklerden ve hayvanlardan öğrenebilirsiniz. Hiç hayat sigortası alan bir hayvan ya da faturalarla kaygılanan bir bebek görmedim. Daha önce bahsettiğiniz gibi spiritüel savaşçı bir tür cennet bahçesine ya da mutluluğun bebeksi haline gerilemez. Bu sözde mutlu konum bilinçaltı yetersizliktir, cahillik olarak da bilinir. Savaşçı ego cehenneminden ayrılıp benzer bir mutluluk, güven ve akış haline hareket eder. Ancak bir kez daha başlangıç noktasına yaklaşarak aslında yeni bir bilinç farkındalığı ve yeterlilik seviyesiyle o noktaya ilk kez gelirsiniz. Eviniz değil, siz değişmişsinizdir. Dünyada farklı hiçbir şey görmez, duymaz, hissetmez ya da yaşamazsınız. Kendinize farklı bir şeyler görür, duyar, hisseder ve yaşarsınız. Gerçekle bütünleşmek için ego çılgınlığını aşmalısınız. İllüzyona dayalı güvenlik ve garantiler çocuksu egonun yemidir. Sizin ve benim bildiğimiz şey neye sahip olursanız olun, ne kadar çok şeyiniz olursa olsun asla yeterli olmayacağıdır. Ego sürekli emin ve mutlu olmak ister, hep daha çok güç ve oyuncak ister. En nihayetinde ego büyük bir hiç, sonunda ölecek hayal gücünüz ve hafızanızla kendiniz için yarattığınız bir imajdır.
Sonsuzluğu kucakladıkça akıntı ile yaşamaya başlayacaksınız. Egoyu ve onun küçük oyunlarını ve yetersizliklerini aşacak, daha yüce bir düzende yaşayacaksınız. Akıntı ile yaşamak hiçbir fiziksel garanti gerektirmez. Çünkü siz zaten öyle bir garanti olmadığının farkındasınızdır. Yaşamın güvenli ve sorunsuz olduğunu düşünüp her şeyini tek bir borsa düşüşünde kaybeden sayısız multimilyoner tanıyorum. Gerçek güç, güvenlik ve garantinin yalnızca içinizde olacağını anlamaktır. Yalnızca birkaç adım önünüzü görebildiğiniz ağır bir siste seyahat etmek gibi kendinize akışa bıraktığınızda elinizde olan işe odaklanırsınız. Her şey size spontane ve kusursuz gelmeye başlar. Güvende hissetme ihtiyacı sadece sosyalleştirilmiş bir inanç sistemi, tarih boyunca geliştirilmiş ve aktarılmış kötü bir alışkanlıktır. Bu bizim toplu bilincimize nereden geldi? Bebekler dünyaya güvende olmalıyım zihniyetiyle gelmiyor. İlk insanların da buna sahip olduğunu düşünmüyorum. Çocuklar kendileriyle ilgili hiçbir şeyden endişe etmezler. Aç olduklarında ağlarlar ve yemek gelir. Onların ihtiyacı olan her şey onlara verilmiştir. Savaşçı güvenliğinin bilinç halinden geldiğini ve diğer her şeyin fani ve geçici olduğunu bilir. Küçük ego neler olacağını bilmek ister ama sizin sonsuz benliğiniz zaten biliyordur. Egodan kurtulup hayata akışına göre yaşayarak etkileme, ikna etme ihtiyacı hissedeceksiniz. Sadece güvensiz ve hayali oluşlar tehdit edilebilir. Gerçek olan ebedidir. Artık hiçbir şeyi kanıtlamak gerekmez. Güçlüyseniz söylenecek bir söz yoktur. Konuşanlar bilmez, bilenler ise konuşmaz. Mücadelenin hiçbir zaman gerekmediğini fark ettiğinizde o sadece uzak geçmişte bir uygulama olur kalır. Yaşamın mücadele olması gerekmiyor. Yaşam ebedi bir dans, sonuna kadar oynanması gereken görkemli bir oyundur. Akışına bıraktığınızda mücadele yoktur. Sadece oynarsınız. Acele, tutku kılığına girmiş korkudur. Yavaşlamanıza gerek yok ama sakin olun. Güçle acele etmenize gerek olmadığını anlayacaksınız. Her büyük öğretmen ve aziz bize asla endişelenmememizi, zorlanmamamızı ve yarını tahmin etmeye çalışmamamızı öğretti. Spiritüel savaşçı acele edip endişelenen insanları görür ve bunun tutku kılığına girmiş korku olduğunu anlar. Ben gerçekten tutkuluyum diyebilirsiniz. Belki, dikkatli olun. Şüphe veya korkuyla hareket etmediğinizden emin olun. Gerçekten bildiğinizde asla mücadele etmez, endişelenmez, acele etmezsiniz. Bildiğinizde sadece güçle ilerler, gelecekle ilgili kaygıları geleceğe bırakıp ve şimdiki anı tüm görkemiyle yaşarsınız. Spiritüel savaşçının dünyasında ilerledikçe daha az plan yapacaksınız. İçgüdüsel bir şekilde yaşamanın zarif bir yolunu bulacaksınız. Bir kararla karşılaştığınızda kendinize sorun. Bana doğru geliyor mu? Bu uygulamam gereken bir karar veya eylem mi? Analiz egonun ürünüdür. Analiz yapmayı reddederek genelde egoya iyi kötü hiçbir anlam ifade etmeyen ama her zaman haklı olan o içgüdüsel mesajlara göre yaşarsınız. Sakin, merkezli ama toplu bir eylemin doğru zamanı vardır. Beklemek için zaman da var. Beklemek en az toplu harekete geçmek kadar güçlüdür. Egonuzun asla zengin olamayacak tek parçanız olduğunu anlayın. Ne biriktirirseniz biriktirin asla yeterli olmayacaktır. Her zaman daha büyüğü, daha iyisi, daha hızlısı, dahası olmak zorundadır. Ancak bilge gerçekte tek ihtiyaç olan şeyin neşe ve huzur, yaşam koşullarına bakmaksızın bir netlik ve sakinlik hissi olduğunu bilir. Rutin ölümdür. Kendiliğindenlik, araştırma, risk ve keşif, yaşam suyunun sıkıldığı meyvelerdir. Kusursuzluk kesin bir sonuç olarak değil, yaşama ve var olma hali olarak tanımlanır. Siz egonuzun size dünyanın olması gerektiği söylediği şeyi bırakın ve yaşamı olduğu gibi kutlamaya başlayın. Her şey kusursuz ve heyecan verici, yani olduğu gibi tanımlanır. Geleceğin ayrıntıları bilmediğiniz bir noktaya varıp bu noktada tamamen güvende olduğunuzda gerçekten zengin ve özgürsünüzdür. Emin bir şekilde kendinize yetebilen bir insan olduğunuzu söyleyebilirsiniz. İnanmaktan bilmeye ilerlersiniz. Spiritüel bir varlık olduğunuzu biliyorsunuz. Siz bedeniniz, duygularınız, kişiliğiniz ya da egonuz değilsiniz. Siz olağanüstü bir spiritüel güçsünüz. Sonsuzluğun eşsiz bir izisiniz.
Siz bedenin, duyguların ve zihnin karmaşıklıkları arasından kendinizi durdurulamaz, bereketli, sürekli büyüyen ve gelişen spiritüel bir güç olarak algılamak için yukarı doğru gelişen kutsal enerjisiniz. Siz sonsuzlukta yaşıyor ama keyifle insanlığı deneyimliyorsunuz. Güç yaşamı diriliştir. Gücün hızını, spiritüel farkındalığın ve gerçek bolluğun açılıştır. Akışta yaşamak mutlulukla nihayidir. Kendi sonsuz benliğinize öyle güzel demir atmış ki hiçbir şekilde tahmin ya da kontrol etme ihtiyacı duymayacağınız cesur bir arayıştır. Her gün enfes bir armağan, kutsal bir oyundur ve her yaşam inanılmaz bir macera ve fırsat deneyimler.